ile karşınızdayız. Güreşler birazdan başlayacak ve şu anda protokol konuşmaları yapılmakta değerli güreş severler. Bugünün anlam ve öneminin belirtmesi noktasında değerli büyüklerimiz protokol konuşmalarını yapmaktalar. Biz sizleri protokol konuşmalarıyla baş başa bırakalım. Daha sonra tekrar güreşleri anlatmak üzere birlikte olacağız. Hiçbirisi yenilmiş olmayacak. Her birisi şampiyon olacak. Çünkü bu memleketin çocuklarının her birisi şampiyondur. Hepinize bir kez daha selam, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Başkanımız bir çiçek takdim edecek Sayın Turunç'a. Sayın Başkanımız hem de günün anısına bir fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Buradayız efendim. Evet. protokol konuşmalarını tamamladı. Tabii hemen şimdi biz Sayın Turunç'u ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Konuşmalarından dolayı çok teşekkürler. Davullar, zurnalar çalıyor efendim. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur Başkanımız efendim. Şimdi burada tüm konukları selamlayacak. Davullar, zurnalar eşliğinde efendim. Evet. Alkışlıyoruz. Şimdi de Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur misafirleri için efendim. Hoş geldiniz. şu anda teşrifini sefalar buyurdular getirdiniz. Sivas Doğan Şahı Er Alkışlarımız Meydanı'na. Sizler için. Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası için Sivas'tayız. Doğan Şahı Er Meydanı'ndayız. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz, ulusal hazinemiz, güreş sembolümüz Ahmet Ayık ismine atfen tertip edilmekte. Şu anda da ekranlara Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur ve protokol üyeleriyle birlikte katılım sağlıyorlar. Misafirler efendim sizleri selamlıyor. 55. Doğan Şahı Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Festivali tüm coşkuyla, tüm güzellikleriyle devam ediyor. Pehlivanların efendim arasındayız. Bu güzel şampiyonada olmanın büyük mutluluğunu hep birlikte burada coşkulu bir şekilde yaşıyoruz. Evet efendim, alkışlar Sayın Şahin Hopur ve misafirler için. Evet. Aramızda olan misafirlerimiz efendim, Çınarlı Vakfı Başkanı İbrahim Akpınar ve Muhtar Mustafa Uğur beyefendiler buradalar. Sizler de hoş geldiniz diyoruz efendim. İşte bu güzel günde birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Efendim, Sarı Belediye Başkanı Sayın Fatih Çelik aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Başkanımız efendim bu güzel programa eşlik ettikleri için kendilerine ve misafirlerine çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz Sayın Çelik efendim. Biz alkışlarla uğurluyoruz efendim. 55. Doğan Şahı Türkiye Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Festivali bütün coşkusuyla devam ediyor. Evet, Avcıçayır köyü sakinlerimiz de efendim şu anda bizimle hoş geldiniz diyoruz. Dernek Başkanımız Dursun Navruz sizleri selamlıyor. Saygıdeğer misafirlerimiz, işte 55. Doğan Şahı Türkiye Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Festivali coşkulu, güzel bir şekilde devam ediyor.
davullar, zurnalar eşliğinde efendim gelen misafirlerimiz sizleri selamlıyor. Köylerden gelen misafirlerimiz var efendim. Evet, davulcu arkadaşlar sahne arkasından alalım sizleri, buyurun. Evet, bu tarafa gelelim, sahnenin arka tarafına. Evet, Çınarlı Köy sakinleri. Evet, şu anda oldukça yoğun bir katılım söz konusu. Hafik Çınarlı efendim. Hoş geldiniz diyoruz. Hafik ilçemizden efendim. Güreşseverler oldukça yoğun bir zurnacı arkadaşımız, katılım ortaya koydular. misafirlerimiz efendim. Az sonra zurnalar eşliğinde alt sikletlerde sizleri salınım başlayacak. Evet. Selamlamalarımız biraz efendim devam ettikten sonra protokol konuşmalarımıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kıymetli Doğanşarlı hemşerilerim. Hepinizi en derin saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. 4 yıl aradan sonra bugün burada Büyükler Türkiye Şampiyonası çok kıymetli ağabeyimiz, büyük şampiyon Ahmet Ay'ın adına düzenlemekten şeref duydum. Buradan Ahmet Ay şampiyonumuza, abimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün hastanede ziyaret ettik. Çok şükür taburcu oldu. Onun için de sevinçliyiz. Allah'ım şifalar versin diyorum. Bugün burada Allah izin verirse çok kaliteli güreşler izleyeceğiz. Son yılların en kalabalık ve en büyük baş pehlivanları, diğer alt boydaki şampiyon, Avrupa Dünya şampiyonlarımız er meydanında kol bağlayacaklar. Ben buradan şampiyonamızın kazasız belasız geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer katılımcılar, konuşmalar devam ediyor. Şimdi de Doğanşehir Kaymakamımız İsmail Yüksel Beyefendi efendim, alkışlarla kaymakamımızı efendim sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim, kocaman alkışlıyoruz. Değerli protokolümüz, Doğanşarlı hemşerilerim, kıymetli teyzelerimiz, kıymetli amcalarımız, sporcularımız, güreşçilerimiz, pehlivanlarımız, tüm köylerimizden gelen vatandaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben buraya geleli uzun süre olmadı ama ben de artık sizin gibi Doğanşarlı, Sivaslı oldum. Bugün buradaki bu kalabalığı, bu coşkuyu gördükçe ilçe kaymakamı olarak çok gurur duydum, çok mutlu oldum. Bazılarınızı ilk defa görüyorum. Buradan İstanbul'dan gelen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ya bu İstanbul'da ne var anlamadım ki. Sizler nerelerdesiniz? Özlemişiz sizleri valla. Köylerimizi, memleketimizi, buralardaki hatıralarımızı unutmayalım. Ata topraklarımıza, baba ocağımıza sahip çıkalım. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Her türlü isteğinizi, sorununuzu hemen hallederiz Allah'ın izniyle. Benim buradaki görev sürem dolduğunda belki bazılarınızla karşılaşamayabiliriz. Şimdiden Allah'a emanet olun. İyi eğlenceler. Sayın Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Alkışlarla efendim günün anısına bir fotoğraf karesi şöyle buyursunlar. Birlikte bir fotoğraf çekilecekler.
Bu arada İstanbul Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi eski muhtarı Osman Karaçam aramızdalar. Sizler de efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, protokol konuşmalarımız efendim Sayın Kaymakamın konuşmalarıyla son buldu. Evet, birazdan pehlivanlar tabii işte sahaya çıkacaklar. Burada güzel bir şekilde güreşecekler. Evet, biz efendim sözü cazgırlara bırakıyoruz ve sizlere de efendim bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek işte Ahmet Ayık Karakuşak Güreş Şampiyonası ve Festivali yoğun bir şekilde, coşkulu bir şekilde devam ediyor. Saygıdeğer misafirlerimiz, bu arada efendim program canlı olarak Kanal 58 ekranlarından yayınlanıyor. Onun da hemen bilgisi elimize ulaştı. Evet, burada gerçekleşen efendim bu güzel güreş festivali şu anda ekranları başında bizleri izleyenlere de selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Çok kıymetli protokol, çok değerli güreş severler. Güreşlerimize başlayacağız miniklerle. Minik pehlivanlarımı her meydanına davetimi arz ederim. Minikli pehlivanlarımız. Her meydanına. ...30, 35, 40 kilo minik pehlivanları... ...tırtıtlar giyilmiş, paçalar bağlanmış bir şekilde... ...her meydandaki yerlerinizi alınız. Büyükler, sizler de tırtıtlarınızı giyerek... ...her meydandaki yerlerinizi alınız. Hadi koç yiğitler. Minikler 30, 35, 40, 50 ve 55 kiloda güreşecek pehlivanlarımız her meydandaki yerinizi alınız. Değerli misafirlerimiz, şu anda güreşlerimizi canlı olarak yayınlanıyor. Canlı olarak izleyebileceğiniz kanalları sizlere arz ediyorum. 2 Türk TV, World Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15 TV şu an itibariyle güreşlerimizi canlı olarak yayınlamaktadır. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı talimatıyla güreşlerimiz yayınlanmaktadır. Siz değerli güreşlerimize arz olunur.
40. Evet değerli güreş severler, şu anda alt boylar çayıra çıkmak üzere. Alt sikletler daha doğrusu. 35 kilo. Daha sonra yavaş yavaş üst sikletlere ve baş pehlivanlığa doğru mücadeleler başlayacak. Tekrar ediyorum, burası Sivas Doğan Şaher Meydanı. Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz, güreşin sembol ismi değerli büyüğümüz Ahmet Ayık ismine atfen tertip edilmekte. Şu anda Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV.tv, Kanal 15 ortak canlı yayın ağındayız. World Türk TV'de daha sonra canlı yayın ağına katılım sağlayacak. Bu bilgilendirmeleri yapalım. Yine ayrıca Eğer Meydanı, güreşin hakkını verenler, Sadece Güreş, Pehlivan TV, Yağlı Güreş ve Güreş Hayatın Kendisi sosyal medya portallarından canlı olarak yayınlanacak. Evet kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer Sivaslı Doğan Şarlı hemşehrilerimiz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2024 yılı Faaliyet programında yer alan ve Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Sayın Ahmet Ayık onuruna düzenlenen Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet değerli misafirlerimiz, ata yadigarımız, peygamber sünnetimiz, Karakucak güreşlerimiz. Güreşlerimize başlamadan önce bu cennet vatan uğrunda serden geçen, candan geçen
aziz şehitlerimizin. Bu er meydanlarında yıllarca güreş tutmuş, Avrupa, dünya ve olimpiyat minderlerinde bu milletin gururu olmuş, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektirmiş, İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş olan, şimdi rahmete rahmana kavuşmuş olan tüm pehlivanlarımızın, tüm şampiyonlarımızın ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde dua ve güreşlerimizin başlaması. Ben Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı İmam Hatibimiz Sayın Bilal Uzun Hocama mikrofonu veriyorum efendim. Evet, milli ve manevi en güçlü geleneksel güreşimiz, atasporumuz. Güreşin en önemli ritüellerinden biri dua ile başlar, dua ile biter ve biz sözü değerli hocamıza bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evvela sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna, onun ruhunda bütün peygamberlerin, hanedan-ı ehl-i beytin evladı Resulullah'ın ruhuna, aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, bu meydanda toplanan, ahirette göçen tüm ahirette göçen mevtalarımızın ruhlarına, özellikle şu anda burada güreş tutacak kardeşlerimizin başarılı bir şekilde bu meydanlarda güreş yapmalarına ve bilhassa Allah rızası için. El Fatiha.
insanları teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Burası sıcak sıcak dayı. Şekeri var ya, bir gölge yer bilmem. Evet hocamız, Sayın Bilal Üzül hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, büyükler 65, 70, 75 ve 90 kilogram pehlivanları çok acele er meydanı dışında durumumuz. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman ile dolduran Yüce Allah'ın 99 ismiyle Hu Teûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız sözlerimize. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz Sayın Ahmet Ayık onurdan düzenlenen Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonumuza benden selam olsun. Beni büyüten, yetiştiren, bu er meydanlarına gönderen babama ben de bugün burada konuşacağım. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş Beyefendi ve tüm Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ailesi adına çok uzak yollardan geldik. Yollar hüküm. Naçizane mikrofondur elimde yüküm. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler, hepinize selamların en güzeli olan Yüce Rabbül Alemin'in selamıyla cümleten selamünaleyküm. Minikler 35-40 kilogram ön eleme pehlivanları. Pehlivan! Aslınızda pehlivan, leslinizde pehlivan, sizlere derler, pehlivan oğlu pehlivan, analar çeker zahmeti, babalar bilir kadir kıymeti, hepimiz iki cihan serveri, Muhammed Mustafa'nın ümmeti, Avrupa sarayları yıkıldı oldu harap, kaftan kafa hükmeyledi, parmaksız koca Arap, ona da kalmadı bu meydan. Koç yiğitler, sizlere de, bizlere de kalmayacaktır bu meydan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, şimdinin küçüğü, geleceğin büyüğü, geleceğin Ahmet ayıklarına, koç yiğitlere, eller hazır mı? Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah kuvvet versin. Kavullar. Büyükler 65, 70, 75 ve 90 kilo pehlivanları. Tırtıklarınız giyilmiş, paçalarınız bağlanmış bir şekilde. Her meydandaki ellerinizi alınız. Hadi koç yiğitler. Baş pehlivanlarımız cetvel hakemiyle gelerek kurallarınızı çekiniz. Baş pehlivanlar cetvel hakemiyle gelerek kurallarınızı çekiniz. Davullar, davullar, davullar. Evet kıymetli misafirlerimiz,
az evvel de bahsettiğimiz gibi güreşlerimiz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Büyükler Karakucan Türkiye Şampiyonası. Şu anda huzurlarınızda mücadele etmekte olan minik pehlivanlarımız teşvik amaçlı güreş yapmaktadırlar. Allah'ın izniyle bu mini Türk aslanlarından nice Ahmet Ayıplar, Taha Akgüller, Hamza Yerlikayalar, Sebahattin Öztürkler çıkacak inşallah. Şu koçliklerimize şöyle coşkulu bir alkış istirham ediyoruz. Bugün yapılacak olan Büyükler Karakucan Türkiye Şampiyonası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Karakucan müsabaka talimatı hükümleri gereğince yapılacaktır. Bu müsabaka hükümleri gereğince miniklerde müsabaka sürelerimiz 4 dakika, büyüklerde müsabaka süreleri 8 dakika. Baş pehlivanlarımızın normal müsabaka süreleri 10 dakikadır. Her türlü eşitlik durumunda süre mefhumu olmaksızın ucu açık olmak kaydıyla altın puan uygulamasına geçilecektir. İlk puanı alan pehlivanımız galip ilan edecektir. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Karakucan müsabaka talimatı hükümleri gereğince pehlivanlarımız her meydanında üstler yalın, ayaklar yalın bir vaziyette standartlara uygun pırpıt ile güreşmek zorundadır. Kasnaklı, beri lastikli, standartlara uygun olmayan pırpıtla güreş yapmaları talimat hükümleri gereğince kesinlikle yasaktır. Siz saygıdeğer misafirlerimizin, pehlivanlarımızın bilgi ve bilgilerine arz olur. Bünyamin Hocam sendeyiz. Davullar. Çok kıymetli profesör, çok değerli güreş severler, minikler 45, 50 ve 55 kilo ön eleme turu. Pehlivanım yiğittir, merttir namerte nispet. Ne de güzel yakışır pehlivanımın ayağına kismet. Vur davulcu vur davula çıksın sesi. Kırılırla şah taksın pehlivanımın düz sesi. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit, Türk aslanlarına, geleceğin şampiyonlarına hep birlikte alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tamam versin. Allah. Gelmiyor mu Kalender abi? Yok. Niye bir cevap vermiyor onu söyledin? Kalender abi bana şey yapabilir misin? Geliyor mu? He? Aç sesini aç. Adamın sesini dinle. Tamam. Büyükler 65 kilogramda Özgür Gök, Mehmet Ali Kesti, Süleyman Konak, Emrullah Doğan. 70 kilogramda Emre Keleş, Faruk Kırtepe, Hamza Alaca, Şehzade Selim, Halil Gök, Halil Gül, Doğukan Korkmaz, Seçkin Kılıç, Akın Ulutaş. 75 kilogramlar Ferhat Hasan Köse, Ferhat Kılıç, Fatih Yıldırım, Ali Oktar, Utku Doğan, Abdurrahman Karadelioğlu. 90 kilogramlar Özgür Takiz, Hamza Ali Küçük, Şahin
Orhan Kır, Kemalcan Avcı, Ali Oktay Dağlı, Fatih Erdi, Halil Kaya, Metehan Kertmen, Mehmet Deniz. Bu ismini okumuş olduğum pehlivanlarım ön eleme müsabakaları için çok acele hemen gol ayrımı mahallinde yerlerinizi alın. Telefon var. Evet değerli güreş severler, alt sikletlerde kıran kırana mücadeleler başladı. Kıymetli protokolümüz, Değerli güreş severler. şu anda güreş alanımız her meydanında bu toprakların evladı, bu topraklarda bu her meydanlarında Alt sikletlerde kıran kırana mücadeleler söz konusu. Sivas'ımıza, Burası Türkiye'mize, Sivas Doğanşar Avrupa'da, dünyada Er Meydanı. ve olimpiyatlarda birçok madalya getiren şampiyonlarımızı, pehlivanlarımızı sizlere arz edeceğiz. Avrupa, dünya şampiyonumuz. Evet, röportajlarımız da yapılacak birazdan. Her meydanında. Evet, alkışlıyoruz şampiyonumuzu. Şampiyonu hoş geldin, sefana getirdin. Yine güneş alanımız her meydanında Avrupa şampiyonumuz. Evet, alt boylarda, alt sikletlerde mücadeleler devam ederken değerli güreş severler, Ekin Türk TV, World Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15. Coşkulu alkışlarınızla hoş geldiniz, sefana getirdiniz. Yine güneş alanımız her meydanında Ve canlı yayın kabinimize çok özel bir konumuz geldi değerli güreş severler. Hani yiğitler çayırda kapışır ya, futbolda da kulüplerde de yapmış olduğu o çok büyük başarılı yöneticilikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği yapan şu anda çok değerli büyüğümüz Sivas'ın öz ve öz evladı Sayın Mecnun Okyatmaz canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Er Meydanı'ndayız ve sizler de yöneticiliğin çayırlarında Er Meydanı'sınız aynı zamanda. Öncelikle Atasporumuz adına duygularınızı paylaşabilir misiniz efendim? Buyurun. Yine milli güreşçilerimizden Mehmet Ali Atar güreşçilerimiz Er Meydanı'nda. Yine milli güreşçilerimizden Fikret Hayaz. Yine güreş alanımız Er Meydanı'nda. Çok büyük desteğiniz var. Evet. Zafer Taşbülak güreş alanımız Er Meydanı'nda. Yine güreş alanımız Er Meydanı'nda Nuri Ayıp hocamız. Yer ediyor Mehmet Ayıp hocamız. güreş alanında. Gerçekten hocamız. güreşe çok değer veren bir bölge. Ben de bu bölgenin bir insan olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Demin başkanımla biraz sohbet ettik de futbolu izlemekten zor bu çok güreş olduğu zaman hangisine odaklanacağınızı bilemiyorsunuz ve bazı güzel anları, enstantaneleri de kaçırıyorsunuz. Gerçekten bunu takip etmek çok zor. Gerçekten büyükler bugün buradalar, Er Meydanı görüyorum da hepsi fizik olarak da hazırlar. Sürekli de güreşiyorlar Türkiye'nin her yerinde. Bu da çok önemli. Atasporumuzu yaşatıyorlar. Bugün de buradalar. Çok güzel maçlar oluyor. Hepsini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bu organizasyon bir güreş sembolü ismini atfen çok değerli Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ulusal hazinemiz Sayın Ahmet Ayık ismini atfen tertip edilmekte. Yakın zamanda bir rahatsızlık geçirdi. Siz açılış konuşmasında geçmiş olsun dileklerinde bulundunuz. Yeni Ahmet Ayıklar ve Ahmet Ayık özelinde cümleniz var mı efendim? Buyurun. Ahmet abi yöremizin yetiştirdiği en değerli insanlardan bir tanesi. Hatta başında gelen dünya ve olimpiyat şampiyonu. Buraya geldi şeylere katılmak için, festivale katılmak için, ancak herhalde bir hava değişimini etkilemiş olacak ki bir rahatsızlık geçirdi ve hastanede kontrol altına alındı. Şu anda iyi. Şu anda iyi. Buraya gelmeden önce telefon açtım hal hatır sormak için.
herkese, tabii dolayısıyla izleyicilerimize, dinleyicilerimize de çok çok selamları var. Bizim için gerçekten büyük bir duayen. Ulusal hazinemiz. Ulusal hazinemiz. Kendisine acil şifalar diliyorum ve bu organizasyonda onun adına tertiplenen bir organizasyon olduğu için buradan geçen herkes de her güreşçi de Ahmet abinin emeği olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah gerçekten yerini doldurmak çok zor ama bu meydandan da onun gibi büyük sporcular çıkarlar. Daha sonra tabii yöremizden daha dünya ve olimpiyat şampiyonumuz da var. O da güreşi bıraktı. Onu da son madalyasından dolayı da tebrik ediyorum. Harika, harika. Ayrıca kendisi de Avrupa'da, dünyada, olimpiyatta elde etmiş olduğu başarılar sonrasında değerli Taha Akgül o bilgi ve birikimini artık atasporumuz güreşe yeni Taha Akgül'le Rıza Kayaplar kazandırma adına çok ciddi bir misyon üstleniyor. Yakın zamanda da açıklama yapacak. Siz Sivaslı ve ülkemizin güreşte özellikle çok büyük değerlerine hep sahip çıkıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Taha Akgül'e de desteğiniz söz konusu olacak mı efendim? Tabii ki Taha Akgül zaten sadece Sivas Spor'dan çok önemli bir özdeşleşti. Spor insanı, evet. Kendisinde defalarca açıklaması var. Defalarca biz de bir araya geldik. Kendisiyle hem Türk spor hakkında hem güreş hakkında sohbetlerimiz oldu. Artık bize daha fazla kendine değil de yani spora adına kendine vakit ayırmaya değil de genelde Türk güreşine vakit ayırma fırsatı bulacak. Mutlaka önümüzdeki dönemde de beraber bir çalışmalarımız söz konusu olacaktır tabii ki. Onun engin tecrübelerinden gençlerimizin mutlaka faydalanırız. Evet, ben şuradan devam edeyim. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Protokolde oldukça yoğun. Futbolda Sivas hakikaten sizin omuzlarınızda çok güçlü bir şekilde, tabii ki ekibinizle birlikte çok yüksek seviyelere geldi. Güreşte de bireysel olarak çok başarılı. Ancak Sivaslı gençlerimiz Aski'de, işte Buski'de, İstanbul'da yani büyük kulüplere göç veriyor. Ama artık Sivas'ta bir kulübümüz var. Dolayısıyla artık Sivas'ın öz ve öz evlatları Sivas'a ait olan bir kulübün adına güreşecekler. Bu noktada ne hissediyorsunuz ve Sivaslar neler hissediyordur efendim? Burası çok önemli çünkü. Sivas spor özelinde şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten salon sporlarına önem vermem gerekiyor. Ancak futbolun popülizmi ve ona harcanan emekle geriye bir şey kalmadığını söyleyebilirim. En büyük pişmanlığım 20 sene Sivas Spor'da başkanlık yapmış olmama rağmen voleybol, basketbol, boks ve güreşte departmanlarımızı güçlendiremedik, kurup güçlendiremedik. Bundan da çok pişmanım. Futbolun sıcağına çok fazla daldık. Orada başarılara kilitlendik. Dolayısıyla burada çok fazla hizmetimiz olmadı. Ama inşallah bundan sonra futbolun şartlar düzeldiğinde Sivas Spor'un branşlarda mutlaka el atması gerekiyor. Bazı altyapılarımız hazır. Salonumuz, tesislerimizin içinde bir spor salonumuz var. İnşallah önümüzdeki dönem sizin de söylediğiniz eksiklikleri gideriz. Bana birisi bir eleştirmek istiyorsa buradan eleştirebilirim. İnanın öz eleştiriye ne kadar açık olduğunuzu, insani ve vicdani noktalarda da değerlerinize ne kadar sahip çıktığınızda işte buralarda burada olmanız bile bence çok çok önemli. Özellikle ben tarih edinde Kırkpınar'da ben bugünden sizi davet etmek istedim. 2025 yılında bir altın kemer yılı olacak. Çünkü Sivas bir yiğitler şehri ve Sivas'ı temsil eden büyüklerimiz de er meydanlarında da ya da uluslararası şampiyonalarda hep olduklarında sporcularımız çok büyük bir motive oluyorlar. Çünkü samimi bir ortam oluyor. Dolayısıyla ben bugün burada olmanızı çok çok kıymetli buluyorum değerli Mecnun Başkanım. Ayrıca çok büyük bir misyonunuz da var, vizyonunuz gereği. Türk TFF Başkan Vekilisiniz. Oradaki durumlar nasıl? Biraz güreşin dışında oraya konuşalım. Çok zorlu bir yola girdiniz Sayın Başkan'la birlikte, Hacı Osman'la birlikte. Şu andaki durumunuz, futbolun durumu nasıl efendim? Buyurun efendim, oradan devam edelim. Öncelikle şunu söylüyorum, bu hafta milli maç haftası. Evet. Basında Başarılar diliyoruz.
önce deplasmanda, daha sonra da İzlanda'yla İzmir'de bir karşılaşma yapacağız. Milli oyuncularımıza buradan başarılar dilemek istiyorum. Biz gerçekten bazı eksiklikleri başkanlar olarak ikimiz de İbrahim Başkan'la ben de kulüp başkanlığı yaptığımız için futboldaki eksiklikler en azından kulüpler açısından olan eksiklikleri yapılması gerekenlerinin farkında olan iki başkan spor adamısınız değil mi? Spor adamıyız öyle diyelim. Bununla birlikte yaklaşık 5 tane daha çeşitli liglerde kulüp başkanlığı düşünüldüğümüzde başkanlığı şunu gösteriyor ki onun içinden gelen insanlar belediyelerimiz tarafından sorunları biliyorlar düşüncesiyle teveccüh yapıyor. Sporun kodlarını en iyi bilenlerdensiniz. En iyi bilenlerdeniz, yönetimimizle birlikte bazı eksiklikler vardı. Bunları toparlamamız gerekiyordu. Son yıllarda biliyorsunuz futbolda çok değişik olaylar söz konusu oldu. Bazı maçlar yarıda kaldı, bazı çok önemli protestolar söz konusu oldu. Bir güven eksikliği söz konusuydu. Biz bir araya gelerek bir güven eksikliğini ortadan kaldırmak, adaleti tesis etmek tek amacımız. Milli takımlarda, federasyonda biliyorsunuz önemli olan milli takımların başarısı ve hakemlerin performansı. Evet. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Gerçekten gençlerimiz çok iyi. Milli açıdan Dünya Kupası finalleri açısından çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hakemlerde çok önemli sorunlar vardı. Bazı yozlaşmalar söz konusuydu. Şimdi burada yapacağımız bazı hamlelerle başladık yapmaya. Artık yeni hakemler, yeni yüzlerle birlikte onlara iyi bir eğitim göstererek Türk futbolunu onlara emanet etmek istiyoruz. İşimiz kolay değil. Gerçekten bazı engeller de söz konusu olabiliyor ama hepsini aşacak güçte ve kararlılıktayız inşallah. Evelallah. Bunları halledip bu sene özellikle bu seneden başlamak üzere önümüzdeki yıllarda çok daha adaletli bir federasyon yönetimi bizim sözümüz en büyük. Değerli başkanım, ben güreş spikeriyim. 36 yıl meydanını güreştim ama sporu da çok yakinen takip ediyorum. Spor kamuoyu sizden çok umutlular. Çünkü yıllardır halının altına süpürülenleri siz bir bir temizliyorsunuz. Dolayısıyla çok ciddi bir misyonunuz var. Son olarak şuradan veda etmek isterim ki Salı günü yine Sivas Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Adem Uzun himayelerinde ikincisi düzenlenecek. Kim? Evet. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen. Evet. Sivas'ta çok büyük bir kara kucak organı düzenlenecek. Oraya da iştirakınız söz konusu olacak mı? Zamanınız el verecek mi Sayın Başkanım? Çünkü olmanız çok kıymetli. Buyurun. Şimdi davet ettiler. Bugün öyle mi? Haberim oldu. Harika. Maalesef atlamışım. Herhalde daha sonra davet etmeyi düşünüyor. Şimdi burada davet etmeyi düşünüyorlar. Şimdi davet ettiler. Programımı ayarlamaya gayret edeceğim. Çok değerli büyüğüm Muhsin Başkanım. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Adının geçtiği her yerde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rahmetli benim çok değer verdiğim, çok özel sohbetlerimiz olan bir büyüğümdü. Ondan çok faydalanıyordum. Keşke olsaydı bize engin tecrübelerini aktarmaya devam etseydi. Ama nasip kısmet bir yol açtı, bir isim bıraktı, bir örnek bir karakter ortaya koydu. Onun şimdi yetiştirdiği birçok Alperen onun hedefinde ilerliyor. Aslında bir anlamda misyonunu da tamamladı diye çok belki hizmetleri olabilirdi ama misyonunu tamamladı. Bu gençliğe bu emaneti bıraktığını düşünüyorum. O yüzden tekrar rahmetli anıyorum. Dediğim gibi onun adının geçtiği her yerde olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah o güreşlere de katılırım inşallah. İnşallah değerli güreş severler, Ekin Türk TV, World Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15 ortak canlı yayın ağında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilimiz, çok değerli başkanımız Sayın Mecnun Ötyakmaz dedi ki biz tüm sporlar branşların yanında olacağız. Özellikle güreşi de bu noktada öne çıkardı. Salı günü inşallah Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşleriyle Sivas'ta başkanımız Adem Uzun himayeler tertip edecek ve kendisini protokolü olan çok samimi ve içten açıklamalarda bulundu Sayın Başkanımıza. Teşekkür ediyoruz. Ermeynaklı güreşlerle baş başa bırakıyoruz. Eklemek istediğiniz var mı Sayın Başkanım? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler. Çok sağ olun, var olun. İllallah Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Allah devam.
Evet minikler 40, 45 ve 50. Arkadaşlar 3 çift pehlivanımız güreşecek. Minikler 50 kilogram pehlivanı Buğra Batuhan Duman. Buğra Batuhan Duman çok acele er meydanımıza. Evet yine şu anda er meydanımıza Adana Türk Güreş Vakfı Başkanımız Sayın Mustafa Dönmez Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Muhammed Berat Sönmez. Minikler 40 kilogram pehlivanlarımızdan Adana bölgesinden Muhammed Enes Sarı. Muhammed Enes Sarı son çağrı.
Davullar, davullar. Baş pehlivanımız Hasan Taha Küçük. Hasan Taha Küçük. Çok acele er meydanında bekleniyorsunuz. Hasan Taha Küçük. Evet, baş pehlivanımız Hasan Taha Küçük son çağrı. Çok acele er meydanında bekleniyorsunuz. bulunmakta. Sayın misafirlerimiz, Salı günü yapılacak olan güreşleri takip eden misafirlerimizi lütfen boş Sivas alanlara geçmelerini, tribünlere Büyükşehir Belediyesi Sayın Adem Uzun himayelerine tertip edecek olan Salı günü ikincisi düzenlenecek Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerine de teşriflerini yapacaklarını müjdeledi. Davullar. Davullar, davullar. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, kuralları gereği baş pehlivanlarımızın ön eleme turunu yapıyoruz. Bir çift baş pehlivanımız ön eleme turu yapacak. Ondan sonra akabinde baş pehlivanlarımız Doğanşan Her Meydanı'nda kıran kırana güreş yapacaklar. Baş pehlivanlarımızı sizlere arz ediyorum. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı, milli güreşçi Fatih Yaşarlı, Dadaşlar Diyarı Erzurum.
milli sporcularımızdan Hasan Taha Küçük Çoruh. Hani Ali, hani Veli, hani Kurtdereli, pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza'dır veli. En gür deryatır, Osmancık'ta sarı satır. Pehlivanım, pehlivanım, piller aşkına kısmet taşı. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlık, ön eleme turuna. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah derman versin. Evet değerli yönetmenim, baş pehlivanların ön elemesi. Bir çift şu anda çayırda huzur peşrevindeler. Evet, şu anda ekranlara geliyor. Değerli yönetmenim, Fatih Yaşarlı'yı ön eleme yapacak. Evet, şu anda huzur peşrevindeler. Bu güreşi bir kadraja mutlaka alalım. Fatih Yaşar ekranın solunda şu anda. Mavi pırpıtlı milli güreşimiz ağır siklette Fatih Yaşarlı. Şu anda Fatih Yaşarlı ön eleme turunda. Bu demek oluyor ki bu mücadeleyi kazanan son 32'de güreşecek. Birçok isimler var değerli güreş severler. Serhat Elvan gibi Kırkpınar'ın baş altında favori isimlerinden. Elmalı'da halen baş pehlivanlık şansı yüksek Serhat Elvan'ın. Daha sonra Paşa Ekrem Karabulut burada mı bilmiyorum. O da az önce baş pehlivanlar kura çekimindeydiler. Ve mücadele başladı. Yeşil pırpıtlı Fatih Yaşarlı. Hasan Taha Küçük Çorum'dan Fatih Yaşarlı'nın rakibi siyah pırpıtlı değerli güreş severler. Evet, ekranlarda Fatih Yaşarlı mücadelesi. Tekrar ediyorum. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15 ortak canlı yayın ağındayız. Değerli güreş severler. Ayrıca Er Meydanı, güreşin hakkını verenler, Sadece Güreş, Pehlivan TV, Yağlı Güreş Pehlivanları ve Güreş Hayatın kendisi. Sosyal medya portallarından da takip edebilirsiniz. Ayrıca değerli güreş severler, yarın Antalya Korkuteli yağlı pehlivan güreşleri yapılacak ve tüm baş pehlivanlar yarın orada kol bağlayıp güreş tutacaklar. Değerli büyüğümüz Sayın Hamdi Sarıcan'ın çok büyük katkılarıyla Korkuteli yağlı pehlivan güreşlerini yarın Akdeniz'in Kırkpınarı olarak tertip edilecek değerli güreş severler. Belediye başkanımız sahne yanında büyük katkı sağlıyor tertip komite başkanı olarak. Osman Ayık aramızdalar. Osman Ayık hoş geldiniz diyoruz. Alkışlarla efendim biz kendilerine efendim şöyle oturmak için protokol bölümünü alalım. Daha sonra bir konuşma kendisine söz vereceğiz efendim. Evet Sayın Osman Ayık hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Alkışlarımız Ahmet Ayınoğlu Sayın Osman Ayık için. Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran. Buyurun. Çok genç, pırıl pırıl bir belediye başkanı Saniye Caran. Antalya Korkuteli Belediye Başkanı. Davullar. Fatih Yaşarlı mücadelesi, baş pehlivanlıkta ön eleme mücadelesi. Bu turu geçen son 32'ye kalacak.
Şu anda birçok mesajlar var. Mesajlar özelinde özellikle geçen hafta Ankara Keçiören Belediye Başkanı Doktor Sayın Mesut Özarslan'ın tertip ettiği Keçiören Bağlımer Meydanı'nda yaşanan Karakucak Şampiyonası'nda halen hafızalarda Feyzullah Aktürk başpehlivanlığa ulaşmıştı. Ve salı günü de Sivas Belediye Başkanı Sayın Adem Uzun himayelerinde tertip edilecek. Muhsin Yazıcıoğlu, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen ikincisi düzenlenecek salı günü değerli güreş severler. Davullar, davullar. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. Minikler 40 kilo çeyrek final. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Davullar devam. Evet, şu anda Sivas Doğanşar Er Meydanı'ndayız. Dörtlü ekranda güreşleri alalım değerli yönetmenim. Sağ üst kadrajda, sol alt kadraj aynı mücadele. Çayır'da 4 tane mücadele var. Alt sikletlerinde mücadeleleri sürüyor. İkili de alabiliriz ekranı. Yusuf Polat, iyi günler diliyoruz. Güzel insanlar güreşimize başarılar demiş Polatlı'dan Yusuf Polat. Teşekkür ediyorum değerli büyüme. Ahmet Demirci kolay gelsin demiş. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler, minikler 45 kilogram ikinci tur. Çeyrek final 8 pehlivan. Tamamı güreş yapacak inşallah. Pehlivan, Koca Yusuf denen bir acı kuvvet. Yeterdi tüm cihana o kara Ahmet. Yağlanmış vücutlar, ayaklarına kısmet. Yiğidin resmini çiz bizim elde. Çıkınca meydana o çolak mümin, kayardı hasbının altında zemin. Yenemedi kimseler ederim yemin. Başkadır güreşte, hız bizim elde. Başpehlivanlıkta ön eleme mücadelesi sürüyor. Fatih Yaşarlı, yeşil pırpıtlı. Şimdinin küçüğü, geleceğin büyüğü, mini Türk aslanlarına Doğanşar
Eller hazır mı? Taha Küçük mücadelesi. Taha Küçük siyah pırpıttı baş pehlivanımız. Öpülesi ellerinizdeki o güzel alkışlar. Hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah kuvvet versin. Evet değerli güreş severler. Baş pehlivanlıkta ön elemede şu anda ekranlarda Fatih Yaşarlı, Taha Küçük kapışması, son 32'ye kalma mücadelesi ve canlı yayın kabinimi bu güreşlerin yapılmasında baş mihmandarlığını yapan Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Öpür canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yine bir yer meydanındayız ve Ahmet Ayık, Türk güreşinin sembol pehlivanı, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu ismini atfen yapılan organizasyondayız. Duygularınız nelerdir efendim? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. Büyük şampiyonlarımızın, Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonlarımızın adına güreşleri düzenlemek için bu fikri ortaya atan Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e öncelikle teşekkür ederim. Aynen burada nasıl Ahmet Ayık'ın adına yapıyorsak işte şalvar güreşinde o yörenin Avrupa şampiyonu Bekir Bükü adına, diğer aba güreşimizi o yöredeki deprem şehidi güreşçilerimizin adına gibi bu Türkiye şampiyonalarımızı adlandırdık. Yine bu projenin fikir babası da İbrahim Türküş Başkanımız. Sizin aracılığıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Bugün burada normalde Büyükler Türkiye Şampiyonası'ydı. Ama bu yörelerimiz bizim Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Çorum gibi yörelerimiz Karaguzak güreşinin, minder güreşinin menbaı olan bir yerler. Biz dedik burada bir de altyapı teşvik için miniklerimizi koyalım. Zenginlik oldu hakikaten. Çok zenginlik oldu. Esas zaten burada amacımız altyapı, bizim genellikle sizinle sık sık yayınlarda görüştüğümüzde benim en çok önem verdiğim bu güreşin şeyinde altyapı. Çünkü hep şunu söylüyor Sayın Başkan Vekilimiz, temelleri sağlam atacağız. Kesinlikle bu işin altyapısı olmazsa ileriki yıllarda biz millet olarak, güreş camiası olarak çok sıkıntı çekeriz. Zorluk çekeriz. Şu anda ben o sıkıntıyı görüyorum. Altyapı sıkıntımız var. Allah'ın izniyle yani bize düşen kısmında Karakucak minder güreşinin altyapısıdır. Biz de oradan yetiştik. Şampiyon abilerimiz de oradan yetişti. Ve bu işin şeyi budur. Karakucak'tan yetişir. Onun için biz yine burada ekranlarda söyleyeyim. İbrahim Başkanımızla da istişare yaptık geçen yayından sonra. Ben devamlı bunları ekranlarda söz verdiğim için Şahan kardeşim şu sözünüzü inşallah yerine getirelim. 2025'te miniklerin, yıldızların Karakucak Ligi'ni başlatalım dedi. O müjdeyi de tekrardan verin. Harika. Bunu harika. Ata hocam da geçen bana sosyal medyada yazmış. Ata Karadaş hocam, evet. Evet. Allah'ın izniyle bizim ağzımızdan çıkan söz Evelallah. sözdür. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyiz. Minik ve Yıldızların Ligi'ni başlatacağız. 2025 yılının inşallah Mayıs aylarında altyapıyı güçlendirmek amaçlı. Kaç etaptan oluşacak Sayın Başkanım? Bir taslak var mı? Şu anda en az planlanan 8 hafta. Harika. Yani en az planlanan 8 hafta. Yani bir ilk hafta başlayacak heyecan 8 hafta sürecek. Bakın işte hani yağlı güreşte o CV Enerji yağlı güreş ile kazanılan o popülarite var ya, değer ve saygınlık var ya ve kazanım. İşte aynısı da Sayın Başkanımızın hayalleri bir bir gerçek olacak ve hayal denilenler bir bir hayata geçiyor. Tabii yani burada lig yapıp sadece çocukların maç tecrübesi artsın amaçlı sadece bu yönden değil. Bunun yine lansmanını, ödülünü, sonundaki elde edeceği sadece maddi şampiyonluğu neyle taçlandırırız. Bunların da şeyi var şu anda bizim planlamamız içerisinde. Bunların hepsi düşünülüyor. Sayın Başkanım araya gireceğim. Az önce
TFF Başkan Vekilimiz Sayın Mecnun Ot Yalkmaz dedi ki ben bugün buraya geldim. Salı günü de Sayın Muhsin Yazıcıoğlu merhum atfen yapılan oraya geleceğim. Beni eğer eleştireceklerse ben çok yoğunlaştım futbola ama Ataspor'umuza da destek vereceğim müjdesini verdi. Şimdi böyle bir altyapı projesinde de değerli büyüğümüzün kayıtsız kalması mümkünatı yok. Allah bereket versin. Bugün bereketli başladık. Evet. Böyle devamı gelecek. Tarık Sarvan gibi bir yiğidimiz var. Aynen. Yağlı güreşte, Karakucak'ta, Aba Şalvar'da da böyle yiğitlerimiz olması gerekiyor. Buyurun efendim. Tabii birçok belediye başkanlarımız bunu kendileri dile getirdi. Karakucak Ligi diye. Aslında onlar büyüklerden başlanmasını söyledi ama biz büyüklerden başlarsak bu işe Karakucak yağlı gibi değil. Karakucak daha çok biraz minderle ortak gittiği için bunun planlamasını iyi yapmamız lazım. Karakucak Ligi'nde yaparız ama dediğim gibi bunun önce altyapısını oluşturmamız ileriki yıllarda 2026 gibi 2027 gibi Allah izin verirse Karakucak Ligi'nde oturturuz büyüklerle ama yine söylüyorum bu işin esas olmazsa olması altyapıda minikler çocuklarımızın bol bol maç yaptırıp bu çocukların tecrübesini arttırmak olacak. Evet Sayın Başkanım birçok projeleriniz var ama ben bunu da çok önemsiyorum. Özellikle Karakucak'ta mesela Salı günü Sivas Belediye Başkanı Sayın Adem Uzunyamayları'nı tertip edecek olan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu isimli atfen yapılacak Karakucak'ta uluslararası bir nokta da var. Oraya yabancı güreşçilerimiz gelecek. Bir anlamda milli şuurla bizim yiğitlerimiz ve diğer ülkelerin de pehlivanları kapışacak. Şimdi sizin hayaliniz hep bunu uluslararası alanına yaymaktı. Bu noktada da bir test verecek mi aslında Salı günü Karakucak güreşimiz? Tabii bu konuda gerek Sivas şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu adına düzenlenen güreşimizde gerekse Darin'de de güreşimizde yabancı sporcular bulunacak. Bu da tabii bizim gelecek önümüzdeki yıl Allah izin verirse yapmayı planladığımız bu sene sonunda da çalıştayını yapacağımız Karakucak Dünya Şampiyonası'nın bir ön çalışması gibi olacak. Bir test edeceğiz değil mi kendimizi? Bir test edeceğiz. Harika. O sporcular, yabancı sporcular buna kendini adapte edecek. Gittiği ülkelerde yayacak. Biz bu Karakucak Dünya Şampiyonası'nı anlatacağız onlara. Olacağını söyleyeceğiz. Buralarda uluslararası katılım olması da çok iyi oldu. Buradan Sivas Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Daren'de de yine bunu söylemeden geçmeyeceğim. Birçok Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu bağrından çıkaran Sivas ilimizde maalesef ki 20 yıl boyunca Karakucak güreşleri yapılmaz olmuş. Geçen yıl benim İbrahim Türküş Başkanıma bunu söyleyip Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı biz Sivas'ta yapalım. Bunun temelini atalım. Allah'ın izniyle güreş camiamız bunu devam ettirir. Düşüncesiyle ve başkanımın da katılımıyla geçen yıl ilk defa birincisini yaptığımız şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı bu yılda Adem Uzun belediye başkanımızın sürdürmesinden çok mutlu olduk. Ondan dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki yıllarda da gelecek siyasilere örnek olur. Sivas, ben Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'ta güreşin menbaı olan bir il. Sivas gibi, Kahramanmaraş gibi, Tokat gibi, Çorum gibi, Adana gibi illerimizde Karakucak güreşi biterse bunu buraya not alın, Türk güreşi biter. Uluslararası alanda. Uluslararası alanda Türk güreşi biter. Bizim kendi küçüklüğümden hatırlarım ben. Kahramanmaraş kendi bölgemde en az 15-20 Şalvar ya da Karakucak Festivali olurdu. Kendiniz geldi başkanım. Buyurun. Sadece Kahramanmaraş'ta olan. Ha çok şükür biz Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak 2022'de göreve başladıktan sonra Karakucak güreşlerimiz de geçen yıl 70'in üzerinde oldu Türkiye çapında. Yani birden bir artış oldu. Bu sene de aynı. Bu sene de yağlı güreşle kafa kafaya yapılan organizeler. Çoğunluk olarak söylüyorum. İnşallah bu her geçen yıl üstüne artarak devam edecektir. Ya bunu gerek bürokratlarımız, gerek siyasilerimiz, güreş camiasının dışındaki arkadaşlar şöyle
algılamasın. Yani bu organizasyonların çoğalmasıyla bize ne faydası var? Olmaz. Bu organizasyonlar ne kadar çoğalırsa o kadar Avrupa Dünya Şampiyonu çıkacak sporcumuz çoğalır. Müsabık olacaklar çünkü. Müsabık Bunun olacaklar. hep altını çiziyorsunuz eski bir baş pehlivan tabii olarak. Bunların, bu çocukların tecrübesini kazanacağı başka bir alan yok. Yok. Bunu en iyi bu kadar seyircinin içinde çıkıp sıkı maç yapmayla olur. Bunu antrenmanda kazanamaz çocuk. Ya da bir bölgesel şampiyonayla Türkiye şampiyonası 2 müsabıkla Avrupa Dünya'da başarılı olamaz. Kesinlikle olamaz. Onun için bizim bu organizasyonları bu açıdan çoğaltmamız gerekiyor. İnşallah çok iyi yolda gidiyoruz. Allah'ın izniyle bunu en iyi noktaya getireceğiz. En iyi noktada da gençlerimize devrederiz sonra. Bu sirkülasyon devam eder. Burada önemli olan Türk güreşinin kazanması. Kesinlikle. Yarın da çok büyük bir organizasyon var. Ondan da bahsedelim. Yine Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu'nun faaliyet programı çerçevesinde Daren'de. Evet, yarın da yaklaşık yani 60 yıldır yapıla gelen bir Daren'de Somuncu Baba güreşlerimiz var. Orası da çok kaliteli bir güreşimiz. Yıllardan belli kaliteli yapmıştır yani. Hiç kaliteden ödün vermemiş. Ara da vermemişlerdi. Ondan dolayı Darendeli kardeşlerimi de kutluyorum. Yani aslında biz Malatya'da yıllar önce çok büyük Turgut Özal güreşleri, festivalleri vardı. Ben orada güreştim de. O güreşlerin de devam etmesi arzusundayız. Onun için de çalışmalarımız var. Bizzat federasyon olarak gerek belediyelerimizde, gerek ticaret odasında o ilimizin ileri gelen kişilerle görüşüyoruz. Allah izin verirse Malatya'da da tekrar o Turgut Özal güreşlerimizi başlatacağız. Yine Yeşilyurt'ta büyük güreşlerimiz olurdu. Biz bu yapılmayan güreşlerimizin yapılır hale gelmesini sağlayacağız. Harika. İnşallah. Sayın Başkanım öncelikle bir tebrik etmek istiyorum. Artık Yozgat bir güreş adamı kazandı. Hayırlı olsun atamanız. Teşekkür ederim. Allah Yine razı olsun. ateşle gömlek giydiniz Yozgat'ta. Ama şunu söyleyeyim, bana birçok özelden mesaj geldi. Ben sizinle alakalı paylaşım yaptığımda artık dediler Yozgat'ta güreş şahlanır dediler. Şahlanacak mı inşallah? Başkanım? İnşallah Allah'ın izniyle hem güreş... Yiğidin armağan olduğu. Yani burada niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Bir spor adamı olarak tabii ki güreşçi olarak hem güreş şahlanır hem de güreş sporun şahlanması için elimizden gele büyüklerimizden destekle yapmaya çalışacağız. Çünkü biz 8 yaşından beri sporun içerisindeyiz, güreşin içerisindeyiz. Evet. Her türlü ekmeğimizi de bundan kazandık. Çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasını da bundan götürüyoruz. Onun için bunu helal yoldan götürmek için çok çalışmak lazım, özverili olmak lazım. Bu işi sevmek lazım. Sevmeden yine olmaz. İnşallah hayırlı olur diyorum. Buradan Yozgatlı kardeşlerime de selam gönderiyorum. Yollayalım buradan. İnşallah o güreş eğitim merkezinde çocuklarla yatıp kalkacağız bu işi. En uç noktada taşımalıyız yani. Biz, Yozgat'a da bu yakışır. Bize de bundan sonra o yakışır diyorum. İnşallah diğer branşlarımızda da ben yani Yozgat, Bozoklar, Yiğitlerin şehrinden çoğu branşta ben başarılı sporcu çıkacağına inanıyorum. Hemen sorum şu bu noktada değerli başkan vekilim. Bulunduğunuz her noktada çok ciddi özverilerle özellikle TGGF'de hem Karakucak ve Aba Şalvar olmak üzere yıllardır kazanamayan ivmeyi kazandırdınız. Yozgat'taki spor daha önceki geçmişe bakıldığında bugüne kıyasla bayağı işiniz zor mu? Bakmışsınızdır yani mutlaka bir değerlendirme yapmışsınızdır. Yok şimdi kurmaylarınızda. şunu da söyleyeyim ben Yiğit öldürerek hakkını inkar etmiyorum. Geçmiş şu andaki il müdürümüzle diğer il müdürlerimizle güzel şeyler yaptılar Yozgat'ta.
işimiz o kadar da çok zor değil yani. Yarı final. Sağ olsunlar. Onların da buradan ayrıca sizin aracınıza teşekkür ediyorum. Belirli bir sistem var mı işleyen? Sistem var tabii. Sistem var. Çok güzel de sistem var. İnşallah biz onun üzerine koymaya çalışacağız. Ama ben özür dilerim ama ben güreş konusunda buraya katılamayacağım başkanım. Geri kaldı. Ben güreştiğim yıllarda Yozgat'ın birçok ilçelerinde Sorgun başta olmak üzere merkezde de çok büyük güreşler olurdu. Ya şimdi o güreşler Karakucak'ta, Yağlı'da. Şimdi madem konuyu açtın söyleyelim. O güreşleri düzenlemek, yapmak İl Müdürlüğümüzün bir görevi alanında değil. Ama teşvik sizin şimdi bir özgür ağırlığınız var. Bizim bir avantajımız, Şahinopur var diyorlar. O bizim bir avantajımız var. Niye federasyonda bir yetkililiğimiz var? Ama ondan önce de vardı Şahin Başkanım. Ama şimdi Yozgat şu anda Greco-Romen'de ağırlıklı. Greco-Romen'de de ben takip ediyorum. İyi gidiyor. 55 kilo yarı final. Allah'ın izniyle biz üzerine koymaya çalışacağız. Minik, Kösel, Tokat, İnşallah Abloz, koyarız ya. Çevril. Hep el birliğiyle Yozgatlı kardeşlerimizle. İnşallah. İnşallah. Barış Günhan. İyi. Yozgat'ta oradaki gençlerimiz de hep siz biliyorsunuz müsabık olarak hazırlanmak durumlar. Güreşler özellikle. Karakucak, yağlı güreş, Karakucak daha ağırlıklı olmak üzere eğer organizasyonlar yıl içerisinde çoğalırsa. Şimdi oraya da söyleyeyim. Ben güreşin tam eski içinden olduğum için. Buyurun. Orada da yapılan, geçmişte yapılan çok büyük güreşler var. Merkezde yapılan. Ben de güreştim çünkü. Evet. Adı şimdi aklımda değil ama çok büyük organizasyon olurdu. Güreştim de ben de güreştim. İnşallah o güreşleri merkezde canlandıracağız. Yani bir tarafından federasyon olarak tutarız. Bir taraftan teşkilatımız olarak il müdürlüğü. Çünkü orada da potansiyel başyapılar var değil mi başkanım? Başta Sayın Valiliğimizle. Bu zor bir şey değil. Bu Allah'ın izniyle çok rahat yapabileceğimiz bir şey. Yani ilk aklımda olanı söyleyeyim o zaman. Buyurun. Mesela Şalvar Aba Karakucak güreşlerinin çalıştayını Aralık ayında Yozgat'ta yapacağız. İlk sihirli değnek değil bu aslında. Planlama budur işte. Yöneticilik budur. Buradan Bismillah deyip başlayacağız ki o sinerjiyi bir oluşturalım. Şehre o sinerjiyi bir oluşturalım. Başkanım tarih belli olduğunda Ekin Türk TV, World Türk, Kanalları Koza nokta Kanal 15 o çalıştayda da kurultayda mutlaka olmak isteriz. İnşallah. Canlı Tabii ki. İnşallah. Zaten ilk işimiz de sizlersiniz. Biz orada ne kadar çalıştay yapsak, ne kadar eğitim versek biz bunu duyurmadıktan sonra milletimize boş. Kimse kusura bakmasın. Ben 36 yıldır bu camiadayım. 12 yıldır da bu ekranlardayım. Değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum bundan öncekiler ama Sayın İbrahim Türkiş ve Sayın Şahinopur Başkanımız bizim kıymetimizi o kadar iyi biliyorlar ki bize hep destek oluyorlar. Bize de hırs oluyor, motive oluyor. Bakın çok net söylüyorum. Onlar varsa hani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu büyüğümüz diyor ya millet varsa biz varız. Aynen. İşte yöneticimiz böyle olursa biz de varız. Allah razı olsun abi. Sizlerin eline emeğine sağlık. Kolay iş değil. Bak dün siz Çatalca'daydınız. Evet. Oradan koştur buraya geldiniz. Yarın Korkuteli var. Yarın da var. Evet. Televizyon ekranlarındayız, bazı şey konuşuruz kardeşim. Her şey parayla pulla değil bak. Bu gönül işidir. Şimdi şahsen beni bugün bu güreşten İstanbul'a başka bir güreşe ancak sevgi götürür. Başka bunun karşısında para götürmez. Yani bunun yorgunluğu var, kafa yorgunluğu yarın var. Yarın da Daren'de gideceksiniz. İşte yarın Daren'de var, 2 gün sonra Sivas var. Demek istediğim bu, şu. Burada hakikaten siz değerli basın mensuplarına özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu da sizin biraz da işin içinden geldiğiniz için, eski pehlivan güreşçi olduğunuz için. Ama siz yanımızda olmasanız biz bu enerjiyi yapamayız Sayın Başkanım. İşte bunu, siz bize destek olmasanız. Bunu karşılıklı birbirimizi anladığımız için aynı dili konuşuyoruz, ondan anlaşıyoruz. Yani burada çok büyük emeğiniz var, diğer arkadaşlarım da öyle. Onun için ayrıca size teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bize inandığınız için. Bu çok önemliydi. Başpehlivanlar ön eleme turu bitti. Şu anda salavatlanıyor. Değerli başkanım. Hemen bu minvalde duygunuzu alalım ve sizi protokole uğurlayalım. Buyurun efendim. Evet, şimdi buradan baktığımız zaman gerçekten son yılların en kaliteli Türkiye şampiyonası. 32 başpehlivan, evet. En kaliteli Türkiye şampiyonası. Yani geçen hafta araba ödülü olan Keçiören güreşimizdeki ilk 4 burada var.
Yani şeyi sertliği düşünün. tabii ki. Kıran kıranı güreşleri Tabii. düşünün. Şimdi değerli şunu da güreşler. söyleyeyim. Burada şu olay var. Bunları pehlivanlara da buyurduk. Sinop, Toki, Şehit Fatih Bu güreşin Ortaokulu Spor Kulübü'nün pehlivanı. dünya şampiyonasına koyacağımız kritere göre ilk 2 mi olur, 4 mi olur? 4'ten fazla olmaz ama. Evet, yönetmelik. Burada ilk 4 veya ilk 2 yapacağımız dünya şampiyonasında güreşmeye hak kazanacağız. Ve milli olacaklar. Tabii ki. Bu alanda. O milli olacak, güzel ödülü olacak. Ödülle yönetmeliğini işte dediğim gibi bizim ön hazırlığımız bu sene yapamama sebebimiz bu. Buydu, evet. Ön hazırlığına yetiştiremedik. Ödül yönetmeliğini, milliliğini. Bunların hepsini yetiştireceğiz inşallah. Ondan dolayı güreşimiz çok kaliteli. Sıkı Ben açık maçlarımız söyleyeyim var. Sayın Başkanım. Bu projelerinizi hayata geçirin. Önümüzdeki 2025'ten itibaren hiçbir minderci, karakucakçı, yağlıda güreş var diyerek oraya kaymazlar. Buraya kök salarlar. Hem ülkemiz kazanacak karkucak hem de uluslararası alanda. İnşallah. Ha şundan da bizim çok bir rahatsızlığımız yok ha. Yağlı güreş, karakucak diye bir ayırt etmemiz de yok. Yok Ha, ama oraya yok. doğru mecbur evriliyor bir zaman sonra pehlivan. Yani Diyor ki kazanım var evrilsin ya, orada, çok ben da oraya bir zararı yok yani. Feyzullah kardeşimiz bugün minder de yapıyor. Karakucak da yapıyor. Ama çok özel isim o. Yağlı da yapıyor. Yo yapılır yani. Şimdi Recep Kara nereden geldi? Minderden geldi kardeşimiz. Karakucak'ın da çok iyi yapan bir arkadaşımız. Yağlı'da da baş pehlivan oldu. Altın kemer aldı. Yani demek isteyeceğim şu. Güreş bir bütündür. Güreş tamamı bir bütündür. Bunu birbirinden ayırt edemeyiz. Evet, kesinlikle. Onun için pehlivan Yağlı'da yapacak, Karakucak'ta yapacak, Minder'de yapacak, Aba'da yapacak. Pehlivan adı üstünde tek bir kelime. Pehlivan. Çayırı gördü mü güreşir. Evet. Davul zom dediği zaman güreşir. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize Sağ olun. sağlık. İyi ki Sağ olun, varsınız. teşekkürler. Sizi protokole uğurlayalım. Ekranları başındaki güreş severlerimizle baş pehlivanların ilk tur müsabakaları sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Sivas Hafif. Evet kıymetli misafirlerimiz. Avrupa ve dünya minderlerinde bu milletin gururu oldu. Ay yıldızı bayrağımızı göndere çektirdi. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş olan bir baş pehlivanımız. Gerek minderde milletimizin göğsünü kabartan, karakucak ve yağlı güreşte de yapmış olduğu güreşlerle tüm seyircilerimizin, tüm Türk milletinin gönlüne taht kurmuş olan bir baş pehlivanımız. Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Avrupa üçüncüsü kısa şalvar dünya şampiyonu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fıkhat Görgel Bey pehlivanı. Muhammed Enes Bandırma Kahramanmaraş. Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Murat Han Çiftçi Trabzon. Milli güreşçimiz Abdüsselam Güngör, Tokat Turhan. Bugün burada Tokat Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Sayın Hüseyin Yücel adına güreşiyor. Namı diğer Sattam adına güreşiyor. Osman Karaca, Tokat Almus. U23 Avrupa şampiyonumuz, milli güreşçimiz Anıl Kılıç Sallayan, Kahramanmaraş. Tokat Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Semih Duran, Tokat. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Karabey pehlivanı. Bugün er meydanımızda Kaş'ta faaliyet gösteren iç adamımız Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. Bugün er meydanımızda Meral İnşaatlar sahibi Mehmet Meral adına güreş yapıyor.
Yasin Atmaca Tokat Ormanbeyli. Tokat Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Recep Bozdemir Bey pehlivanı. Bugün er meydanımızda Şahinler Otomotiv sahibi Murat Şahin adına güreş yapıyor. Enes Güler, Tokat. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Kenan Gör, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Türkiye Güreş Federasyonu Tokat İl temsilcimiz Sayın Ali Genç adına güreşiyor. Ebu Bekir Genç, Tokat Turhan. Milli güreşçimiz Fatih Karataş, Adana Ceyhan Belediyesi Spor Kulübü'ne pehlivanı Adana Ceyhan. Bu güreşlerin organizasyonunda büyük emeği olan kıymetli hocamız Sayın Fikret Ayaz adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Ömer Faruk Kalender Çorum. Milli güreşçilerimizden Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey pehlivanı. Bugün er meydanımızda pehlivan biçer döverler sahibi Halis Küçük adına güreş yapıyor. Mustafa Tayyip Küçük, Çorum, İskilip, Kırköy. İş adamımız Sayın Atakan Kendilioğlu adına güreş yapıyor. Şükrü Çaycı Amasya. Milli güreşçimiz defalarca ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş olan bir baş pehlivanımız. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün er meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur adına güreş yapıyor. Fatih Yaşarlı, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Evet kıymetli misafirlerimiz, biz bu koç yiğitleri anons etmekten hiçbir zaman imtina duymadık. Çünkü onlar bu milletin göğsünü kapattılar. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiler. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş olan koç yiğitlerimiz. Ay yıldızlı bayrağımızı defalarca göndere çektirdi. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş olan bir baş pehlivanımız. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün er meydanımızda Adana Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Murat Çelik adına güreş yapıyor. Ali Böncüoğlu, Mersin Tarsus. Bugün burada Alazlı köyünden çiftçi Şapka Selahattin Çiftçi adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Mehmet Can Üngör. Sefa Üngör'ün çırağı Sivas Porsuk. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan Bey pehlivanı. Bugün de burada Alazlı Köyü Emek Türbün sahibi Sayın Ebu Bekir Çiftçi adına güreşiyor. Semih Arslan, Çanakkale Çan. Kayseri ve Turhal Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Akay Bey'in pehlivanı. İlyas Yıldırım, Tokat Turhal. Çanakkale Çan Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan Bey pehlivanı. Bugün de burada Alazlı köyünden avukat Sibel Çiftçi adına güreşiyor. Cafer Çarkıcı, Çanakkale. Evet kıymetli misafirlerimiz. Şöyle bir 10 dakika beyit okuyalım mı yoksa selavatlayalım mı? Karar sizin. O zaman ben sadece Allah Allah nidalarıyla selavatlayacağım. Öyle bir alkış istiyorum ki Doğanşehir değil Sivas hudutlarını aşmalı. Allah Allah!
illallah Muhammedur Resulullah baş pehlivanlarımıza birinci turda hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah kuvvet versin. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Evet değerli güreş severler. Burası Sivas Doğanşar Er Meydanı. Güreş sembolümüz Ahmet Ayık ismine atfen tertip edilen bu organizasyonda baş pehlivanlar son 32'de kapışıyorlar. Feyzullah Aktürk, Serhat Elvan, birçok yiğidimiz Fatih Yaşarlı gibi yiğitlerimiz kol bağlayıp güreş tutuyorlar. Ev çekip şaha kalktılar. Bak sıra sıra. Dikkat et baş pehlivanım. Sen de düşersin dara. Bizler çıkıyoruz aradan. Baş pehlivanları Yüce Mevlam kayıra. Diğer baş pehlivanlarımız otursunlar. Eğer hakem yoksa oturun. Hakem arkadaşlarımız baş pehlivanları şöyle sahanın dört bir yanına yayalım. Hakan hocam, baş pehlivanlar kuraya mı geliyor? Tamam, devam. Evet, rakiplerini yenen baş pehlivanlarımız, cetvel hakemleri isimlerinizi yazdırırız. Şu anda ekranlarda Feyzullah Aktürk, Muhammed Enes Mandırmalı ile güreşiyor. İlk turda zorlu bir eşleşme söz konusu. Geçen hafta Keçiören Bağlumer Meydanı'nda baş pehlivanlığa uzanmıştı. Son model bir otomobilin sahibi olmuştu. Feyzullah Aktürk Avrupa ve Dünya şampiyonumuz. Kırkpınar baş pehlivanlarımızdan Feyzullah Aktürk. Miniklerde, tüm sikletlerde final müsabakası yapacak olan pehlivanlarımız çok acele Er Meydanı'nda Mustafa Kartal hocamın yanına. Tekrar ediyorum. Evet, dörtlü ekrandan beni alabilirsiniz. Güreş yapan pehlivanları verebiliriz dörtlü ekrana değerli yönetmenim. Mustafa Kartal hocamın yanına. Feyzullah Aktürk rakibini bastırdı. Sağ üst kadrajda
Muhammed Enes Bandırmalı ile kapışıyor. Sağ üst kadrajı tam ekran alabiliriz değerli yönetmenim. Evet tamam, böyle dörtlük alalım, harika. Ama sol üstte sağ alt aynı mücadele. O eşleşmeyi değiştirelim. Evet. Kocaeli'den Ömer Ünal iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ üst kadrajda. Sol üst kadrajı daha yakın alabilir miyiz değerli yönetmenim? Daha yakın alalım sol üst kadrajı. Muhammed Enes Bandırmalı künde pozisyonunda bastırdı. Feyzullah Aktürk'ü. Durum 1-1. Feyzullah Aktürk 1. Muhammed Enes Bandırmalı 1-1. Kasnak'tan hamle yapıyor. Koltuk altından geçti, 2-1'e getirdi Feyzullah Aktürk. Sağ üst kadrajı tam ekran alın değerli yönetmenim. Böyle değil. Sağ üst kadrajı tam ekran alalım. Evet. Dörtlü ekranı hazırlayalım. Evet, harika. Teşekkür ediyorum değerli yönetmenime. Muhammed Enes Bandırmalı sağ üst kadrajda koltuk altından bir arayış içerisindeydi. Tam önümüzde de iç kazıktan bir septirme mi bakıyoruz. Aktarabilecek mi sol üst kadrajda? 2-1 önde Feyzullah Aktürk sağ üst kadrajda. Sağ alt kadrajda da rakibini yendi. Evet, sol üst kadrajda da bir yeniş söz konusu. Feyzullah Aktürk 3-1'e getirdi. Evet, davullar. Evet kıymetli misafirlerimiz. Yine güzel müjdeler vermek istiyoruz. Yüce Mevlam nasip ettiği takdirde yarın yani Şu anda 3-1 önde Feyzullah Aktürk. Malatya Darende Belediye Başkanımız Sayın Alican Öztürk Beyefendi himayelerinde bu yıl 71.si düzenlenecek olan Darende Belediyesi 71. Zingibar Karakucak güreşleri yapılacaktır. Kıymetli belediye başkanımız, siz saygıdeğer... Bu şekilde kalalım değerli yönetmenim. Evet. Bu şekilde kalalım. 71. Zengibar Karakucak güreşlerine davet etmektedirler. Yine Yüce Mevlam nasip ettiği takdirde 3 Eylül 2024 Salı günü merhum Genel Başkan Sayın Muhsin Yazıcıoğlu anısına Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi himayelerinde düzenlenecek olan 2. geleneksel uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu. Sağ üst kadrajda. Daha yakın alabiliriz Feyzullah Aktürk mücadelesini. Biraz uzağa doğru kaydı. Salı günü Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde 3-1 önde Muhammed Enes Bandırmalı karşısında. Sayın Doktor Adem Uzun Beyefendi Sol alt kadrajda İlyas Yıldırım mücadelesini izliyorsunuz. Salı günü Sivas her meydana davet ediyorlar. Bizler de geleneksel güreşler ailesi olarak Atasporumuz geleneksel güreşlerimize vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı Sağ altla sol alt aynı mücadele değerli yönetmenim. ve sizlerin coşkulu alkışlarınızla teşekkür ediyoruz. Evet, hemen önündeki Var olsunlar efendim. Davullar devam.
Sağ üst, sol üst, sol alt aynı mücadele değerli öğretmenim. Çayırda şu anda zaten 3 çift var. 3 çifti ekranlara getirip teknik alalım, evet. Feyzullah Aktürk 3-1 önde Muhammed Enes Bandırmalı karşısında. İkili ekran alabiliriz. Evet, 4-1 yaptı. Geçen hafta Karakucak'ta baş pehlivan, Çardak'ta baş pehlivan, bugün burada da baş pehlivanlığın en büyük favori ismi olarak çayıra çıktı. Feyzullah Aktürk, siyah pırpıtlı baş pehlivanımız. Burası Sivas, Doğanşar. Değerli büyüğümüz, güreş sembolümüz Ahmet Ayık ismine atfen tertip edilen organizasyondayız. 4-2'ye gelebilir ve dediğim anda da 4-2 oldu mücadele. İkili ekranda kalalım değerli öğretmenim. Çayırda çünkü 3 güreş var. İkili ekranda kalalım. Evet, Feyzullah Aktürk Muhammed Enes Bandırmalı'yı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Yoluna dolu dizgin devam ediyor Feyzullah Aktürk. Çayırda 2 mücadele kaldı değerli güreş severler. İsim oldu. Tek bir mücadele kaldı. İlyas Yıldırım mücadelesi. Evet. Şu anda ekranlarda. Tekrarını alabiliriz. Evet, pehlivanlar ayağa kalkıyoruz. Biraz pehlivanlarımız davullar. Çok değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. Miniklerde rakiplerini yenerek finale gelen pehlivanları sizlere arz ediyoruz. 30 kilo final. Birinci pehlivanımız Hamza El-Bir. Çok özel bir konuğum geldi. Tokat, Eski milli güreşçimiz, değerli büyüğümüz. Büyükler 55-60 kilogram pehlivanları er meydanında yerlerinizi alın. Büyükler 55-60 kilolar. Teşekkür ediyorum. Büyükler 55-60 kilolar. Çok acele etmekler. Çok özel bir organizasyonda ev sahipliği yapılacak. Muhammed Enes Kaya, Sivas Merkez. 35 kilo final. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismini hatırlayacak. Beytullah Yiğit Akbo, Sivas. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi'nin pehlivanı. Muhammed Efe Kaya, Sivas. 40 kilo final. Muhammed Sefa Kaya, Sivas. Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bu iş bize yakışır dedi. Akbaş, Tokat, Almoz, Çevreli. En iyisini yapalım. Dava adamı. 45 kilo final. Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü'nün pehlivanı.
de yaklaşık 3 aydır Ben Sefa Ülkü. ilgili Sivas'ta. Tokat Alvuz Çevreli. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi'nin pehlivanı. Emin Yıkılgan. Yaklaşık 2 günümüz kaldı. Sivas. Bugün sonra yapacağız. 50 kilo final. Çevreli Hüseyin Akbaş Spor Kulübü'nün pehlivanı. Mert Coşkun Tokat Alvuz Çevreli. Bir nevi Sivas'taki güreşimiz Buğra biz Batuhan yeni Duman. seçtik ama Sivas Karakucak'ta Zara. dünya şampiyonası 55 kilo final. gibi. Karakucak Barış Günhan Tokat Alvuz Çevreli. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Karakucak'ta Serdar Muhsin Çakmak Sivas Demir Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sivas. Ödülleri çok büyük. Dosya'dan aldım birinci. Bu görmüş olduğunuz koç yiğitlerden birisi olacak ikinci, diğeri de olacak birinci. Bakalım talih kuşu hangisinin başına konacak? Geleceğin şampiyonlarına Doğan Şarlı seyircilerden alkış ne olacak? Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Bilmiyorum. Allah Allah. Tamam, ulaşıyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet. Muhammedun Resulullah. Türkiye şampiyonasını izliyoruz. Doğan Şart yaklaşık 3 senedir yapılmıyor. Geleceğin şampiyonlarına alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Davullar devam. İki çift pehlivan güreşiyor. Hakem arkadaşlarımız. Sahada iki çift pehlivanımız güreş yapacak. Diğer pehlivanlarımız peşlerden sonra oturacak. Yani baş pehlivanlarımız çok kaliteli. İzliyoruz. Organizasyon Evet. Şimdi yaklaşık 15-16 sene olmuş. Rahmetli için abimiz rahmetli oldu, şehit oldu. Şu ana kadar ufak tefek belki ismi sağda solda geçmiştir ama şu anda Türkiye'nin en büyük organizasyonuyla anılır bir duruma geldi. Biz rahmetli Hüsnü abimle Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizlere bu yolu açar. Bunun başlangıcını da bizim çok sevdiğimiz değerli başkan vekili Şahin Hüküm'e çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arada güreşin bir bölümünü bir başkanı değerli sabah spor Gençler var çayırda. spor Güreşelim. belediye spor kulübü yıllar ağırlık kalıyor. Ama canlı aşağıya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah salı günü tüm güreş camiasını, tüm halkımızı biz davet ediyoruz. Değil, aynası işte kişinin lafa bakıyorlar. Biz salı gününden sonra konuşmaya daha tercih ediyoruz. Recep Bey, ekibin organizasyonlarımıza sizlere bakırsanız eksiksiz olması için, kavgasız, gürültüsüz, kazasız, belasız, sıkıntısız bir organizasyon sağlayabilmek için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu arada da Sayın Valimiz sağ olsun. Konuşulan bölgelerinde bir meclide olsun bizlere destek oldu. Gelecek misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanılması için sırasında en mutlu konuları tasdik ettiler. Ayrıca ama burada en büyük saygı duyacağımız, teşekkür edeceğimiz, ben bu başa çıktığımı dönmüyorum, yüzümü dönüyorum diyen Doktor Adem Uzun. Tüm güreş camiası adına teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir güreş kulübü kurdu. Güreş kulübünün bütün spor güvenliği sırası olup da sırası göç veren bir bölümü. Şimdi göçün tersine çeviren bir kulüp olduk inşallah. İnşallah bundan sonra Sivas Belediye Spor Güreş takımına Türkiye'nin izlesin. Gelecekseler belki bir gün tık daha üstüne çıkar, daha büyük bir organizasyon, 2 günlük yapmayı gibi bir düşünüyorum. Evet, değerli yönetmenim. Oradan da mesajları geliyor. Genel sesi biraz kısalım, bizim sesi biraz yükseltelim. Güreş severlerimiz duysun. Kulüpleşmeden bahsettik. Sayın Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekilimizle röportajdaydı. Dedi ki biz artık güreşe de destek vereceğiz ve Sivas'ın değerleri aslında Türkiye'nin güzide büyük güreş kulüplerine transfer olurdu ama artık kendi öz evlatlarını Sivas'ta tutabilecek bu anlamda.
Evet, Mecnun Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten Salı günü de gelecek inşallah. Sözünü verdi. Sivasspor'u bu hale getirip Sivasspor'u ayakta tutan yegane insanlardan biridir. Onlar da ayın 3'ünde büyük bir ihtimalle katılım sağlayacaklar. Kendisi de çok mutlu oldu. Güreş kulübünden mutlu oldu. Muhsin Bey abimizin adına yaptığımız bu organizasyondan çok gurur duydu. Bizleri de kendisi de bizlere teşekkür etti. Ben de katılacağım inşallah dedi. Yani biz Sivas için, sadece Sivas için değil, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun yapmış olduğu tüm organizasyonların çok kaliteli geçtiğini, bizler de bir nebze bu kalitenin içine bir parça bir şeyler katabiliyorsak, bu da bize mutluluk veriyor. Bir şeyler katmıyorsun, efsane işlere imza atıyorsun değerli güreş severler. Değerli öğretmenim, ses şu anda tamamlanmış. Artık ayarı yaptınız, ordunu bozmayalım. Zafer Taşbilek hem güreşti, bu sahalardan geliyor, hem de güreşin ruhunu çok iyi bilen bir değerli büyüğümüz. Bu organizasyonun devamlı burada yapılabilmesi noktasında büyük bir mesai harcıyor ekibiyle birlikte. Ben buradan sesleniyorum. Sadece Sivas'ta değil, Türkiye'nin neresindeseniz Zafer Taşbilek gibi güreşi koordine edebilen ehil ve maharetli değerli büyüklerimizin eline bırakın güreşi. Lütfen bu konuda suistimal edilecek çok alanlar var ama güreşten bugünlere geldiği için Zafer Taşbilek her şeyini ortaya koyuyor. Ben bu anlamda şahsım ve güreş camiasına sana teşekkür ediyorum Zafer abi. Teveccühünüz. Yalnız şunu söylemek Bu gerçek istiyorum. bu. Evet. Ben mütevazi bir insanım normalinde ama yaptığım işte mütevazi değilim. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Herkes 50 kişilik ekiple çalışıyor. Ben tek başıma sahaya girdiğim zaman her şeyi yapıp çıkarım. Çünkü bu sahalardan geldiğin için. Tabii ki bu sahalardan geldiğim için, toprağın, çamurun, yağmurunu yediğim için. Ama tabii ki benim de bir ekibim var. Allah onlardan da razı olsun. Bizim de kendimize göre bir A takımımız var. Yaptığımız organizasyon normal bir ölçekli organizasyon değil. Takriben 700'e yakın sporcu katılacak. 75 tane baş pehlivan katılacak. Biliyorsunuz bunların opsiyonlanması, sözleşmelerin imzalanması. Edirne'ye gittim, sporcu anlaştım. Kars'a gittim, sporcu anlaştım. Şimdi sahanın içinde çalışabilmem için geldim, kaldığım yeri gördünüz. Otelde kalmıyorum, direkt ki sahaya daha yakın olayım. Atmosferin içinde olayım diye kendi güreş birliği derneğimizde kalıyorum. Ben 1,5 ayda Çekyat'ta yatıyorum, hiç sorun değil. Her şey güreş için kardeşim. Bu arada Tokat, Reşadiye'den değerli Ömer Oğuzhan büyüğüm Hebüllü köyünden selam ve sevgilerimi iletiyorum demiş. Karakucak güreşlerini merkezi yayın yapıyorsunuz. Karakucak güreşlerine değer katıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen bütün güreşleri zaten takip ediyorsun. Evet, son sözlerin varsa alalım, veda edelim. Çünkü alt boylar mücadele devamlı. Değerli yönetmenim, İlyas Yıldırım'ın mücadelesi var. Benim tam karşımda. Bizim yerimize İlyas Yıldırım'ın güreşini koyarsan ekrana sevinirim. Evet. Evet, Recep Bey, ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizler gerçekten bizler hani az önce biraz övgüye mahzar kaldık ama ben de size bir övgü yapmak istiyorum. Ya öyle birbirimizi övmek ama açısından değil de. Şimdi ben organizasyonları izliyorum. Hele şu sivil güreş ligi kurulduktan sonra ama atılımıyla, anlatımıyla yani sporcunun ne yapabileceğini çok iyi bilen bir spiker olarak ben de sizleri Sivas'a davet ediyorum. Bizim canlı yayınımız var zaten. Siz sunacaksınız ama siz bize bir gün 2 gün önceden gelin. Sizin de bize katacağınız çok şeyler var. Ben size teşekkür ediyorum. Ben Türk Güreş Camiası'na teşekkür ediyorum. Başka Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'e, Başkan Vekilim Şahin Opur'a, Güreş Birliği Derneği kardeşim, arkadaşım Sabahattin Öztürk'e, Sivas Belediye Spor Müdürüm Sayın Arif Kama'ya ve tüm güreşçi arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Kesinlikle. Sivas bir tane, ikinci bir Sivas yok. Güreş bir tane, ikinci bir güreş yok. Gelin hep beraber sahada omuzumuza verelim, en iyisini yapalım. Biz çalışalım, siz oturun seyredin ama orada olun. Harika. Bu arada İlyas Yıldırım mağlup oldu. Gençlerimiz çok hızlı geliyor. Yine ikili ekranda kalalım. Başka mücadele varsa alalım değerli öğretmenim. Evet değerli güreş severler. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15. Ortak canlı yayın konuğum Zafer Taşbilek'ti. Salı günü Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ismine atfen tertip edilecek olan Karakucak güreşlerini değerli Sivas Belediye Başkanımız Adem Uzun himayelerinin tertip edilecek. Zafer Taşbilek hocam da koordine edecek. Biz Salı günü inşallah
Ekin Türk TV olarak canlı yayında olacağız. Bakalım bu az önce saymış olduğumuz kanallar destek verecekler mi? Bakacağız, göreceğiz. Tabii ki, buyurun. Tabii ki. Recep Bey teşekkür ederim. Tabii ki. Ben herkese iyi seyirler diliyorum. Yalnız bu arada bize gerçekten can suyu olan, çok ateşli, çok hararetli, işi de çok seven yeni Belediyespor Kulüp Başkanımız var. Kendisi dalgıç yemeyen, kendisi bir iş adamı ama güreşi o kadar seviyor ki Arif Kamayı beni abi ne diyorsanız onu yapalım dedi. Geldi güreş kulübünün, daha doğrusu Belediyespor Kulübü'nün başkanı oldu. Sayın Hikmet Kaya'ya tüm Belediyespor Kulüp camiası adına, güreş camiası adına teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve alt boyların mücadeleyle de sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu arada Bilecik Söğüt Gençlik ve İlçe Spor Müdürümüz Arif Hocamız da bizleri izliyorlarmış. Selamlar, saygılar yolluyoruz değerli hocamıza. Necati. Allah. Değerli güreşseverler, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilo ön eleme turu. Elmalar, kovmalar. Düşünce ekersin, alışkanlık biçersin. Alışkanlık ekersin, davranış biçersin. Davranış ekersin, karakter biçersin. Karakter ekersin, kaderini biçersin. Ey insanoğlu, bilmez misin? Ne ekersen onu biçersin. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah derman versin. Davranın.
Evet, alt sikletlerde mücadele devam ediyor. Değerli büyüğüm Ömer Oğuzhan. Karakucak güreşlerine destek veriyorsun dedi. Evet. Yağlı güreşimiz de bizim. Karakucak güreşleri de bizim. Abada şalvar da bizim. Dolayısıyla atasporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu arada Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu YouTube kanalımızdan da bu güreşleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Türküş Başkanımızın özellikle titizlikle üzerinde durduğu YouTube kanalından da her hafta hem yağlı hem hava hem karakucak hem şalvar aşırtmalı tüm geleneksel güreşlerimizi YouTube kanalından yayınlıyoruz. Bu arada Kahramanmaraş'tan güreşçi Ali Kurum'un oğlu Muhammed Şahin Kuru bizleri izliyorlarmış. Selamlar değerli kardeşime. Büyükler 75 kilo pehlivanları. Evet, büyükler 75 kilo pehlivanları. Eşlemeniz yapılıyor. Doğrular. Doğrular. Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilo ikinci tur 16 pehlivan. Allah Allah illallah. Evet, alt sikletlerde salavatlama devam ediyor değerli güreş severler. Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah derman versin. Dolar. Değerli öğretmenim, bir röportajımız olacak. Az önceki gibi yine ortam sesiyle orantılı kılalım. Bizim röportaj sesimizi bastırmasın. Evet değerli güreş severler, şu anda canlı yayın konuğumuz, ulusal hazinemiz, güreş sembolümüz, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Ahmet Ayık, büyüğümüzün mahtumu Osman Ayık. Hoş geldin değerli üstadım. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi, sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdiki güreş severler merakla bekliyor. Değerli büyüğümüzün sağlık durumu nasıl efendim? Her şeyden önce endişe edilecek bir durum yok. Hamdolsun. Evet, bir sıkıntı yaşadık ama Allah'a şükür atlattık. Hamdolsun. Şu anda kendisi taburcu da oldu. Harika. Ama
Buraya getiremedik tabii. Yani çok da istiyordu kendisi ama şu nekaat döneminde burada olmaması gerekiyor. Harika. Birkaç gün dinlendikten sonra inşallah seneye yapılacak organizasyonlarda burada tekrardan güreş severlerin arasında olmak isteyeceğini biliyorum. İnşallah. Kıran kırana mücadeleler var Evet. Doğan Şarayer Meydanı'nda ve bu organizasyon Türk güreşinin sembol ismi çok değerli muhterem büyüğümüz Ahmet Ayık. Yani sizin babanızın Babam. ismine atfen yapılmakta. Bu duyguyu bize bir tarif etmek isteseniz nasıl adlandıralım Bu efendim? çok önemli bir şey. Ben buralarda doğdum. Ben çocukluğum da bu bölgede geçti. Biz sonradan Ankara'ya geçtik. Onun için güreş bizim kültürümüzün çok önemli parçalarından bir tanesi. Bu bölgede de eskiden, şimdilerde kalmadı. Eskiden güreşin yapılmadığı düğün olmazdı. Evet. Dolayısıyla bu diyar hep Karakucak'ın merkezlerinden bir Geçen tanesi. hafta Keçiören Bağlımer Meydanı'nda Hodri Meydan programında canlı konum Ahmet Ayık Ustam'dı. Hakikaten o da dedi ki ah bu çimler bizim eskiden olacaktı da her hafta güreş olurdu düğünlerde, Evet. harmanlarda derdi. Aynen demişti. öyle. Yani bu coğrafya Tozanlı Deresi ve bu havali zaten Karakucak'ın ve güreşin en önemli kaynak noktalarından bir tanesi. Evet. Milli takıma dünya Avrupa şampiyonları, olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş bir coğrafya bu coğrafya. Onun için de burada olmak. Burada bir cevher madeni var değil mi? Değerli tabii hocam. Ki, tabii ki var. Buradaki havayı solumak bile son derece önemli. Hakikaten öyle. Bu arada çok değerli protokol iştirakçileri var, misafirlerimiz var. İsim Ahmet Ayık olunca tabii ki buraya herkes koşa koşa geldi. Bu bağlamda değer ve saygınlık noktasında ehemmiyet nasıl? Ya neler ben söylemek şöyle istersiniz? Nasıl söyleyeyim, buldunuz? tabii bu 55.'si yapılıyor. Arada bir pandemiden dolayı birkaç senelik bir salgından dolayı bir ara Evet. verme oldu. Bir de güreşme sahasında bir fiziki bir iyileştirme Tadilat oldu, evet. tadilatları ve çalışmaları vardı. Onun için de insanlar özlediler. Bu güreşle beraber yapılan buradaki festival aslında Türkiye'nin bir anlamda ifade eden bir yapısı da vardır. Bu coğrafyada yaşayan, bu bölgede yaşayan çok farklı yapıdaki insanların nasıl kaynaştığı, nasıl bir arada olduğu, ülkenin birlik ve beraberliğinin en güzel sembolünü aslında burada görürsünüz. Buraya içeri girerken bazı filamalarla, bayraklarla gelen dernek üyeleri oldu. Tabii tek ki tek. görürsünüz. Bu çok güzel bir kültür. Bu çevrede aşağı yukarı 35-40 pare köy var biliyorsunuz. Bunların hepsinin içinde hemen şurada yukarıda Ubiyar Tekkesi, diğer başka etnik yapılardan da gelen birçok insan var ama burada barış, huzur ve birlikte kardeşçe yaşarlar. Onun da en güzel göstergesi bu festivaldir zaten. Hakikaten öyle. Son olarak değerli büyüğüm, Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş, Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Opur, ara verilen Ahmet Ayık ismine atfen Sivas'taki o Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası'nı tekrar geçen yıl ateşini yaktılar. Bu yılda devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Hem İbrahim Türkiş özelinde hem Şahin Opur özelinde neler söylersiniz? O şekilde veda edelim. Her ikisine de başta başkanımıza ve Şahin Bey'e de hepsine de çok teşekkür ederim. Çünkü bazı değerler çok zor yetişiyor. Ben babam olduğu için söylemiyorum. Hakikaten ama öyle. Ahmet Ayık sadece Türkiye için değil, dünya güreşi için de çok önemli, çok sembol olmuş isimlerden bir tanesidir. Hem sportif başarı anlamında hem idarecilik anlamında ülkemizi 18 yıl Dünya Güreş Federasyonu'nda da as başkan olarak temsil etmiş bir şahsiyettir. Onun için onun adına yapılmış, onu adını gelecek nesillere aktarmak, çok aktarmaya vesile olacak her türlü organizasyon, her türlü çaba bence çok önemlidir. Çünkü ben şöyle inanıyorum, çok açık söyleyeyim, güreş için ve ülkemiz için önemli rol modellerinden bir tanesidir. Güreş sembolü diyoruz. Boşuna Tabii, denmiyor bu isim. Tabii. Babam onun için de ben çok teşekkür ediyorum başkanıma ve Şahin Bey'e. Bu organizasyonları da biz devam etmesi adına elimizden gelen maddi, manevi her türlü desteği ailesi, çocukları olarak hazırız. Bizden sonra gelen Ahmet Ayık torunları da inşallah bu işleri devam ettirecekler. Harika. Şimdi şu şekilde kapanış yapmak arzusundayım. Bu bir
miras değil aslında emanet. Çünkü Aynen. mirası istediğiniz gibi tasarruf edebiliriz ama emanete ihanet etme noktasında Türk insanı çok hassastır. Aynen. Ahmet Ayık ismi bir emanet olarak Türk Aynen. güreşinde. Bizim için bir emanet. Yani sadece siz de bizim için de böyle. Tabii. Hepimiz için. Hem Ama Türk milletine hem İslam alemine Evet. bir Ahmet Ayık gerçeği var. O bize emanettir. Bu emaneti en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. bizim boynumuzun borcu. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederim Estağfurullah. duyarlılığınız için. Estağfurullah. Gerçekten çok doğru söylediniz. Oradan gelen bir emanet var. O emanetin kıymetini önce biz birinci dereceden akrabaları, Kesinlikle, onun devamı kesinlikle. kuşaklar olarak yapacağız. Bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmak da bizim boynumuzun borcu. Harika. Değerli Osman Ayık, iyi ki varsın. Çok samimi işten açıklamalarda bulundunuz. Sağ olun. Benim Çok için teşekkür özel bir röportajdı. Ama geçen hafta da Ahmet Ayık Ustam'la canlı yayın yaptım. O benim için de bir milat Doğru Meydan programıyla. Evet. 2 haftada özel bir röportaj oldu. Yüreğinize sağlık efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Değerli, Sizin emeğinize sağlık. Estağfurullah. Değerli büyüğümüz Ahmet Ay'a da Rabbim sağlık sıhhat versin. Sağ olun. İnşallah Cümlemiz. belki salı günü dayanamaz da Şehit Sivas'taki Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Gerçek. güreşlerine belki İnşallah. İnşallah. Biraz da olsa şöyle bir yarım biliyorsun- saatte olsa. Biliyorsunuz onun kalbindeki güreş Güreş aşkı ve ateşi hiçbir zaman sönmez. Evet, Bu kendini iyi hissederse mutlaka gelir. İnşallah. Yüreğinize sağlık. Sağ Değerli. olun. Buradan seslenmek istediğiniz büyüklerimize var mı? Teşekkür etmek istediğiniz? Ben hepsine çok Şu anda teşekkür çünkü ederim. Ekin Bizi- Türk TV, World Tabii. Türk TV, Kanal 8, Tabii. Koza TV, Nokta TV, Kanal Ben 15. sizin aracınızla tüm güreş severlere teşekkür ediyorum. Güreşi bırakmasınlar. Güreş bizim kültürümüzün en önemli parçalarından bir tanesi. Güreş yaşadığı müddetçe bu topraklarda hayat devam eder. Onun için de izlemeye ve güreşe destek vermeye ben herkesi davet ediyorum. Tam sizi destekleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilimiz Mecnun Yakmaz buradaydı. Evet. Canlı yayında dedi ki ben çok başkanlık yaptım. Beni eğer eleştireceklerse Atasporumuza gerekli anlamda tam destek veremeyeceğini eleştirsin ama bundan sonra destek vereceğim dedi. Tamam. Sağ Sizin- olsun. Sağ sizin olsun. cümlenizi hatırlatmak Tabii, istedim. Mecnun Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Demek ki doğru şey bu. Herkes doğruyu görebiliyor. Sağ olsun Mecnun Başkan'a da. Ve öz eleştiriyi de çok güzel yerinde kendisi yaptı. Tabii çok teşekkür ediyorum ona. Biz de- O da çok önemli bir spor adamı. Sivas Spor'da çok değerli işler yaptı. Bundan sonra da mutlaka Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı olarak da ellerinde çok da imkan var. Ataspor'una da bir takım destekleri olursa da ben onun canı gönülden kutlar ve tebrik ederim. Karakucak Türkiye Şampiyonası'na Tabii. geliyorsa inşallah Tabii. Kırpınar'a da gelir, Gelir. Abaya Şalvar'a da gelir Her inşallah. Şey, her yere Evet. gider. Mecnun Osman Başkan Ayık, emeğini teşekkür esirgemez. ediyorum değerli Sağ olun. büyüğüm. İyi ki Ben de- varsınız. Ben de çok Evet, teşekkür alt ederim. boyları Sağ olun. mücadeleye devam ediyoruz değerli Sağ olun. güreşseverler. Teşekkür ederim. Evet. Değerli Osman Ayık büyüğümüz çok güzel, çok samimi açıklamalarda bulundu. Kolay değil. Bir efsanenin evladı olmanın taşımış olduğu misyonuyla burada çok güzel cümleler kuruldu alt alta üst üste. Evet, alt boylarda mücadeleler devam ediyor. Sayın misafirlerimiz, güreş ağası için başvurularda başladı. Hemen bir kez daha hatırlatıyoruz sizlere. Bugün burada coşkulu olanlar yaşıyoruz. Tüm güreşçi arkadaşlarımıza da biz bir kez daha başarılar diliyoruz. 55. Doğanşehir Ahmet Ayık Türkiye Karakucak Güreşleri ve Festivali programı tüm coşkusuyla devam ediyor. Tabii bugün burada bu coşkuyu bizlerle beraber sizler bizleri yalnız bırakmayarak buralara kadar geldiniz. Uzaklardan, yakından, buralara kadar eşlik eden tüm konuklarımıza biz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde sizler bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
Evet, kıyasıya mücadele devam ediyor. Güreşçi arkadaşlarımız şu anda mücadelelerini sürdürüyorlar ve tabii güreş ağası olmak isteyenler saat 17'ye kadar da derneğe başvurularını yapabilirler. Bunu yine bir kez daha hatırlatıyoruz. Evet. Birazdan tabii biz efendim şu anda bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz bu güzel tesis yenilendi. İşte Doğanşar'a tekrar yenilen böylesine güzel bir tesis yenilenerek tekrar kazandırıldı. Bununla ilgili de tabii Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz birazdan burada olacaklar ve protokol konuşmaları da gerçekleşecek ve güreş atasporumuz böylesine güzel, böylesine hoş bir coşku içerisinde. Bizler de tabii sizlere bunları hem burada gösteriyoruz hem de bu güzel tesisin bugün açılışı da gerçekleşecek. Onu da hemen bir kez daha hatırlatıyoruz. Evet, davullar, zurnalar eşliğinde efendim. AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler ve Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek efendim sahaya buyurdular. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Vatandaşlarımızı, spor severleri, güreş severleri şu anda selamlıyorlar. AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler, Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ve beraberinde efendim şu anda meşalelerle sizleri selamlıyor. Konuşmalar alkışlıyoruz. Alkışlarımız efendim bu güzel tesisin Doğanşar'a kazandırılmasında herkesin büyük emeği var. Alkışlar, alkışlar, alkışlar diyoruz. Yaşamış oluyoruz ki ilk önce tabii işte bu Türkiye Güreş Şampiyonası. Yarın festival, çok güzel konser ve coşku olacak ve birazdan da buranın Sayın İl Protokolü'nün böyle açılışını yapacak ve bu tesis efendim yenilendi. Çok güzel bir şekilde işte oturduğunuz o koltuklar, üstünde güneşlikler ve şu anda güreşçilerimizin efendim burada güreşlikleri çim saha harika bir şekilde yenilendi, düzenlendi ve coşkulu bir şekilde burada bu tesisinde bugün açılışı gerçekleşecek. Biz efendim Sayın Protokolümüze bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Alkışlarımız efendim Sivas Protokolü ve AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler Milletvekilimiz ve Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek efendim işte sizleri selamladılar. Bir kez daha alkışlıyoruz sayın misafirlerimiz. Yarın gerçekleşecek olan konser saat 13'te gerçekleşecek. Onu da hatırlatıyoruz ve güreş ağası için de saat 17'ye kadar efendim derneğe başvuruları yapabilirsiniz. Güreş ağalarımızı da mutlaka başvuru yapsınlar diyoruz. Bir araç anahtarı kaybolmuş. Burada buraya mı gelsinler? Bulanlar efendim lütfen bizim sahneye yanımıza bir adet araç anahtarı kaybolmuştur. Bulan kişilerin sahneye bize teslim etmelerini önemli rica ediyoruz.
çok değerli protokol, çok değerli güreş severler, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 75 kilo 16 kişi. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. İyi Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. Haydi Allah tamam versin. Davullar teşrif çekiyor. Davullar devam. Evet. Değerli öğretmenim, bir röportajım daha var. Siz mücadeleleri izlerken değerli güreş severler, yanımda bir şampiyonumuz var, Avrupa şampiyonumuz. Sivas'ın öz ve öz evladı Arif Kama. Değerli hocam hoş geldin. Hoş bulduk Recep abi, teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyisin? İyiyiz Allah'a şükür olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Kıran kıran mücadeleler var bugün için. Evet. Sivas Doğanşar Er Meydanı'nda. Öncelikle neler hissediyorsun? Ya biz buralarda güreştik, buralarda yetiştik. Yani ilk güreş yaptığımız yerler burası. Doğanşar'ın bizim için ayrı bir özelliği var. Yani burası bizim çok önemsediğimiz bir güreş alanıydı. Yani buraya gelmek bizim için bir onurdu, burada derece yapmak. Biz buralarda yetiştik. Şu anda da burada Türkiye'nin en güzel güreşçileri, en büyük pehlivanları burada kıran kırana güreş yapıyorlar. Biz de bunları izlemekten mutluluk duyuyoruz. Evet, şimdi önümüzdeki hafta başı Salı günü çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapılacak. Sivas Belediye Başkanı Sayın Adem Uzun himayelerinde tertip edilecek. O da Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşleri ikincisi düzenlenecek. Sen de bu organizasyonun önemli mihmandarlarından birisin. Hazırlıklar ne aşamada? Şu anda bütün hazırlıklarımız bitti. Salı gününü bekliyoruz. Uluslararası olacak. İran'ın, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın, Afganistan'ın, Almanya'nın katılımıyla güzel bir uluslararası milli bir müsabaka haline geldi. Gene burada Türkiye'nin en iyi güreşçilerini davet ettik. Yaklaşık 72 tane baş pehlivanımız var. Bunun yanında Türkiye'nin en iyi 16'sı olan diğer sikletlerdeki güreşçilerimizi davet ettik. Hepsi geliyorlar. Yaklaşık 600-700 tane güreşçi bekliyoruz. Doktor Adem Uzun'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bize büyük katkıları var. Önümüzü açtı. Her türlü bize yardımda bulunuyor. Her ihtiyacımızı karşılıyor. Harika, Yani çok güzel olacak güreşlerimiz. Bir sayı öngörün var mı? Toplamda bir katılım oranının noktasında. 600, 650, 700 arasında bir güreşçi bekliyoruz inşallah. Hocam bir de göreve sen gelir gelmez hemen altyapıları yaptığınız bir güreş kulübü. Evet. Sivas'ın yıllardır kanayan yarasına parmak bastınız, altıda neşteri vurdunuz. Ne aşamada efendim? Doktor Adem Uzun güzel bir güreş kulübü kurmamız için bize teklifte bulundu. Spor müdürü olarak atadı bizi.
Biz de Adem Uzun'u mahcup etmeden çok güzel bir güreş kulübü kuruyoruz. Türkiye'nin en iyi güreşçilerini, milli sporcularını Sivas'ta topluyoruz. Bunlar genelde Sivas kökenli, Sivas'ta yetişen, yani bizim Sivas'ın bir eksiğiydi. Yani bizim Sivaslı güreşçilerimiz Ankara Aski'de, İstanbul Büyükşehir'de, Ankara TEDAŞ'ta güreş yapıyorlardı. Sivas'ta yetişip gidiyorlardı. Şu anda biz bunları Sivas adına toparladık. Sivas adına güreş yapacaklar. Şu anda da Arnavutluk'ta yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Muhammed Karavuş bizim adımıza Dünya Şampiyonası'nda güreşecek. Belki de kulübe ilk madalyası, altın madalyası kazandıracak. Tabii bu ilk olacak Sivas tarihinde Dünya Şampiyonası'na. Sivaslı bir güreşçinin Dünya Şampiyonası'na gidip orada Sivas Belediyesi adına güreşmesi bir tarih olacak yani. Harika, bu tarihi harika. gerçekleştireceğiz. Allah gönlünüze göre versin inşallah. Amin. Çok Değerli teşekkür hocam, ediyorum. Arif Kamu hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ilginizden, alakanızdan dolayı. İnşallah haftaya da beraber olacağız. Allah nasip İnşallah, ederse. inşallah beraberiz. Sivas'taki güreşlere 3 Eylül'de yapılacak güreşlere tüm halkımızı davet ediyorum. Sayın Adem Uzun adına tabii ki. Tabii Başkanımız adına. tabii. Adem Uzun adına, Doktor Adem Uzun adına tüm halkımızı davet ediyorum. Orada buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben Canlı teşekkür yayın ederim. konuğumuz, Avrupa şampiyonumuz, eski milli güreşçimiz, Sivas'ın öz ve öz evladı Arif Kama'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve sanırım askıdetlerde salavatlama devam ediyor. Söz cazgırlarımızda. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı, Sayın Valim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, Sivas Spor'umuzun efsane başkanı, Sayın Fezli Ot Yapmaz Başkanım, Kızılay Genel Başkan Yardımcımız, ilimizin ve ilçemizin çok kıymetli protokolü, Doğanşehir ilçemizin çok kıymetli halkı, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 3 anlamlı etkinliği bir arada gerçekleştiriyoruz. 55 yıldır devam eden, 55.si yapılan Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri Festivali ve Türkiye Şampiyonası ve aynı zamanda da yenilenen yüzüyle Doğanşehir Karakucak Spor Tesis alanının bugün hizmete girmesi, bu vesileyle bugün burada Doğanşehir ilçemizde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikli olarak Doğanşehir'imizden yetişen milli gururumuz, Sivas'ımızın güreş tarihindeki ilk olimpiyat şampiyonu Ahmet Ayık ağabeyimize geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun diliyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ve akabinde olimpiyatlarda, paralimpik olimpiyat oyunlarında şu an yarışan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Öncelikli olarak Sivas'ımızdan yetiştirdiğimiz paralimpik halter sporcumuz Abdullah Kayapınar ve para atletizm sporcumuz Oğuz Akbulut kardeşimize de önümüzdeki günlerde müsabakaya çıkacaklar. Onlara da inşallah buradan başarılar diliyorum. İnşallah altın madalya alarak hem ilimizi hem de ülkemizi sevince boğacaklar diyorum. Dualarımız onlarla inşallah. Ben bu vesileyle hem festivalimizin hem tesisimizin hem de Türkiye şampiyonumuzun hayırlara vesile olması temennisiyle emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, saygıdeğer konuklarımız, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Sayın Ahmet Ayın, efendim biz de bugün burada olması isterdik ama sağlık problemlerinden dolayı telgraf okuduk. Biz bir kez daha Sayın Ahmet Ayık'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve Ahmet Ayık adına oğlu Sayın Osman Ayık aramızdalar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Osman Ayık'ı alkışlarla efendim kürsüye davet ediyorum.
Grup Başkan Vekilim, Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, protokolün değerli temsilcileri ve kıymetli hemşerilerim. Öncelikle tabii ki burada hepimizin gönlünde yatan sevgili babamın burada olup size hitap etmesiydi tabii. Bu hepimizi de son derece mutlu edecekti. Çünkü bu organizasyon onun adına 55 yıldır devam ediyor. Ama işte bir salgın nedeniyle 2 yıl ara verildi bildiğim kadarıyla. Sonra arada yapılan tadilatlar dolayısıyla da 4 yıldır yapılamıyordu ama insanlar gerçekten burada yapılan bu organizasyonu ve bu güreşi özlemişler. Onun için son derece geniş bir katılım da var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Babama da ben bunu en iyi şekilde aktaracağım. Ben de burada geçmiş zamanlarda güreştim. Ama bu sahada değil, aşağıdaki sahada. Güreş bizim, hepimiz çok iyi biliyoruz. Güreş bizim kültürümüzün yaşayan en önemli değerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla buna mutlaka hepimizin sahip çıkması lazım. Ben özellikle kamu görevlilerinin buraya vermiş oldukları katkılardan, devletimizin güreşe verdiği destekler için ve buradaki özellikle de geleneksel sporların ve bütün organizasyonların devamı aslında bizim bu yaşayan değerimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamızda son derece önemli olacak. Onun için de biz Ahmet Ayı, ben oğlu ve ailemizin diğer fertleri olarak başta bu organizasyon olmak üzere ve buna benzer bütün organizasyonların, güreş adına yapılan tüm organizasyonların yaşaması için maddi, manevi, elimizden gelen her türlü desteği önümüzdeki dönemlerde de vereceğimize buradan size söz vermek istiyorum. Ve babamın sağlığını son dereceyi kaygılanmayın. İnşallah önümüzdeki sene kendisi bir organizasyonda gelip sizlerin aranızda olacağını ben şahsen inanıyorum. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın misafirlerimiz, evet bu güzel organizasyonun, bu güzel festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenler şu anda hemen bizim arkamızda yer almaktalar. Günün anısına önce bir fotoğraf, şöyle öne geçelim efendim, fotoğraf alınacak. Evet, bu güzel festivalin organizasyonun gerçekleşmesinde ve bu organizasyonu yapan Doğanşehir Derneği ve Doğanşehir Vakfı Yönetim Heyeti şu anda sahnedeler. Dernek Başkanı Uğur Yumuşak, Vakıf Başkanı Mesut Serin, Fatih Göbel, Ekrem Demir, Ömer Yumuşak, İlhan Çınar, Cihan Çınar efendim gitmeden Sayın Başkanımızı da efendim davet edelim. Bir de onunla birlikte Belediye Başkanımız ve Kaymakam Beyefendi'yi de alalım efendim. Bir yönetimle birlikte fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Evet. Osman abi de burada kalırsa efendim. Sonra tabii hemen tekrar devam edeceğiz. Sayın Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımız da efendim. Hemen alalım bir fotoğraf çekimi. Arkasından tabii yine protokol konuşmalarımız devam edeceğiz. Şöyle günün anısına efendim, tabii bu organizasyonlar, bu festivaller kolay gerçekleşmiyor. 55.si gerçekleşmekte. 55. Doğanşehir Ahmet Ayı Türkiye Karakuşak Güreşleri ve Festivali. Biliyorsunuz bugün güreşler, yarın ise saat 13'te coşku dolu konserler gerçekleşecek. Günün anısına bu güzel festivalin, bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenler efendim, günün anısına bir fotoğraf şu anda çekimi gerçekleşiyor. Evet, biz efendim bu organizasyonu yapan Doğanşehir Derneği ve Doğanşehir Vakfı yöneticileri şu anda sahnedeler. Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız ve tabii ki Ahmet Ayı'nın oğlu efendim, Sayın Osman Ayık abimiz de sahnedeler. Alkışlıyoruz efendim, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Önümüzdeki yıllarda tabii 56, 57, 58 diye devam edecek. Kıymetli konuklarımız, saygıdeğer misafirlerimiz, protokol konuşmalarına devam ediyoruz. Şimdi de efendim alkışlarla biz Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek Beyefendi efendim konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kocaman alkışlıyoruz efendim.
çok değerli AK Parti Grup Başkanımız, değerli Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Türkiye Futbol Federasyonumuzun çok değerli ve bundan önceki Sivasspor Başkanımız, Başkan Vekilimiz, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın yine çok kıymetli temsilcileri, değerli sporcularımız, kıymetli katılımcılar, ben de öncelikle hepinizi enişten duygularla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bu güzel vesileyle güzel ilçemiz, şirin ilçemiz Doğanşar'da olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, Güreş Festivalimiz ve Türkiye şampiyonamız hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl daha önceki konuşmacıların da belirttiği üzere 55.sini düzenliyoruz bu organizasyonu. 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası için bir aradayız. Sözlerimin başında bir süre önce geçirdiğim rahatsızlık sonucu tedavi görerek sağlığına kavuşan ancak istirahati gerektiğinden bugün bizlerle bir arada olamayan olimpiyat şampiyonumuz, milli gururumuz, güreşçimiz Ahmet Ayık abimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah kendisine sağlıklı, uzun ömürler versin inşallah. Değerli katılımcılar, kıymetli kardeşlerim, bilindiği üzere insanlık tarihi kadar eski olan atasporumuz güreş, Türk milleti için çok özel bir spordur. Gelenek olarak nesilden nesile aktarılmış olan güreş sporu, mertçe yapılan bir mücadele olduğundan güreşlerin yapıldığı yere er meydanı denilmiştir. Bizim için güreş etkinlikleri aslında geçmişimizle, kültürümüzle bağ kurmak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak anlamına gelir. Kuşkusuz ülkemizin en başarılı olduğu spor branşlarından birisi de güreştir. Ülkemizde ise güreş deyince ilk akla gelen illerin başında Sivas, Sivas'ta da güreşin diyarı deyince Doğanşar akla gelmektedir. Bilimiz Osmanlı döneminden günümüze yiğidin, güreşçinin harman olduğu yer Pehlivanlar diyarı olarak anılmaktadır. Çünkü 3 olimpiyat şampiyonu çıkaran tek iliz. Bunun başında Ahmet Ayık güreşçimiz gelmektedir. Yine Hamza Yerlikaya ve Taha Akgün de olimpiyat şampiyonumuzdur. Yine dünya şampiyonlarımız var. Sebahattin Öztürk, Aydın Bolatçı gibi. Hepsi bizlerin ve Sivas'ımızın gururudur. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki Sivas günümüzde 8 olimpiyat madalyası kazanan tek ildir. Halen de Sivas $100 şehri olarak anılmakta. 2298 lisanslı sporcuyu geleceğe yeni şampiyonlar hazırlamak için yetiştirmektedir. Kuşkusuz bu başarıda Karakucak güreşlerinin yeri ve önemi de büyüktür. Bilindiği üzere Karakucak güreşi Türkiye'de serbest güreşin temelidir. Bugün de burada güreşin otağında birçok kurum ve kuruluşumuz desteğiyle 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Büyükler Karakucak Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz ve bu vesileyle bir aradayız. Bu etkinlikle Türk güreş sporuna büyük hizmetlerde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu ve Türk Güreş Vakfı Başkanlığı yapan Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği yani FİLA As Başkanlığı görevinde bulunan medarın iftarımız Ahmet hemşerimiz Ahmet Ayık'ı ve onun güreş sporuna verdiği katkıları unutmuyor. Gelecek nesillere de bu festival vasıtasıyla onun ismini hem yaşatıyoruz hem bu geleneği de bizden sonraki nesillere aktarıyoruz. Milli güreşçimiz Ahmet Ayık inşallah daha uzun süre güreş sporuna hizmet verecek ve Sivas'ımızın adını tüm dünyaya duyurmaya ve güreş sporuna katkılar sunmaya devam edecektir. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayatı geçirilen 1500 kişilik bu güreş alanında da daha nice Ahmet Ayıklar yetişecektir. Ben bu vesileyle bu güreş sahasının da ilçemize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler de yine güreş sporu başta olmak üzere tüm branşlarda gençlerimize hizmet vermeye devam edecek, yeni şampiyonlar yetiştirmek için gayret göstereceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime burada son verirken, sporun ve sporcunun dostu ilimizde bu vesileyle misafirlerimizi ağırlamaktan, tüm güreşçi kardeşlerimizi ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. İnşallah ilimizden güzel anılarla ve başarılarla ayrılacaklardır. Tekrar tüm sporcularımıza ve tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Festivalimizin ve güreş alanımızın hayırlı uğurlu olması dileklerimle sizleri bir kez daha sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Valimiz efendim konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu arada efendim organizasyona davet ettiğiniz isimler grubu onlar telegraflara da geliyor arada. İstanbul mücadelelerine devam edelim. Tebrik etti. Herkese bol selam gönderdi efendim. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, sevgili spor severler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler'i alkışlarla efendim sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Gördün mü bizi? Saygıdeğer valim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilimiz, değerli Sivas Spor Başkanımız, Sıvayımızın değerli Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Tunç abimiz, ilimizin çok değerli protokolü, çok değerli Doğanşehir'de hemşerilerim, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, ülkemizin her bir tarafından Doğanşehir'imize gelen kıymetli hemşerilerim, Ahmet Ayık abimiz, öncelikle değerli dünya şampiyonu güreşçimiz Ahmet Ayık abimize Rabbimden acil şifalar diliyoruz. Yakın bir zaman içerisinde bir sağlık problemi yaşadı inşallah. Tez zamanda sağlığa kavuşur aramıza. Öyle kendisi için dua ediyoruz. Tabii bu ismini de verdiği Doğanşehir'imizin Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Festivali özel gününde Doğanşehir'de olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerle bir arada olmak ve bu heyecanı yaşamak çok bizim açımızdan mutluluk verici. Tabii biz değerli hemşehrilerim geçen 15 gün önce de Doğanşehir'imize gelmiştik. Kıymetli belediye başkanımız Hasan Hüseyin Bey'i makamında ziyaret ettik. Ve Doğanşehir'imiz için de çok önemli olan, çok değer verdiğimiz 3 tane projemizi de yerinde bizzat değerli kaymakamımızla birlikte, değerli belediye başkanımızla ve milletvekillerimizle birlikte yerinde keşfettik. Bir tanesi neydi? Bir tanesi ilçemizin girişinde olacak. İnşallah yakın zamanda bir 15-20 güne temelini atacağımız TOKİ'nin birinci etap toplu konut projesi. Hayırlı uğurlu olsun değerli hemşehrilerim. Tabii bu birinciyle kalmayacak. Zaman içerisinde ikinciyi, üçüncüyü de biz değerli belediye başkanımızı da burada talimatlandırdık. Dedik ki bunun devamında da yine altyapısını aslında da gerekli hazırlıklar yapalım dedik. İkincisi değerli hemşehrilerimiz yine bizim yıllardır beklediğimiz bir kısmı yapılan 4-5 kilometrelik kısmı yapılan Koyhisar yolumuzu da inşallah altyapısı ve zemin etütleri tamamlandı. Bu konudaki rapor hazırlandı ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün şu anda
incelemesinde inşallah önümüzdeki günlerde tamamlıyoruz ve inşallah bu sene içerisinde ihalesini tamamlayıp önümüzdeki kıştan sonraki ilkbaharla beraber inşallah oranın da kalan kısmı 5 kilometreden sonraki kalan 22 kilometrelik kısmı tamamlanması için de inşallah gerekli temeli de atmış olacağız. Bu da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Üçüncüsü değerli hemşehrilerimiz 16 ilçemizin 14'ünde hizmet olarak şu anda kullanıma sunulmuş durumda. Hafik ve Koyunhisar ilçemiz inşallah birkaç ay içerisinde bu tamamlanacak. Gölova ve Doğanşehir ilçemizde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kasım-Aralık dönemi içerisindeki bağlantı ve altyapı yatırımları kısmına hem Gölova ilçemizi hem Doğanşehir ilçemizi alacağız ve inşallah yine önümüzdeki bahardan itibaren de yaz sonu enerjinin de kullanılacağı, doğalgazın da kullanacağı yatırım faaliyeti ve çalışmayı da tamamladık. İnşallah onu da önümüzdeki sene hayata geçirmiş olacağız. Bu yatırımımız, bu hizmetimiz de sizlere hayırlı uğurlu olsun değerli hemşehrilerimiz. Tabii biraz önce değerli başkanımız, Sarıyer İlçe Başkanımız Halil İbrahim Bey verdi. Şimdi ilçemizin çok amaçlı olarak bir sosyal tesis ihtiyacı var. Hemşehrilerimizin gerek taziye evi, gerek kermes, gerek nişan veya gerek özel yemekler kullanılacak çok amaçlı tesisimiz içinde çok kıymetli hemşehrimiz Doğanşehir'imizin değerli iş adamlarımızdan ve önceki dönem Ahmet Ayık Karaocak güreşlerimizin ağalarımızdan Süleyman Kulur abimizi ben buraya davet etmek istiyorum. Süleyman abi buraya gelebilir miyiz? Süleyman abi Doğanşehir'i çok seviyor. Ağalıkta da bunu zaten ispatlamış durumda. Kendisiyle sohbetimizde de dedi ki başkanım inşallah biz önümüzdeki dönemi inşallah kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız çok amaçlı sosyal tesisin yapımını da ben üstlenmek istiyorum dedi. Ben yapmak istiyorum dedi, müsaadenizle dedi. Biz de Süleyman abiye bu konuda tebrik ediyoruz. Allah bu hizmetini kabul etsin diyoruz Süleyman abimize. Çok amaçlı. Aa çay satıyorlar ya. İnşallah aa orada işte ya. Yapmayı. Peki Süleyman abi şimdi söz verelim. Evet Süleyman abi. Sayın Başkanım huzurunda söz veriyorum burayı yapmak için. Hayırlı uğurlu olsun. Süleyman abimiz burada Doğanşehir sevdalısı. Hem ailesinin hem geçmişlerinin hayrına hem de Doğanşehir'imizden kullanılacak Telefonla başlar mısın? Baban arıyor. Abi ayın birinde pazartesi. Okuldan açıldığına denk geliyor. Hayır. Evet, kıymetli hemşehrilerimiz inşallah önümüzdeki dönemde hem 16 ilçemizde hem 7 beldemizde Sivas'ımıza, ilçelerimize, köylerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu Karakucak güreşlerinin ve Ahmet Ayık abimizin tabaatına düzenlenen ve festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesis çok özel bir gayretle, çabayla bu hale getirildi. Bundan bir ay önce geldiğimizde daha farklı işler yapılmaya devam ediyordu. Bu konuda ben hasreten Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin ve
Karakucak güreşleri için bir an festivali hazırlanmasında birebir takip ediyoruz. Ben Sayın Valimize teşekkür ediyorum. İl Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz Erdoğan Bey'e hasreten teşekkür ediyorum. Birebir takip etti. Ve bir teşekkürü de Kaymakamımız İsmail Bey'e. İsmail Bey de her gün bu konuda çok büyük takip etti ve yine en büyük teşekkürlerimizle belediye başkanımız Hasan Hüseyin Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Nice böyle güzel festivallerde ve güreşlerde bu güzel tesisin, spor sahasının kullanılmasında ve bizleri Rabbim bir araya getirmesinde nice güzel programlar inşallah dua ediyoruz. Bu programımız hayırlı olsun. Diğer hizmetlerimizde kıymetli hemşehrilerimizin duasını ve desteklerini bekliyoruz. Bizler bu konuda aziz milletimize, hemşehrilerimize, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzüne yakışır şekilde hem şehrimiz Sivas'ta, hem ilçemiz Doğanşar'ımızda, hem de ülkemizde büyük bir hizmet kervanını sürdürmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her zaman dualarınızı bekliyoruz. Festivalimiz ve güreşlerimiz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, var olun. Evet efendim, biz hemen Sayın İl Protokolünü sahneye davet ediyoruz efendim. Doğanşar Spor Tesisi'nin açılışı, kurdele kesimi gerçekleşecek. Sayın Valimiz, efendim kıymetli İl Protokolümüz, lütfen buyursunlar diyoruz. İl Protokolümüzde olan ve efendim şu anda bizleri orada karşıda takip eden tüm misafirlerimiz efendim buyursunlar. Evet, kurdele kesimi gerçekleşecek. İşte görmüş olduğunuz gibi 1500 kişinin bir arada birbirinden güzel sportif faaliyetlerin ve çeşitli programların yapılması için Doğanşar Spor Tesisi'nin bugün açılışı burada gerçekleşiyor. 55. Doğanşar Ahmet Ayık Türkiye Karakucak Güreşleri ve Festival programı içerisinde bu açılışta şu anda gerçekleşiyor. Sayın Valimiz efendim şu anda sahneye teşrif ettiler. Evet. Ağamızı da davet ediyoruz efendim. Sayın ağamız, ağamız da buyursun gelsin. Evet. Evet. Buyursunlar efendim. İşte şu anda çok güzel bir şekilde bu tesisin açılışı gerçekleşecek. Kurdele kesiliyor ve biz efendim bu güzel tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Daha nice güzel Karakucak güreşleri ve daha nice... Buyurun efendim. Evet. Evet. Değerli hemşehrilerim, Rabbim bu güzel spor tesisinde nice güzel böyle etkinliklerin yapılmasını ve bizlerin de bu manada bu katılımlara iştirak etmesini ve gençlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın burada nice böyle güzel spor faaliyetlere katılması için Rabbimizden dua ediyoruz. Aynı zamanda katılan hemşehrilerimizin Doğanşar'ımız için, ilçemiz için farklı etkinliklerde nice böyle güzel bir araya gelmeyi de Rabbimden niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Bu tesisin yapımından sonuçta bizim böyle açılışını yapılana kadar emeğe geçen kimler varsa, valimizden, eski kaymakamımızdan, belediye başkanlarımızdan, müteahhitinden kimler bu konuda destek olmuşsa Allah onlardan razı olsun. Onlara da birer dua edelim inşallah. Bu hizmetin devamı için, güzel hizmetlerimizin hem şehrimizde hem ilçemizde devamı için bu spor tesisinin hayırlı uğurlu olması için ya Allah, Bismillah. Hocam, Süleyman abimize, arkadaşlar, değerli hemşehriler, Süleyman abimize bu açılışın makasını ve aynı zamanda kurdelesini verdik. Diğer sosyal tesis bittiğinde Sayın Valimizle beraber bu makasla Süleyman abiyle beraber açacağız inşallah. Hayırlı olsun. Efendim hemen plaket takvimine geçiyoruz. Plaketlerimiz hazır mı arkadaşlar? Evet. Sayın Milletvekilimize, Sayın Valimize efendim. Buyurun plaketlerimiz hemen. Sayın Başkanımız takdim edecek. Buyursunlar efendim. Evet. Hemen günün adı sıra plaketle birlikte fotoğraf çekimleri de şu anda gerçekleşiyor. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi bu güzel spor tesisi
Doğanşar için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Burada birbirinden güzel etkinlikler, festivaller, programlar gerçekleşecek. Evet, hemen plaketlerimizi Sayın Valimize efendim şu anda takdim ediyoruz. Gün yanı sıra hatıra fotoğrafları da çekiliyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Ayrıca efendim federasyonun takdim edeceği plaketler de var bu plaket takdiminin arkasında. Biz güvenlik protokolünü sahnede tutmaya devam ediyoruz. Sayın Meclis Başkanımızın efendim plaket takdimi gerçekleşti. Evet, devam ediyoruz efendim. Başka plaketler hemen lütfen sırasıyla hemen şöyle plaketlerimizi isimlere takdim etmeye devam edelim. Hayırlı olsun diyoruz. Sayın Kaymakam Bey'e de plaket takdim ediyor efendim. Evet, bu güzel testin hizmete geçmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz ve federasyonun plaket takdimi de olacak. Evet, federasyonun... Evet. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu. Bir fotoğraf. Bir saniye. Sayın İbrahim Türk İş Beyefendiliğine, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hupur Beyefendi tarafından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuza, Türkiye Geleneksel Güreşlerimize vermiş oldukları katkı ve desteklerden dolayı kıymetli AK Parti Grup Başkanımız, Sivas Milletvekilimiz Sayın Abdullah Güler Beyefendi'ye plaket takdimi yapılıyor. Evet, alkışlıyoruz efendim. Hayırlı olsun diyoruz. İşte federasyon plaket takdimini gerçekleştiriyor. Günün anısına hatıra fotoğrafları. Bir plaketimiz daha var efendim. Sayın Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek Beyefendi'ye Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız adına Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Vekilimiz Sayın Şahin Hupur Beyefendi tarafından plaketleri takdim ediliyor. Alkışlıyoruz efendim. Hayırlı olsun. Bir plaket daha var. Doğanşar Kaymakamımız Sayın İsmail Yüksel Beyefendi'ye plaketleri takdim ediliyor. Alkışlıyoruz efendim. Hayırlı olsun diyoruz. Yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız adına Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Vekilimiz Sayın Şahin Hupur Beyefendi tarafından Doğanşar Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Karataş Beyefendi'ye plaketleri takdim ediliyor. Evet, alkışlıyoruz. Hayırlı olsun. Ve yine Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Erdoğan Tunç Beyefendi'ye plaketleri takdim ediliyor. Tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Kıymetli şampiyonumuz Ahmet Ayır Hatunumuz Sayın Osman Ayıp Beyefendi'ye plaketleri takdim ediliyor. Evet, Osman abi. Evet, yine Osman abi Türkiye geliyor. Futbol Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Mecnun Okyatmaz Beyefendi'ye plaketleri takdim ediliyor. Evet efendim, hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Evet, Osman abi de geldi. Osman abi de plaketlerden takdim edilecek. Evet, kıymetli misafirlerimiz, kıymetli protokolümüze Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türk İş Beyefendi adına Türkiye Geleneksel Güreşler ailesi olarak teşekkürlü bir borç biliyoruz. Bir hatıra fotoğrafı isterseniz şöyle alalım efendim. Çok güzel bir fotoğraf karesi ortaya çıkacak. Evet, hep birlikte Osman abi lütfen başkanlarım, sayın vekillerim, sayın valim buyursunlar efendim. Evet, günün anlam ve önemine dair. Evet, görmüş olduğunuz gibi işte şu anda Doğanşar ilçesinde böylesine güzel bir tesisin açılışı gerçekleşti. Doğanşar Spor Tesisi Sivas'ımıza, Doğanşarlılara hayırlı olsun diyoruz. Daha nice güzel etkinlikler, festivaller yapılması adına diyoruz. İlk protokolümüze teşekkürler, diğerlerini alıyoruz ve güneşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, artık mücadelelere tekrar dönüyoruz. Evet, bizi alabilir miyiz? Değerli büyüklerimiz. Çayırda bir mücadele var. Evet, ezanı Muhammed okunuyor. Mücadelede duracak, evet. Evet. 6 puan mı hocam? Evet kıymetli misafirlerimiz şu anda Erbeydan'da devam etmekte olan Muhammed Ali Genç ve Bekir Demirtaş arasındaki müsabaka normal sürede
eşitlik bozulmadığından dolayı şu an itibariyle altın puan uygulamasına geçilmiştir. Siz saygıdeğer misafirlerimizin bilgilerine arz olun. Saygıdeğer konuklarımız, Sayın Valimiz ve Sayın Abdullah Güler efendim alandan ayrılıyorlar. Kendilerine katılımlarından dolayı, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli misafirlerimiz, Başpehlivanlık ikinci tur kura çekimlerine başlıyoruz. Evet değerli öğretmenim, ekranı ikiye bölelim ve başpehlivanların ikinci tur Evet, kurallarını çekiyoruz. Evet. Alfabetik sıralamaya göre Tam bizim önümüzde. teker teker anons edeceğiz. Gelerek kendileri kurallarını çekecektir. Abdüsselam Güngör geliyor. Abdülselam Evet, Güngör kıymetli ilk kurasını başpehlivanlarımız çekiyor alalım. başpehlivanlıkta. İkiye bölelim değerli öğretmenim ekranı. Ve kura çekimini de ekranlara getirelim. Anıl Berkan Kılıç sallayan geliyor. Abdüsselam Güngör. 6 numara. Atilla Kaan Aydın geliyor. Anıl Berkan Kılıç sallayan 2 numara. Doğan Uzun geliyor. Atilla Kaan Aydın 4 numara. Enes Güler geliyor. Doğan Uzun 15 numara. Fatih Yaşarlı geliyor. Evet teşekkür ediyorum değerli öğretmenime. Enes Güler 3 numara. Feyzullah Aktürk geliyor. Fatih Yaşarlı 9 numara. Kenan Gör geliyor. Feyzullah Aktürk Mehmet Can Üngör geliyor. kurasını çekiyor. Feyzullah Aktürk 13 numara. Kenan Gör 10 numara. Feyzullah Aktürk 13 numaralı kurayı çekti değerli güreş severler. Kura çekimi devam ediyor. Mehmet Can Üngör 14 numara. Ömer Yavuz geliyor. Ömer Faruk Dizikara geliyor. Mustafa Tayyip Küçük 7 numara. Ömer Faruk Dizikara Ömer Faruk Kalender geliyor. 5 numara. Ömer Yavuz Serhat Elvan geliyor. 11 numara. Ömer Faruk Kalender 1 numara. Tunahan Turcan geliyor. Serhat Elvan 8 numara. Cafer Çarkacı geliyor. Tunahan Turcan 16 numara. Feyzullah Aktürk 13 numaralı Cafer kurayı çekti. Çarkıcı. Abdüsselam Güngör 6, Anıl Berkan Kılıç sallayan 2. 12 numara. Evet başpehlivanlarımız buyurun. Tamam yeni kart verin bekleyin. Başpehlivanlarımız her meydanda. Hadi koç yiğitler. Evet başpehlivanlarımız ikinci turda. Aman Banklarıyla Anıl Berkan Kılıç
sizlere eşleşmeleri anons etmek istiyorum. Ömer Faruk Kalender, Anıl Kılıç Sallayan'la, Enes Güler, Kenan Aydın'la, Ömer Faruk Selam Güngör'le, Abdüselam Güngör'le, Mustafa Küçük, Serhat Elvan'la, Fatih Yaşarlı, Kenan Gör'le, Ömer Yavuz, Cafer Çarkıcı'yla, Feyzullah Aktürk, Mehmet Üngör'le, Doğan Uzun'da Tunahan Turca'yla güreşecek. Feyzullah Aktürk'ün rakibi Mehmet Üngör. Ve sözü şimdi baş pehlivanların salavatlamasını ekranlara getirelim değerli yönetmenim. Baş pehlivanlar salavatlanıyor. Bütün kameraları oraya çevirelim. Evet. Beşadiye Kılıç Petroller sahibi Adem Kılıç adına güreş yapıyor. Ömer Faruk Kalender Çorum yukarı gelin. Milli güreşçimiz Anıl Berkan Kılıç Sallayan, Sütçü İmam'ın torunu Kahramanmaraş. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı Atilla Kaan Aydın, Yiğidolar şehri Sivas. Tokat Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Recep Bozdemir Bey'in pehlivanı Enes Güler, Tokat Ormanbeyli. Abdüsselam Güngör, Tokat Turhan. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nün pehlivanı Ömer Faruk Dizikara, Yiğidolar şehri Sivas. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Karabey pehlivanı. Bugün her meydanımızda Tokat Dış Adamımız Akçanlar İnşaat sahibi Sayın Ahmet Akçan adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey pehlivanı. Pehlivan Biçerdöver Tarımları sahibi Halis Küçük adına güreş yapıyor. Mustafa Tayyip Küçük, Çorum İskilip Kırköy. Hatay Dört Yol Belediye Başkanımız Sayın Bahadır Amaç Bey pehlivanı. Ömer Yavuz, Hatay Dört Yol. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Arslan Bey pehlivanı. Bugün her meydanımızda Arazlı Köylü Emek Türbü sahibi Ebu Bekir Çiftçi adına güreş yapıyor. Cafer Çarkıcı Çanakkale. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Ve işte geçen hafta double yaptı. Hem Ankara Keçiören Karakucak güreşlerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük ödüllü Karakucak güreşlerinin baş pehlivanı olduğu Feyzullah Aktürk ve bir gün sonra da pazartesi günü tarihi Çanakkale Çardak Yağlı Pehlivan güreşlerinin baş pehlivanı olduğu ve bugün de baş pehlivanlığın en favori ismi. Feyzullah Aktürk, Manisa Akhisar. Bu görevlilerimizde Alasya Köyü Çiftçi Çapkı Selahattin Çiftçi adına güreş yapıyor. Mehmet Can Üngör, Sefa Üngör Çileğe, Yiğidolar şehri Sivas Hortum. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Kenan Gör, Savaşlar Diyarı Erzurum. Milli güreşçilerimizden Ay Yıldızı Ak bayrağımızı defalarca göndere çekildi. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya ezberletmiş olan bir baş pehlivanımız. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün her meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur adına güreş yapıyor. Fatih Yaşarlı, Davaşlar Diyarı Erzurum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı Doğan Uzun. Mersin Tarsus. Adana Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Tunahan Turcan. Adana Biyanlı'da. Damarlarınızdaki asil kan, ona eşittir vatan, vatan için şurada toprakta gencecik yatan, artık anaların gözlerinden yaşlar akmasın, ben bir Türk'üm demekten asla kimse korkmasın.
misafirlerimiz. Büyükler 90 kilogramda bakınız yaklaşık 45 dakikalı. Radeli Genç ve Bekir Demirtaş arasındaki müsabaka devam ediyor. Şu an itibariyle altın puan uygulamasında Koçyiğitlerin birbirine üstünlük sağlayamamışlardı. Evet. Ahmet Ali Genç rakibine galip. Her iki pehlivanımızla alkışın en büyük hak ettiler. Coşkuyla alkışlıyoruz. Evet, baş pehlivanlarımız son 16 turunda Allah Allah nidalarıyla salavatlandı. Büyükler Türkiye Karakucak Şampiyonası'ndayız. Sivas'ta Doğanşar Er Meydanı'ndayız. Evet, büyükler 55, 60, 65, 70 kilogram çeyrek final pehlivanları her meydanda hazır olunuz. Büyükler 55, 60, 65 ve 70 kilogram çeyrek final pehlivanlarımız her meydanında hazır olunuz. Hakem arkadaşlarımız her meydanda. Evet, davullar. Evet kıymetli misafirlerimiz şu anda Doğanşar Er Meydanı'nda. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, evet, değerli Ama Güreşi ve Aşıtmalı Ama Güreşleri As Başkanımız Sayın Mehmet Emin Bay Beyefendi aramızdalar. Şu anda ekranlarda Feyzullah Aktürk mücadelesini izliyorsunuz. Yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İbrahim Özdemir aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine Kahramanmaraş 12 Şubat Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Kadir Gemli aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine geçmiş dönemlerde birçok ilimizde Gençlik ve Spor Mehmet Güngör. Milli güreşçimiz Sayın Ökkeş Demir Beyefendi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bakalım, evet, bastırdı. Bu röket 2-0'ını geçti ekranın sonunda. Feyzullah Aktürk. Feyzullah Aktürk ekranlarda. Evet, Feyzullah Aktürk rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Feyzullah Aktürk, yani güreş severler, dolu dizgin yoluna devam ediyor. Evet, davullar devam ediyor. Dörtte ekran alabiliriz Güreş diğer devam ediyor. mücadeleleri değerli yönetmenim. Güreş severlerimiz için.
Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilo çeyrek final. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam etsin. Onlar devam. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilo çeyrek final. 2019-2024 Çapsınar Köyü ağası Sayın Ömer Söylemez Bey, Çapsınar Köyü adına güreşiyor. Mehmet Yüce, Kahramanmaraş. Belediye Başkanımız İstanbul Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun adına güreşiyor. Görkem Gülçay, İstanbul. Kaptan Alım Ticaret sahibi Muharrem Kaptan adına güreşiyor. Zeki Kaplan, Amus. Denizli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Uzun adına güreşiyor. Yusuf Uzun, Sivas. Bugün burada Ahmet Avcı adına güreşiyor. Emre Demir, Hatay Gökyol. Gökyol Belediye Başkanımız Sayın Bahadır Amaçlı adına güreşiyor. Remzi Çakır. Hatay Gökyol. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı Şaban Kızıltaş, Kahramanmaraş. Gayip. Aldınız var mı? Makineye soralım. Mekanik çivi, mekan çay evi sahibi Sayın Çetin Gülek adına güreşiyor. Kahraman eski Kahramanmaraş. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tamam versin.
direndi. Rakibi kendi de açılabilirdi. Mustafa Küçük, Serhat Elvan'ın rakibi. Davullar, davullar. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız, büyükler, Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilo. Tokat Aile Sosyal Sigorta Spor Pehlivanı. Mücadelede bitmiş, süresi bitmiş olabilir. Bakıyoruz. Evet. Süre bitti ve Serhat Elvan da çeyrek finalde. Furkan Üçok, Kahramanmaraş. Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Pehlivanı. Durdu Mehmet Eroğlu, Kahramanmaraş. Duyamıyor hocam. Bir saniye. Evet kıymetli misafirlerimiz. Baş pehlivanlık güreşlerinde Anıl Berkan Kılıçdallayan ve Ömer Faruk Kalender arasındaki müsabakada normal süre sona ermiştir. Şu andan itibaren 6 puan. Yani ilk puan alan baş pehlivanımızın galip ilan edileceği bölüme geçilmiştir. Ömer Faruk Kalender baş pehlivanımızın 2 ihtarı vardır. Siz saygıdeğer misafirlerimizin ilgi ve bilgilerine arz olun. Ankara Asker Spor Kulübü Pehlivanı Dini Uzun, Tarsus. Bugün burada Tokat Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Sayın Kemalettin Yılmaz adına güreşiyor. Yasin Dağ, Tokat Kozat'a. Karamürselli güreş ağası Asmar Holding sahibi Sayın Taceddin Aslan ve oğlu Yılmaz Arslan adına görüşüyor. Mahmut Göçer, Tokat Pazar. Ankara Aski Spor Kulübü Pehlivanı. Bugün burada Doğanşar Kaymakamımız Sayın İsmail Yüksel adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Cabbar Tokat İksan. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Pehlivanı Muhammed Ali Kesti, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah rahmet versin. Davullar. Değerli güreş severler, kıymetli protokolü. Hüseyin saat 11'den bu tarafa hazırlanıyor. Er meydanında şınavını çekti, peşrevini çekti. Anca hazırlandı. Şimdi Allah nasip ederse baş pehlivanlık güreşinde final yapacaklar. Evet. Hala ısınıyor Hüseyin. Bir alkışlayalım efendim Hüseyin'e. Hüseyin kardeşine Evet, şu anda Fatih Yaşarlı toplumsal dokunuş noktasında değerli şampiyonumuz. Değerli güreş severler,
genç güreşçi kardeşimizle bir gösteri güreşi yapacak. Birinci Özel pehlivanımız kardeşimizle. Hüseyin Tükür. Alkışlıyoruz. Hay maşallah. Hüseyin Tekyol'dan. Hüseyin Tükür'ün rakibi yine milli güreşçilerimizden Diğer güreşleri de verelim. Fatih Yaşarlı. Evet, alkışlıyoruz. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Yiğit Türk aslanlarına, baş pehlivanlara alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah'tan o Resul! Güreşin birleştirici gücü, şefkatli yönü. Fatih Yaşarlı'da tebrik ediyorum değerli kardeşim. Toplumsal anlamda sportif güzellikler bunlar. Alkış yapalım alkış! Değerli güreşseverler, Hüseyin Tıkır baş pehlivanımız siz değerli güreşseverleri teşrifle selamlıyor. Diyor ki topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz. Başkanımız diyor ki Hüseyin Tıkır nasıl olsa rakibini yenecek dedi. Madalyasını tam takacaktı. Fatih Yaşarlı dedi ki kabul etmiyorum. Evet, Hüseyin Çıkrıkçı. Şimdi düzelttik. Fatih Yaşarlı diyor ki başkanım nereye madalya takıyor? Daha güreş bitmedi. Evet. Evet, babalar. Kıymetli misafirlerimiz, büyükler 70 kilogramda, ilerikler 8 kilogram. Fakat Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sarı. Günün kazananı. Evet. Bu sevinç, bu gurur, bu onur. Hüseyin Çıkıkçı da çoraplarını da çıkartıyor. Tamam ben güreştim, baş pehlivan oldum diyor. Evet şimdi madalyasını hak etti. Evet. Sayın Şahin Upur Başkan Vekilimiz. İşte bir federasyon başkan vekili, bir federasyonun kurumsal noktasında sadece sportif rekabet değil, insani ve vicdani dokunuşlarla da farkını ortaya koyuyor Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu. Evet. Başkanımız, baş pehlivanlarımızda bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugünler mekanımızda Doğanşehir Kaymakamımız Sayın İsmail Yüksel Beyefendi adına güreş yapıyor. Hamza Sopalı, Mersin Erdemli. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey'in pehlivanı. Mustafa Sopalı, Mersin Erdemli. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgen Bey pehlivanı. Abdülsamet Timurmanga, Kahramanmaraş. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Akın Ulukaş. Yiğitabakşehir Sivas Yıldızı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Faruk Gültepe, Dadaşlar Diyare Erzurum. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey pehlivanı. Bugüner meydanımızda iş adamımız Sayın Ekrem Özdemir adına güreş yapıyor. Sinan Salak, Şırnak Dizi. Emekli polis memuru Mehmet Göner adına güreş yapıyor. Ahmet Salim Yiğit, milli güreşçimiz Adana Kod.
kilogram pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. Evet, 75 Evet, kilogram çeyrek finalde 70 kilogram bisiklette Allah'la nidalarıyla salavatlandı pehlivanlarımız. Büyükler 75-80 kilo var. Mustafa hocam 75 hazır değil mi? Evet 80 kilolardan hazırlansın. Büyükler 80. Evet 85-90 kilolar. Başladı. 85-90 kilolar. Ekranı 4'e bölelim değerli yönetmenim çünkü çeyrek finaller sirkülasyonu başladı. Davullar, davullar. Çok kıymetli güreş severler, değerli konuklarımız. Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 75 kilo çeyrek final. Ankara İller Bankası Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ertuğrul Kahveci. Edeler Diyarı Kahramanmaraş. Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sargın Bey pehlivanı. Samet Yıldırım Tokat Zile. Tazegül hayvancılık sahibi Sayın Erdi Tazegül adına güreşiyor. Ömer Baki Şahin Almus. Ömer Altın Tozanlı Yoğun Pelit Köyü. Amasya Belediye Başkanı Sayın Avukat Turgay Sevindi Bey'in pehlivanı. Can Osman Sarı Amasya. Bugün burada dünya şampiyonu Hayri Yücel adına güreşiyor. Evet değerli güreş severler, mücadeleler devam ediyor. Dörtlü ekranda. Ankara TKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün burada milli güreşçimiz Tekli ekrana alalım değerli yönetmenim, sonra kameramızı düzeltelim. Böyle olmaz yani lütfen. Evet, bize yakışmaz çünkü böyle prodüksiyon. Ferhat Kılıç Ankara. Pehlivanım durma, sen de yaparsın hatağı. Hazreti Hamza'dan bugüne Eller Meydanı'nda kurduk otağı. Tokat, Sivas, Samsun. Evet, harika. Sağ üst kadrajda, sağ alt kadraj aynı mücadelede. İkili alalım değerli öğretmenim. İkili alalım, fark etmez. Evet, ikili alalım. Muhammedur Resulullah. İkili ekran alalım. Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Evet 80 kilolar buyurun. 80 kilo pehlivanları. Buyurun hemen. Arkadaşlar pehlivan kardeşlerim şöyle. Şimdi dörtlü alabiliriz çünkü 75 kilogramlık siklette de çeyrek finaller salındı. Arkadaşlar pehlivan kardeşlerim sıraya geçelim. Dörtlü ekranla devam edelim. Evet, harika. Evet davullar. Evet kıymetli misafirlerimiz bugün yapılan Karakucak güreşlerimizde Doğan Şartları'nda teknik komite olarak hizmet veren Sayın Fikret Ayaz hocama, Hasan Gulaşlı hocama, Nuri Ayık hocama ve Mehmet Ali Katar hocama çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Evet, büyükler 80 kilogram çeyrek final. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Özgür Bakar, Yiğidolar şehri Sivas Zara. Evet, kıran kırana mücadeleler. Ağır sikletlerde. Ankara Büyükşehir Belediyesi Askiye Spor Kulübü'nün pehlivanı.
Çatpınar Köyü AS. Değerli yönetmenim, dörtlü ekranda kameralarımızı lütfen tekli ekrana düşelim. Güreşleri bilince tamam, bu şekilde devam edelim. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sağ alt kadrajda, sol üst kadrajda aynı mücadele var. İbrahim Ceyhan Beyefendi adına güreş yapıyor. Murat Doğan Tokat Zile. Ankara TEDAŞ. İkili ekrana düşebiliriz değerli yönetmenim. Tamam, zorlanıyorsak ikili ekrana düşebiliriz. Yiğidolar şehri Sivas. İstanbul Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey pehlivanı. Ahmet Öksüz İstanbul. Sol üst kadrajdaki mücadeleyi başka bir alana çevirebiliriz çünkü sağ alt kadrajda aynı mücadele. İstanbul Sultan Gazi Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün her meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İstanbul İl Temsilcimiz Sayın Ramazan Üngör adına güreş yapıyor. Mehmet Karaca Tokat Armus Çeviri. Pehlivanlar toplanıyoruz. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Büyükler 80 kilogram. Çeyrek final pehlivanlarımıza alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet 85 kilolar. Buyurun. Davullar devam edelim hocam. Değerli güreş severler, Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda 85 kilo çeyrek final. Büyükler 90 kilogram pehlivanlara her meydanında yerlerimiz olmuş. Büyükler 90 kilolar. İstanbul Bahçeli Evler Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün de burada 2019-2024 yılı Çatpınar Köyü güreş ağası Sayın Ömer Söylemez de Türk Çatpınar Köyü adına güreşiyor. Coşkun Kereş, Sivas Yıldızeli. Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sargın Bey pehlivanı. Efe Rüştü Altıtaş, Tokat Zile. Bugün burada kıymetli hocamız Fikret Ayaz adına güreşiyor. Milli güreşçimiz Adem Akbulut. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü pehlivanı. Dadaşlar Diyarı Erzurum. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü pehlivanı Nazım Kara Samsun. Zara Belediyesi Spor Kulübü pehlivanı Namık Korkmaz. Sivas Zara. Evet değerli güreş severler, Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15 ortak canlı yayın ağındayız. Bugün burada Sivas Doğanşar Er Meydanı'nda Karakucak Büyükler Türkiye Şampiyonası'ndasınız. Türk güreşin sembol ismi Ahmet Ayık ismine atfen tertip edilen organizasyondayız. Cesur Pen sahibi Sayın Fehmi Cesur adına güreşiyor. Sefa Cesur. Tokat Turhal. Adana Güreş Eğitim Merkezi'nin pehlivanı. Bugün burada kıymetli hocamız, kıymetli müdürümüz Mithat Birer adına güreşiyor. Mustafa Kurt, Adana. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarlar yine maşallah. Haydi Allah devam etsin. Allah. Hadi arkadaşlar.
90 kiloluk sikletlerde davet edildi çeyrek final güreşleri için. Alt sikletlerde mücadeleler devam ediyor. Çok acele Türkiye'ye yerlerini alıyoruz. Evet, minikler 30, 35, 40, 45, 50 ve 55 kilogram. Çayırdaki mücadeleleri alabiliriz devletlerim yakın kadrajlar tabii ki de. Evet, minikler 30 kilogram. Ferhat Bulut, Muhammed Enes Kaya, Arda Eylül. Evet, tavalar bir saniye. Evet, pehlivanlarımızın dikkatine. Pehlivanlarımız Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ödül ve madalya seremonisi talimatı hükümleri gereğince kürsüye madalya törenine güreş kıyafeti yani pırpıtla çıkmak zorundadır. Herhangi bir mazeret beyan etmeksizin geçerli mazereti olmadan kürsüye çıkmayan pehlivanımız disiplin kuruluna sevk edilir. Kıymetli antrenörlerimizin pehlivanlarımızı bu yönde hazırlamaları önemli rica olur. 30 kilogramda 3. Sivas'tan Berat Bulut, 2. Sivas'tan Mehmet Enes Kaya, 1. Tokat'tan Hamza Evli. Evet, pehlivanlarımızı hemen kürsüye alıyoruz. Evet, pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Hacı Güney davetini arz edelim. Evet, Sayın İsmail Bulut, Sayın İsmail Bulut, kürsü yanında bekleniyorsunuz. Alkışlıyoruz pehlivanlarımıza, başarılarının daim olmasını diliyoruz. Sayın Hacı Güney Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. 35 kilogram madalya töreni 3. Tokat'tan Göklük Alper Ekeli, Sivas'tan Salih Sakarya, 2. Sivas'tan Beytullah Yiğit Akboğa ve 1. Sivas'tan Muhammed Efe Kaya. Hemen pehlivanlarımızı kürsüye alıyoruz. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Valla Dursun Nevruz Beyefendi'ye davetimi arz ederim. Bir yandan mücadeleler, diğer yanda da madalya seremonisi de başladı. Değerli severler. Madalya seremonisini dayak alabilir miyiz değerli bilmiyorum ama aileleri de şu anda heyecanla ve merakla bekliyorlar. Alt sikletlerdeki gençlerimizin mücadelelerini acaba benim oğlum derece yaptım. Madalya alacak mı? Heyecanlı yaşayan başarılarına da. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. 40 kilogram madalya töreni. 3. İstanbul'dan Muhammed Buka, Sivas'tan Muhammed Sefa Kaya, 2. Tokat'tan Ahmet Ensar Akbaş, 1. Tokat'tan Göktürk Alper İkindi.
sağlık görevlileri, Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Şerif Yürük Beyefendi'ye davetimi arz ederim. ben hocam araya bitireyim mi? Tabii hocam sen deyiz buyur. Değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız, büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 90 kilo çeyrek. Yusuf Eski Sarılı, Kahramanmaraş. Akasya akşam sahibi Sayın Yücel İncebey'in pehlivanı. Muhammed Ali Genç, Rogan Turhan. Alazlı Göğü Çiftçi Şapka Selahattin Çiftçi adına güreşiyor. Sertaç Güngör, Sivas Bozkurt. Ankara İl Erman'da Spor Kulübü'nün pehlivanı Nihat Bektaş, Şırdan. Sultan Gazi, İstanbul Sultan Gazi Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun adına güreşiyor. Kadir Yazıcı, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Hasan Kaya, Hatay. Zile Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sarkı Bey pehlivanı. Şahin Dur, Tokat, Başka bir kadrajdan güreşleri çekelim değerli öğretmenim. Arka kameramız doğru yerde değil. O yüzden pehlivanların sırtlarını çekiyoruz. Benim sağımdaki ve solumdaki kameraları aktif kullanalım. Çünkü önümüzde güreşler var. Evet. Bu üçlü kamerayı güçlü kullanalım. Bir kamerayı da madalya seremonisi için ekranlara alabiliriz. İllallah Muhammedun Resulullah 90 kilo çeyrek finaline alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tamam versin. Pehlivanlarımızı bekleriz. Bir saniye. Tamam. Evet, şimdi sıra baş pehlivanlarımızın kura çekimine başlanacak. Mücadeleler var. Değerli tam önümüzde. Evet, şu anda kadraja geldi. Bu güreşi yakından alalım. Evet. Şu anda ekranlarda. İkiye bölerek alabiliriz. Fatih Ergin tam önümüzde. Az önce ekranlara geldi. Ekranı ikiye bölerek alabiliriz. Evet. Evet, bravolar, bravolar. Evet kıymetli misafirlerimiz, pehlivanlarımızın dikkatine. Miniklerde ilk 4 dereceyi alan pehlivanlarımız, büyüklerde ilk 8 dereceyi alan pehlivanlarımız hemen sahamızın yan tarafında bulunan bina içerisinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu muhtemelimiz Serdar Bey'in yanına giderek imza karşılığı ödüllerini alabilirler. 45 kilogramla madalya töreni, 3. Sivas'tan Regaip Ataş, Adana'dan Mehmet Akış gösteriyor. 2. Tokat'tan Mert Sefa Ülkü, 1. Sivas'tan Emin Yıkılkan. Pehlivanların madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Selahattin Turunç Beyefendi'ye davetini arz ederim.
Neredesin? Ben gidiyorum. Neredesin? Alkışlıyoruz pehlivanları, başarılarına dahil olmasını diliyoruz. Sayın Selahattin Turunç Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. 50 kilogram madalya töreni. 3. Sivas'tan Muhammed Meral Sönmez, Sivas'tan Recep Üzer, 2. Tokat'tan Ferdi Coşkun, 1. Tokat'tan Muğla Batuhan Duman. Türkiye Karakucak Şampiyonası için Pehlivanlarımızın Sivas'tayız, madalyalarını Doğan takdim Şaher etmek üzere. Meydanı'ndayız. Güreş sembolümüz Ahmet Ayık ismini atfen tertip edilen Pehlivanlarımızın madalyalarını büyük takdim organizasyonda etmek üzere. çeyrek finaller şu anda güreş yapıyor. Ardır. Alt sikletlerde ve bir azanda baş pehlivanlar çeyrek final kurallarını çekecekler. Verdim 3-0 yaptığı mücadeleyi. Nereye gittiler? Çantayı da aldılar. Sırtı bize dönük olan güreşçi Fatih Yardım. Tekrar ediyorum. Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15 orada canlı yayın ağıyla birlikteyiz. Alkışlıyoruz pehlivanları, başarılarına dahil olmasını diliyoruz. Sayın Muttalip Özdemir Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Minikler 55 kilogram madalya töreni. 3. Sivas'tan Esat Öztürk, Tokat'tan Melih Köse, 2. Sivas'tan Serdar Muhsin Çakmak ve 1. Tokat'tan Sağ Barış kadrodaki Günhan. mücadele kaydı. Kameramanımız biraz daha Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Fırat Ateş Beyefendi'ye davetliği arz. Baş pehlivanlarımız, baş pehlivanların kura için her meydan. Hadi koçikler. Sivas Sara'dan gelen sporcu kafilemizin aracı hareket etmek üzeredir. Lütfen Sivas Sara'dan gelen sporcularımız aracın yanında beklemiyorsunuz. Duydunuz çabuk. Çabuk. Üstünüzü giyin hemen kalkmaz. Rahat olun. Abi yarın rahat olun. Alkışlıyoruz pehlivanların başarılarından dahil olmasını diliyoruz. Sayın Fırat Ateş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, miniklerimizin madalya töreni sona ermiştir. Benim oğlum. Baş pehlivanlarımız çeyrek final kuralları çekmek üzere her meydan. Hadi koçikler. Sayın misafirlerimiz, şimdi bir plaket takdim törenimiz olacaktır. Bu arada güreşlerde devam ediyor. Hemen plaket alacak olan kişileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hüseyin Yılmaz, Doğan Şarağası, kendilerini efendim sahneye davet ediyoruz. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkeş'i sahneye davet ediyoruz. Ve plaketleri takdim etmek üzere de Doğanşehir Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Karataş'ı alkışlarla efendim sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Evet, şöyle sahneye alalım efendim sizleri. Kıymetli misafirlerimiz, böylesine güzel bir günde gerçekten gün boyunca harika bir şekilde tüm tabii güreşçiler burada. Yeşil sahalarda güreştiler. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Şöyle başkanım, ön tarafa alalım sizi. Evet. İsmail Hakkı Başkanımıza efendim takdim ediyoruz. Günün anısında bir fotoğraf karesi alıyoruz efendim. Emeklerinize, desteklerinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık.
Saygılar. Evet, efendim, İbrahim Türkiş bizi duydular mı acaba? Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş. Evet. Evet başkanım, buyursunlar diyoruz. Şöyle Evet, ekranı ikiye bölelim değerli öğretmenim. Kura çekimini de ekranlara getirelim. Notlarımızı alacağız çünkü. Başkan Vekili. Çok pardon. Tamam. Evet, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Sayın İbrahim Türkiş Beyefendi'ye belediye Şahin Okul, bana öyle yazmışlar. Çok pardon efendim. Şahin Okul, efendim başkanım. Kusura bakmayın. Peki, efendim belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli misafirlerimiz, görmüş olduğunuz gibi 55. Doğan Şair Ahmet Ayıp Türkiye Karakucak Güreşleri ve Festivali tüm heyecanıyla, tüm tabii ki coşkusuyla devam ediyor. Güreşçilerimiz güreşmeye devam ediyorlar. Tabii artık yavaş Kura çekimini de ekranlara getirelim değerli öğretmenim. Bu arada ben güreş ağası olmak isteyen saygıdeğer misafirlerimizin arasından kişiler varsa onlar da efendim şu anda protokolün hemen karşısında plastik sandalyeler görmüş olduğunuz gibi o sandalyeler güreş ağlarını bekliyor. Hadi bakalım güreş ağları efendim, güreş ağası olmak isteyenler buyursunlar sandalyeye teker teker oturabilirler. Bakalım kimler olacak efendim. Evet kıymetli misafirlerimiz baş pehlivanlık çeyrek final kura çekimlerine başlıyoruz. Baş pehlivanlık çeyrek final kura çekimlerine tezahürat etmek üzere Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Okul Beyefendi'yi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Alt Başkanımız Sayın Ahmet Emirbaş Beyefendi'yi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın İbrahim Özdemir Beyefendi'yi, yine Doğanşehir Belediye Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Karataş Beyefendi'yi, yine Doğanşehir Kaymakamımız Sayın İsmail Yüksel Beyefendilere davetini arz ediyor. Yine Avrupa Dünya Şampiyonumuz Sayın Sebahattin Öztürk Beyefendi'yi Ankara'dan davetini arz ediyor. Evet, bu arada değerli güreş severler, madalya seremonisi devam ederken şimdi de kura çekimi için davet edildi protokol. Ekranlara getirelim karşı kameramızdan. Evet, belediye başkanımızı bekliyoruz. Evet, baş meydan. Ömer Faruk Kalender geliyor. Hemen akabinde Enes Güler geliyor. Evet, kura çekimi başlıyor baş pehlivanlıkta. Çeyrek final kuraları. Ömer Faruk Kalender. Merhum 2 şampiyonumuz. numara. Fevzi Şekeri'yi buradan rahmetle ve minnetle anıyoruz. Enes Güler. 6 numara. Serhat Eyvah geliyor. Hemen Fatih Yaşarlı geliyor. Serhat Elvan. 7 numara. Ömer Yavuz geliyor. Hayır, hayır. Fatih Yaşarlı. 3 numara. Ömer Faruk Dizikara. 1 numara. Ömer Yavuz. 5 numara. Feyzullah Aktürk geliyor. Ve son baş pehlivanımız Doğan Uzun geliyor. Feyzullah Aktürk. 8 numara. Çalama ayrılmayan hemen bir hatıra fotoğrafı verelim. Doğan Uzun. 4 numara. Evet, yine teknik komitemiz Sayın Fikret Hasan Bulaştı. Nuri Ayıp ve Mehmet'in fotoğrafına hemen fotoğraf içinden meydanda davetini arz ediyorum. Evet sayın hocalarım sizleri de hemen fotoğraf alalım.
ile. Evet, baş pehlivanların eşleşmelerini anons ediyorum. Ömer Faruk, Bizi Kara Ömer Faruk Kalender'le, Fatih Yaşarlı, Doğan Uzun'la, Ömer Yavuz, Enes Güler'le, Serhat Elvan, Feyzullah Aktürk'le ben. Final beklediğim ikili çeyrek finalde eşleştiler. Hadi bakalım, Feyzullah Aktürk ve Serhat Elvan kapışmasını izleyeceksiniz. Evet, Doğan Uzun hemen biraz acele edin pehlivan kardeşlerim. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreşseverler, baş pehlivanlık 3. tur, çeyrek final 8 pehlivan. Reşadiye Kılıç ve Töreler sahibi iş adamımız Adem Kılıç adına güreş yapıyor. Milli güreşçimiz Ömer Faruk Kalender, Çorum yukarı gelir. Evet, şimdi söz yazgırlarımızda baş pehlivanları Salavat'tan özelinde. Ömer Faruk Bizi Kara, Yiğidova şehri Sivas. Tokatlı Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Recep Buzdemir Bey pehlivanı. Bugüne meydanımızda Tokat Yağlı Pehlivan güreşleri güreş ağımız Akçanlar İnşaat sahibi Sayın Ahmet Akçan adına güreş yapıyor. Enes Güler Tokat Orman Bey'i. Kahramanmaraş Güreş İktisat Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugüne meydanımızda Alazlı Köyü'nden Ali Topal, Serhat Otomotiv sahibi Sayın Ali Topal adına güreş yapıyor. Ömer Yavuz, Hatay Dörtçu. Milli güreşçinin ay yıldızı bayrağımızı defalarca gönderi çekildi. İstiklal Marşımızı adeta bütün dünyaya hizmetletmiş olan bir baş pehlivanımız. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugüne meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Hopur adına güreş yapıyor. Fatih Yaşarlı, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Kocaeli'nin tarım sahibi Ali Gölcüoğlu adına güreş yapıyor. Doğan Uzun, Mersin Tarsus. Antalya Malazgirt Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Gefi Karabey pehlivanı. Bugüne meydanımızda Antalya Taşla faaliyet gösteren iş adamımız Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan, Tokat. Evet kıymetli misafirlerimiz. Ay yıldızı bayrağımızı defalarca gönderi çekildi. Avrupa'da, dünya liderlerinde kürsünün her daim zirvesinde yalandı. Gerek millerle milli gururumuz oldu, gerekse geleneksel güreşlerimizin Karakucak, Yağlı Davut'ta yapmış olduğu güreşlerle tüm misafirlerimizin, tüm seyircimizin değerlisini kazanmış, gönlüne taht kurmuş olan bir baş pehlivanımız. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız Sayın Harun Aslan Bey pehlivanı. Bugüne meydanımızda Alazlı Köyü'nden avukat Siler Çiftçi adına güreş yapıyor. Meydanlarımızın altın adamı Feyzullah Aktürk, Manisa Akhisar. Biz Türkler güreş tuttuk, uyku uyurken batı, gün doğmadan kişnedi ordularımızın atı. Sorsam söyleyecek, gök denilen şu çatı, Türk'ün gücü yenilmez, pehlivanlarız biz. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına, baş pehlivanlara, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam etsin. Evet, baş pehlivanların çeyrek final özelinde Allah Allah nidaları yükseldi. Bu turun en sert kapışması Feyzullah Aktürk ve Serhat Elvan arasında olacak. Değerli güreş severler. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15 ortak canlı yayın ağıyla değerli güreş severler bu güreşlerin tadına varacaksınız inşallah.
Feyzullah Türk. Serhat Elvan mücadelesi başladı. Benim sol tarafımdaki kameramanın tam önünde değerli yönetmenim. Harika. Sol kameramın daha yakın ama tamam, fark etmez. Artık çeyrek finaller güreşiyor. Daha sonra yarı final ve finallerle artık Türkiye Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası nihayet ermiş olacak. Daha yakın çekip alabiliriz sağ alt kadrajı da. Sağ üst, sol üst, sol alt gayet iyi. Sağ alt kadraj biraz daha yakından alınabilir. Henüz puan alan bir güreşçi yok yarı final özelinde. Evet değerli güreş severler, değerli Doğan Şanlılar. Güreşlerimizin olmazsa olmazı. Her güreşte olması gereken ağırlık yarışımız var. Kendine güvenen, ben de ağırlık yarışında varım diye. Serhat Elvan kapışıyor. Kıymetli büyüklerimiz, sahabelerimiz burada. Şimdi yıllardır biz burada güreş ağırlığı yaptık. 4 yıldır bu pandemiyle beraber 4 yıldır bu güreşleri yapamıyoruz. Nice ağalarımız burada kıran kırana yarıştılar. Bunlardan bir tanesi de Hacı İsmet Sungur ağamdır. Allah mekanını cennet eylesin. Şimdi bir tane ağa adayımız var. Ben geldim buradayım diyor. Evet Doğan Şanlı. Serhat Elvan 1 puan aldı. Valla kusura bakmayın. Yani şimdi bir kişiyle Sağ üst dağılır kadrajda. yapma. Bir kişiyle dağılır yapma. Bastırdı. İç maçayı da aldı. Erken bir galibiyet arıyor. Evet. Sağ üst kadrajda tam ekran yapalım değerli öğretmenim. Serhat Elvan Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu. Tekrarını alabilecek miyiz acaba? Ekranlardaki Serhat Elvan adını yarı finale yazdıran ilk baş pehlivan oldu. Sivas Doğan Şaher Meydanı'nda. Kıymetli A adaylarımızı liste kabarık. A adaylar bir an önce korktum biliyor musun biraz önce. Bir kişiyle vurur mu diye. Tam ekran alırız bir dahakine değerli yönetmenim yenişleri. Tamam. Tamam yenişleri gördük. Şimdi ikili ekran alabiliriz. Buyursun efendim. Evet mevcut ağımız. Evet. Mevcut ağımız. Ağam siz olmadan olmuyor. Ben şimdi sadece ağdayım. Şöyle buyurun. Mevcut ağamız Hüseyin Yılmaz ağam. Yerlerine al. İkili ekran alalım değerli öğretmenim. Buyursunlar efendim. Selahattin Sungur Bey. Sağ altla sol üst aynı kadrajda Sungur çünkü. Beyefendi. Buyursunlar. Evet çayırda çünkü 3 mücadele var. İkili ekran alabiliriz. İbrahim Çelik Beyefendi. Buyursunlar efendim. İbrahim Bey. İbrahim Bey buradalar mı? İbrahim. Dünyamin Hocam, bana bir dakika müsaade edersen hemen. Evet 50-55, 60-65 hemen yarı final sıraya geçelim. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler. 50-55 kilogram yarı final. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek Bey pehlivanım. Engin Çetin, Samsun. Halil Gökdeniz, Kahramanmaraş. Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Sayın Bahadır Amaç Bey pehlivanı. Emirhan Demir, Hatay Gökyol. Adnan Gölha, Adana Karahisar. 60 kilogram yarı final.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün meydanımızda 2012-2024 Çapkınar Köyü ağası Çapkınar Köyü adına güreş yapıyor. Ömer Söylemez ve Çapkınar Köyü adına güreş yapıyor. Mehmet Yüce Kahramanmaraş. Oğlum atletinde vardı ya. Sivas Belediye Başkanımız Doktor Adem Uzun Bey'in pehlivanı. Yusuf Uzun Sivas. Ankara İFAK Spor Kulübü'nün pehlivanı. Şaban Kızıltaş Kahramanmaraş. Hatay 4 Yol Belediye Başkanı Sayın Bahadır Amaç Bey'in pehlivanı. Fevzi Şakır Hatay 4 Yol. 65 kilogram yarı final. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Nebi Uzun Ersin Taf. Düzeltiyorum. Furkan Üçolu Kahramanmaraş. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Cabbar Duyum Tokat Diksa. Tokat Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nün pehlivanı. Sağlık Yeni Yüzyıl Sendikası Genel Başkanı Ömer Salim Karadeniz'e çıkıyor. Ekranın sağında. Yasin Dağ Tokat. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Yarı finale gider. Yiğit, koç yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah ferman versin. Bünyamin Hocam sendeyiz. A adaylarımızı okumaya devam ediyoruz. İbrahim Çiçek Beyefendi, buyursunlar efendim. Çiçek, İbrahim Çiçek. İbrahim Çelik geldi, İbrahim Çiçek. Bu arada değerli güreş severler, geçen hafta Cumhuriyet tarihinin en büyük ödülü, parası olan geliyor diyor. 5 bin lira veriyor, gelmiyor, oturmuyor diyor. Organizasyonlarındaki baş mimarlarından biri Erhan Cihancıoğlu, Ankara Belediyesi Kaya Yıldız spor müdürümüz Sivas'ta olduğunu, yoğun işlerinden dolayı bugün için katılamadığı ama tüm pehlivan kardeşlerine başarı dileklerinde bulunduğunu ifade ediyor. Erhan Cihangiroğlu Fatih Yılmaz buyursunlar efendim. Güreşlerinde bir milat olarak büyük bir organizasyonu Ömer Söylemez atmışlardı. buyursunlar efendim. Ömer Söylemez. Türkiye Belediye Başkanı Sayın Doktor Çapkınar ağamız, evet Ömer Söylemez ağam buyursunlar. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Mustafa Sarıkaya buyursunlar efendim. Mustafa Sarıkaya. Evet, büyükler 85-90 kilogram pehlivanları. Çok acele er meydanında Mustafa Kartal Hocam'ın yanına. Büyükler 85-90 kilolar. Evet, Mustafa Sürsağ buyursunlar efendim. Çayır'da şu anda şekil önünde iki çift baş pehlivan var. Ekranın solunda Fatih Yaşarlı, Doğan Uzun. Ekranın solunda, ekranın sağında Ömer Yavuz ve Enes Güler kapışması. Doğan Şar Dernekler Federasyonu Başkanımız Güreşçi dostu, mağlup etmişti. Değerli güreş severler. Evet, Sayın Başkanım Mustafa Süs'ü arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Başkanım, buradan alkış. Buyurun. İkinci yarı finalisti Ömer Faruk Kalender değerli güreş severler. Serhat Elvan'dan sonra ekranın sağında dolandı, bastırdı. Bakıyoruz. Evet. Enes Güler ve Ömer Yavuz mücadelesi. Ekranın solunda da Fatih Yaşarlı, Doğan Uzun arasında henüz puan yok. Bir koltuk altı denedi. Fatih Yaşarlı yüklendi. Bel kündesinde, kündeye doğru yöneliyor. Paçaları bırakmadı. Doğan Uzun her an puan çıkabilir mi? Yan baştan denedi. Arkaya doğru dolanmak istiyor. Fatih Yaşarlı yine paçalardan yükleniyor. Yine taklandı. Kas kanadında müthiş bir mücadele var. Yine paçalara uzandı. Puan çıkacak mı? Yüklendi, bastırdı, blok etti. Doğan Uzun Fatih Yaşarlı'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdıran 3. isim oldu Doğan Uzun. Pençeleri bırakmadı, arka arkaya, ardı arkasına yapmış olduğu hamlelerin semeresini ve neticesini aldı. Elini öpüyor Fatih Yaşarlı'nın, ustasının ve adını yarı finale yazdırdı Doğan Uzun. İşte bakın, paçaları çiftledi, bırakmadı, inat etti, işte yüklendi, bastırdı. Puan aldığı nokta burası. Tebrik ediyoruz.
genç baş pehlivan Doğan Uzun'u. Evet, Hasan. Serhat Elvan'dan sonra Ömer Faruk Kalender'den sonra Doğan Uzun da adını yarı finale yazdırdı. Ömer Yavuz mu yoksa Enes Güler mi? Tam pehlivanların salavatlanma yaptığı noktada bakıyoruz. Kazanan Bir dakika. Evet. Kıymetli misafirlerimiz, büyükler 70, 75 ve 80 kilogram yarı final. Evet, 70 kilogram yanıma gelsin. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Faruk Kürtepe, bugün meydanımızda pehlivan esrarı. ve Enes Güler de işte şu anda ekranlarda adını yarı finale yazdıran 4. isim oldu. Yarı finalistleri anons ediyorum. Ömer Faruk Kalender, Doğan Uzun, Enes Güler ve Serhat Elvan baş pehlivanlıkta yarı finali güreşecek değerli güreş severler. Mersin Erdemli. Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey pehlivanı. Mustafa Zopalı Mersin Erdemli. Evet kıymetli misafirlerimiz, işte burası Er Meydanı. Baba oğula kardeş kardeşe düşebilir. Hamza ve Mustafa Zopalı kardeşlerle çıkmış oldukları Kur'an neticesinde bugün yarı finalde birbirlerine rakip oldular. O yiğitlerimize bir alkış yapalım. 75 kilogram yarı final. Ankara İlban Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün Er Meydanımızda Türkiye Geleneksel Şu anda da alt sikletlerde yarı finaller salavatlanıyor değerli yönetmenim. Salavatlamayı da ekranı ikiye bölerek alabiliriz. İş adamı Sayın Ömer Tatar adına güreş yapıyor. Ömer Laki Şahin Tokat Albus. Ankara 2 elektrik sahibi Mustafa Kartal adına güreş yapıyor. Can Osman Sarı Amasya. Ankara Türkiye Köprü İşletmeleri Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün Er Meydanımızda iş adamımız Metin Gülgün adına güreş yapıyor. Ferhat Kılıç Ankara. 80 kilogram yarı final. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün Er Meydanımızda 2019-2024 Çapkınar Köyü ağası Ömer Söylemez ve Çapkınar Köyü adına güreş yapıyor. Milli güreşimiz Mevlüt Özdemir Kahramanmaraş. Afşin. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Bıçakçı Mehmet Özlay adına güreş yapıyor. Özgür Bakar Yiğidoğan şehri Sivas Zerat. Ankara Telaş Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün Er Meydanımızda Sivas Belediye Başkanımız Sayın Doktor Adem Uzun adına güreş yapıyor. Halit Ozmuş Yiğidoğan şehri Sivas. İstanbul Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey pehlivanı. Ahmet Öksüz İstanbul. 85 kilogram yarı final. İstanbul Bahçelievler Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Bugün Er Meydanımızda 2019-2024 Çapkınar Köyü ağası Ömer Söylemez ve Çapkınar Köyü Hamza güreş yapıyor. Coşkun Kireç Sivas Yıldızeli. Adana Güreş Eğitim Merkezi'nin pehlivanı. Mustafa Kurt bugün Er Meydanımızda Adana Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Kampiler adına güreş yapıyor. Adana. Ankara Türkiye Köprü İşletmeleri Spor Kulübü'nün pehlivanı. Milli güreşçimiz. Bugün Er Meydanımızda Doktor iş adamımız Mehmet Doğan adına güreş yapıyor. Ömer Faruk Çayır Kahramanmaraş. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey pehlivanı. Bugün Er Meydanımızda Çapkılar'da Fikret Ayaz hocam adına güreş yapıyor. Adana Kulur Savaşlar Diyarı Erzurum. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yarı finale giden yiğit, koç yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah emanet versin. Evet, 4 siklette de yarı finaller salavatlandı. Hatta 5 siklette birazdan da baş pehlivanlarımız yarı final kuralları için davet edilecekler.
Hasan Bey. Değer meydanı Doğan Şara. Ve Ömer Kurdik beyefendi. Buyursunlar efendim. Ömer Kurdik. Hasan Altın da. Hasan Bey. Değerli Kaymakamım, değerli Belediye Başkanım, çok kıymetli Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz, kıymetli protokol, sizlerin huzurunda 15-16 tane A adaylarımız şu anda Doğaçan Er Meydanı'nda 7. tur için hazırlar. Şu A adaylarımızı bir Coşkuyla alkışlayalım efendim. Bir moral alkışı verelim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Efendim, paraya sormuşlar nereye gidiyorsun diye. Şovun olduğu yere demiş. Parası olan geldi oturdu burada. Parası olmayanlar da böyle karşıda oturuyorlar. Evet, değil mi? Şimdi Allah nasip ederse 2019 yılı güreş ağımız, hali hazırda güreş ağımız. Şu anda ağasınız. Oldu. 4 yıl olmadığı için hali hazırda bu güreşlerin ağasısınız. Bizim seçeceğimiz ağ bir sonraki senenin, yani 2025 yılının ağası olacak Allah nasip ederse. Hüseyin Yılmaz ağam, mikrofon sizde. Ağalık açılışına ne dersiniz efendim? Masraflar arttı, organizasyonları yapmak bayağı zorlaştı. O yüzden bir 400.000'den açalım, ağalarımızın gönlünden ne koparsa, ne kadar yükseltmek isterlerse. Valla işin açığı ben masraflar arttı diye söze başlayınca korktum. Yani ben çekiliyorum diyecek diye. Allah razı olsun. Sayın ağam 400.000 lirayla Hüseyin Yılmaz ağam da kıymetli ağamız merhum Hacı İsmet Sungur ağamızın evladı iş adamı Sayın Selahattin Sungur ağam. Siz ne dersiniz efendim? 450.000 lira efendim. Akışıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, yine eski ağalarımızdan Süleyman Kubur ağam. Siz ne dersiniz efendim? 500.000 lira. Valla 50-50 gidiyor. Yani 1 milyonu geçecek Allah'ın izniyle. Tabi Doğan Şarer Meydanı'nda da 1 milyonun altında kalırsa da ayıp olur. Onu söyleyeyim yani. Evet. İbrahim Çelik ağam. Siz ne dersiniz? 520 akışıyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun. Evet. Hacı Güney ağam. Siz ne dersiniz? 550 akışıyoruz efendim. 550. İbrahim Çiçek ağam. Siz ne dersiniz? Ben diyor emekli adamım diyor. Vallahi bir şey diyemiyorum. Emekli deyince bu akan sular duruluyor. Bir şey diyemeyeceğim. Efendim İbrahim Çiçek ağam diyor ki Allah razı olsun. Gönlü zengin, emekli. Evet, dörtlü ekranı alalım değerli yönetmenim çünkü çayırda yarı finaller var. Tüm sikletlerin harika, teşekkür ediyorum. 5.000 lira komitemize bağışta bulunuyorum diyor ve çekiliyorum diye alkışlıyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun. Sağ alt kadrajdaki Buraya gelmek, burada o sandalyeye oturmak da gerçekten güzeldi. Buyurun efendim, hep beraber kalkarsınız. Ağamızla, yeni ağamızla bir şeref turu atarsınız Allah nasip ederse. Evet, Fatih Yılmaz ağam. Siz ne dersiniz efendim? 570 alkışlıyoruz. 570.000 lira. Sağ olsun, var olsun. Evet, Çatpınar ağamız Ömer Söylemez. Siz ne dersiniz? 590.000 lira alkışlıyoruz. sol üst kadrajda da güreşen mücadele alabiliriz değerli yönetmenim. Doğan Şar Dernekler Federasyonu Sol üst kadraja. gerçekten yıllardır O kamera açımız biraz terse kaldı. Bu da benim hatam, sabah kontrol etmedim kamera kurulumlarını. Evet, o güreşi alabiliriz. Mustafa
Evet, evet. Evet, alkış yok mu efendim? Sağ olsun, var olsun. Tabii bizi kırmadı, geldi. Ağırlık yarışında bulundu. 50.000 lirada komitemize bağışta bulunuyor. Sağ üstte, sağ alt aynı mücadele mi? Yok, uzak kadrajdaki. Tamam, güzel. Var olsunlar efendim. Evet, Kaya Yıldız beyefendi. Siz de dersiniz efendim. 600.000 lira alkışlıyoruz. Bir yandan da ağalık ihalesi devam ediyor. Tekrar etmek isterim. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15. Ortak canlı yayınlarındayız. Bu arada bu organizasyon değerli güreş severler, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun faaliyet programı çerçevesinde yapılan Karakucak Büyükler Türkiye Şampiyonası ve ortak canlı yayın ağında bulunan tüm kanallar federasyonumuzun bu organizasyona dahil oldular, ortak yayına ve genel yayın yönetmenleri keza kanallarımızın yönetim kurulu başkanlarına ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü hiçbir şekilde federasyonumuzun bu faaliyet programı çerçevesindeki organizasyondan ücret talep etmediler. Biz federasyonumuzun her zaman ve her türlü yayınındayız mesajıyla ortak yayında bulunan kanallarımız gerçekten büyük bir fedakarlık örneği ortaya koydular. Ben bir kez daha anons etmek istiyorum. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15. Bu organizasyondan hiçbir ücret talep etmeden federasyonumuzun tüm faaliyet programındaki çerçevesindeki güreşlere omuz verme noktasında çok güçlü bir birliktelik sağladılar. Yönetim kurulu başkanlarına tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 750.000 lira efendim. Sağ olsun, var olsun. Evet, benim ortağım yanımda şu anda. Ortağım 50.000 lira bağış yaptı, çekildi. Ben de 750.000 liraya ağla adayım. O Sinoplu buraya bir gönül verdi. 50.000 bağış yaptı. Kendisi adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Ömer Kurduk beyefendi. Siz ne dersiniz efendim? 800.000 lira alkışlıyoruz. Valla babanızdan alırım para. Babanızdan alırım. Oturdunuz buraya. Kim babanız? He? Burada mı? Valla koltuğa oturmuşlar. Bir bedeli var bu koltuğun. Yani. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Diyor ki babamdan alacaksın diyor. Ben de komiteye 1000 lira bağışla bulunuyorum diyor. Genç kardeşlerimizi alkışlıyoruz efendim. Evet. Evet, Bünyamin Hocam. Bir es verelim hemen. Dinlensinler ağlarım. 90 kilo hemen ayağa kalkalım. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler, büyükler 90 kilogram yarı final. Sağlıkçılar, sağlık görevlilerimiz her meydana müdahale edelim. Tural Belediye Başkanımız Sayın Erdem Ural Bey pehlivanı. Akasya Ahşap sahibi Yücel İnce adına güreş yapıyor. Muhammed Ali Genç, Tokat Tural. İstanbul Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Dursun Bey pehlivanı. Kadir Yazıcı, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Ankara İlbank Spor Kulübü'nün pehlivanı. Milli güreşçimiz bugün her meydanımızda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Ofur adına güreş yapıyor. Fatih Erdin Çorum İskilip. Alazlı Köyü Çiftçi Şapka Selahattin Çiftçi adına güreş yapıyor. Sertaç Üngör, Yiğidolar şehri Sivas Porsuk. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. 90 kilogram yarı final pehlivanlarımıza dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Bünyamin Hocam sendeyiz. Evet, başaltı pehlivanlarımız güreşirken biz de ağalarımızla beraber, ağ adaylarımızla beraber ikinci tura geldik. 800.000 TL. 800.000 lira. 2019 yılı güreş ağası Sayın Hüseyin Yılmaz. Ne dersiniz efendim? 800.000 lira. Ömer Kurduk beyefendi. Diyor ki yeni ağamıza hayırlı olsun diyor. Şimdi
Buradan bir abimiz geldi, dedi ki Sivas'ın plakası 58. Yani 50 bin liralar dedi, dursun da dedi, 58 olsun dedi. Biz de Allah Allah diyoruz. Çünkü komitemize Ne kadar çok para gelirse o kadar iyi. Çünkü bu güreşlerin devam etmesi lazım. Bu güreşlerin devam etmesi lazım. Çünkü şunu söyleyelim. Allah şifalar versin. Olimpiyat şampiyonumuz Ahmet Ayık. Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu. Bu meydanlardan yetişti. Bu meydanlardan. Yani millerin temeli kara kucaktır. Kara kucağımızın gerçekten canlanması lazım. O da kıymetli, birbirinden kıymetli adaylarımızın ve kıymetli protokolümüzün sayesinde olacak inşallah. Sizler komitemize bağışlarda bulunursanız güreşimiz her daim devam edecektir. Nice 55 yıllar olacaktır diyoruz. Ben sizin adınıza 58 bin lira diyorum efendim. 8 bin liralık da herhalde hakkımız vardır. Evet, teşekkür ediyoruz 2019 yılı güreş ağamız Sayın Hüseyin Yılmaz Beyefendi'ye. Evet, merhum ağamız. Çayırda mücadeleler var. Ekranı ikiye bölerek alabiliriz. Değerli yönetmenim. İş adamı kendisi. Diyor ki ben de 30 bin lira bağışta bulunuyorum ve çekiliyorum diyor. Sağ olsun, var olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, kıymetli eski ağalarımızdan Süleyman Kubura. Siz ne dersiniz? Süleyman Kubura da diyor ki ben de komitemize 20 bin lira bağışta bulunuyorum ve çekiliyorum diyor. Alkışlıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, İbrahim Çelik abi. Evet arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun diyor. 10 bin lira bağışta bulunuyorum. İbrahim Çelik ağam 10 bin lira bağışta bulunuyor. Siz memursunuz, emekli değilsiniz değil mi? Emekli mi? Biraz memur emeklisi herhalde. Teşekkür ediyoruz. 10 bin lira bağışta bulundu komitemize. Allah razı olsun diyoruz. Evet, Hacı Güney ağam. Siz ne dersiniz? Evet, Hacı Güney ağam da diyor ki ben de arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyor. 10 bin lira komitemize bağışta bulunuyorum ve çekiliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Evet. Sol kadrajdaki kameranın ön açısı kapalı. Bizim solumuzdaki kameradan da alabilirler ya da önümdeki kamera alabilir. Evet. Ekranları başındaki güreş severlerimize net görüntüler ulaştırmak durumundayız. Evet. Ben İşlerin Köyü'ndenim. 2021 yılında merhum babamız adına Sayın Yılmaz Sosyal Yardım ve Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı adı altında bir vakıf faaliyetine başladık. Vakıf kurduk. Geçtiğimiz yılda Batuhan Bey Kaymakamımız vasıtasıyla Evet, benim önümdeki kamera Fatih Erdi mücadelesini aldı sanırım. Evet. Şimdi sol kadraja alalım Fatih Erdi mücadelesini. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar Fatih Yılmaz Beyefendi'ye. Evet, Ömer Söylemez ağam. Çatalpınar Güreş ağa. Çatpınar, özür diliyorum. Çatpınar Güreş ağamız, genç güreş ağamız Ömer Söylemez. Siz ne dersiniz efendim? Hay maşallah. Hayırlı uğurlu olsun ve komitemize 1000 dolar bağışta bulunuyorum diyor. Alkışlıyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. 1000 dolar 34 bin lira mı? Evet, Allah razı olsun. Evet, aynı mücadele. Hem sağ kamerada hem sol kamerada. Tekli ekrana geçelim değerli ödülümü, sonra çiftleyebiliriz. Evet, Fatih Erdi mücadelesinde Yıldız. Evet, siz ne dersiniz? rakibi bir puan daha aldı. Ben de hayırlı olsun diyor. 20 bin lira komitemize bağışta bulunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun efendim. Evet, Mustafa Sarıkaya ağam, siz ne dersiniz? Mustafa Sarıkaya ağam da diyor ki hayırlı Evet, olsun bu şekilde. diyor. Tamam. Ve komitemize 20 bin lira bağışta İki bulunuyor. mücadele var çayırda. Sağ olsunlar, var olsunlar. İkinci tur biraz kolay geçti herhalde, değil mi? Vallahi 800 olmaz diye düşünüyorum. Şimdi 2 hafta önce Zara'daydık, 858 bin liraya sattık ağalığı.
858 bin liraya. Evet, Fahri Öznay. Evet, Fahri Öznay beyefendi de diyor ki ben de komitemize 20 bin lira bağışta bulunuyorum ve çekiliyorum diyor. Sağ olsun, var olsun, alkışlıyoruz efendim. Evet, Emrah Yumuşak beyefendi. Ne dersiniz efendim? Ben de hayırlı olsun diyorum diyor. 20 bin lira bağışta bulunuyorum. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Fatih Göbel. Evet, Sayın ağam, ne dersiniz? Evet, Fatih Göbel ağam da diyor ki ben de komitemize 20 bin lira bağışta bulunuyorum ve çekiliyorum diyor. Sağ olsun, var olsun. Evet, döndük dolaştık Ekrem ağam. En sondan bir önce siz söylemiştiniz. 750, 800 oldu, 850'de kaldık. Diğer A adaylarımız sağ olsunlar komitemize belli miktarda bağışta bulundular ve çekildiler. Şu anda 2 A adayımız Ekrem Demir ve Ömer Kurdik ağam kaldı. Bir alkışlayalım efendim. Evet, Ekrem Demir ağam. Siz de dersiniz efendim. 875. 875! Sağ olsun, var olsun. Evet, Ömer Kurdik ağam. Siz ne dersiniz efendim? Evet, diyor ki komitemize 40 bin lira bağışta bulunmak istiyorum ve çekiliyorum diyor. Evet, alkışlıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi Ekrem Demir ağam. Şimdi şu anda bütün A adaylarımız çekildi. Şimdi 800 bin liradan 875 bin liraya çıktı. Hani biz 858'e de kabuldük değil mi? Evet. Yani bunun bir açıklaması olacak inşallah. Yani düz yapmak için miydi? Zara'yı geçtik başta. Bu güzelliği var. Bu memlekete biz her zaman gönül veriyoruz. Her zaman destek veriyoruz. Her zaman da Doğanşar'ın yanındayız. Maddi manevi buradayız. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Saygı ve selamla, hürmetle selamlıyorum. Bu buçuklu işi ben sevmiyorum. Yani biz cazgırların da böyle elinde mikrofon olunca her şeyi söylüyoruz. 875. Yani 859 olsaydı 860 olurdu. Evet. Baskı kurmuyoruz. 875 bin lirayla. Ekrem Demir'e satıyorum. 1. Başka varsa girebilir tekrar şu anda. Yani 900 falan. Satıyorum. 2. Satıyorum 3'ü söylemeden şu bağışçıları söylemem gerekiyor. Fırat Ateş 5 bin lira bağışta bulunmuş, sağ olsunlar. Şerif Yürük 5 bin lira bağışta bulunmuş. Yusuf Köten 5 bin lira bağışta bulunmuş. Ümit Serin 10 bin lira bağışta bulunmuş. Bir alkışlayalım efendim kendilerini. Sağ olsunlar, var olsunlar. Satıyorum. Başkanım. Bünyamin Hocam baş pehlivanlar bekliyor. Hasanoğlu Ahmet Ateş 5000 TL sağ olsun, var olsun efendim. Handemir Otomotiv'den 20 bin lira sağ olsun, var olsun diyoruz. Satıyorum. 3. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Evet, baş pehlivanlarımız yarı final kurallarını çekmek üzere. Her meydanında yerlerinizi alın baş pehlivanlar. Hocam hemen masaya alalım. Hocam kurallarımızı alalım. Hakan hocam. Evet, baş pehlivandan yarı final kura çekimlerine başlıyoruz. 2024-2025 yılı Doğanşar Ahmet Ayıp Karakucak güreşleri ağası Ekrem Demir olmuştur.
Evet, şu anda baş pehlivanlar kura çekimine başladılar. Faruk Kızılkaya kurasını çekiyor. 4 numara Ömer Faruk. Enes Güler geliyor kurasını çekmek üzere. 3 numarayı çekerse Ömer Faruk'un rakibi. Evet, Ömer Faruk'un rakibi Serhat Elvan'la diğer tarafta rakibi Doğan Uzun, Serhat Elvan, Ömer Faruk Dizikara, rakibi Enes Güler. Değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler, alt sikletlerde de yarı finaller devam ediyor. Şu anda da canlı yayın konuğum olarak çok değerli bir güreş spor adamı, Ramazan Üngür hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Recep abi, teşekkür ederim öncelikle. Güreşin her yerinde ve her alanında olduğun için. Eyvallah. Şu anda bir mücadele var çayırda, hemen bu isimleri alabiliriz. 90 kiloda yarı final mücadelesinde İstanbul Sultan Gazi Belediye Spor Kulübü'nden Kadir Yazıcı, karşısında Tokat Turhal'dan Mehmet Ali Genç'le birlikte bir mücadele Güreşi var. ekrana verelim değerli yönetmenim. Güreş ekranda kalsın, ikiye bölerek verelim. Diğer görüntülerimizi ikiye bölerek verelim. Hatta baş pehlivanlar yarı final salavatlaması var. İkiye bölelim ve salavatlamayla baş başa bırakalım güreş severlerimizi. Baş pehlivanların yarı final salavatlaması var. Kıymetli ağamız sizlerle güreş severleri selamlıyorlar. Ağamızı ve ağ adaylarımızı coşkuyla alkışlıyoruz efendim. Paralar ağalarımızdan, alkış sizlerden değerli güreş severler. Doğan Şahar şampiyonumuz Ahmet Ayı Karakucak güreşleri ağası Ekrem Demir olmuştur. Evet, baş pehlivanların salavatlaması da başlayacak değerli yönetmenim. Bizim sağ içi kameralarımızı, hayır öyle değil, evet. Şu anda baş pehlivanlar Cazgır hemen yanında. Yakın bir kadrajı alalım farklı bir kamera açısından. Ama 90 kilogramlı siklet değil mi Ramazan Üngör hocam? Evet, 90 kilogramda yarı şu final. anda yarı final mücadelesi var. Diğer finalist Fatih Erdin mi oldu? Fatih Erdin oldu. Sertaç'ın Evet, görevlisine finalde. Ekranın, evet şu anda ekranlarda da baş pehlivanlık yarı final müsabakası için bir sözü Cazgır Mehmet Tokur'a veriyoruz. Kıymetli ağamız Ekrem Demir sizlerle güreş severleri selamlıyorlar. 2024-2025 yılı Doğan Şahar Ahmet Ayı Karakucak güreşleri ağası 875 bin lirayla Ekrem Demir olmuştur. Kıymetli ağamızı coşkuyla alkışlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet davullar. Hocam davulları durduralım. Davullar. Evet. Hocam davulları bir durduralım. Bakın baş pehlivanları bekliyor. Hava soğudu. Davullar efendim. Davullar. Az. Tamam efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler. Baş pehlivanlık yarı final. Antalya Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Doktor Niyazi Nefi Karabey pehlivanı. Bugün her meydanımızda Antalya Kaş'ta faaliyet gösteren iş adamı Sayın Mehmet Akif Kocakaya adına güreş yapıyor. Serhat Elvan Tokat. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Kocakerim tarım sahibi Ali Döncüoğlu adına güreş yapıyor. Doğan Uzun
Mersin Tarsus. Tokat Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Recep Bozdemir Bey pehlivanı. Akçanlar İnşaat sahibi pehlivanların her daim haminin üstüne Sayın Ahmet Akçan adına güreş yapıyor. Enes Güler Tokat Ormanbeyli. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü'nün pehlivanı. Ömer Faruk Dizikara Yiğidola şehri Sivas. Pehlivan! Pehlivan! Türk'ün kuvvetini, Türk'ün gücünü onurla, gururla taşıyan şandır pehlivan. Belinde altın kemerini, başında tacını dünyaya, cihana tanıtan candır pehlivan. Pirimiz Hazreti Hamza'nın aşkını hak için yapar meydanda güreşini, kolunda kuvveti, imanından kurar köşkünü, Yaradan'a doğru, Hakk'a doğru yöndür pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza yarı finalde alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet, Serhat Elvan, Doğan Uzun, Enes Güler, Ömer Faruk Dizika. Evet, Dizikara yarı finalde kapışacaklar. Bakalım finale kimler kalacak? Evet, bugünkü güreşleri nasıl bulduğu noktasında bir öngörüm var mı? Gerçekten burada Anadolu'nun Kırkpınarı oluyor. Karakucak güreşlerinde. Türkiye şampiyonasına yakışır mücadeleler oluyor. 90 kiloda yarı finalde şu anda 40 dakikayı geçen bir güreş oldu. Baş pehlivanlıkta gene keza aynı şekilde güzel güreş. Bu arada tam sol kameramız orada, evet. Puanı alan. Evet, Mehmet Ali Genç. Tokat. Tebrik Hangi ediyoruz. kulüpte? Tokat Turhal Spor'da. Evet. Finalist oldu. Evet. Fatih Erdin'le final yapacaktı. Kıymetli koç yiğitler, biraz acele edelim, bakınız hava güneş batmak üzere. Üşütüp hasta olmayalım. Buyurun. Davullar. Evet, kıymetli ağam, Ekrem Demir ağam. Şu anda güreş ağası seçildiniz ve ağa koçumuz da burada. Şimdi o sizin hakkınız. Ağalık koçunu ne yapıyorsunuz? Onu bir sormak istiyorum. Evet, kıymetli ağam diyor ki ben ağalık koçunu derneğe bağışlıyorum diyor. Alalım coşkuyu akşam efendim. Sağ olsun, var olsun. Evet, kıymetli ağamız ağalık koçunu derneğimizde... Evet, üstü ıslak olduğu gerekçesiyle. Evet. Şimdi ağalık koçunu... Serhat Elvan'ı da ekranlara getirelim değerli yönetmenim. Benim soldaki kameram alabilir. Tamam, sağdaki kamera doğru yerde. Sağ olsun ağamız ağalık koçunu... Ömer Faruk Dizikara ve Enes bağışladı. Güzel arasında. Ağalık koçumuzu almak isteyen açık artırmayla Enes Güler ve rakibi Ömer Faruk Dizikara şu anda ekranlarda. İkiye bölelim. Serhat Elvan'ın güreşini de ekranlara alalım. 20.000. Evet, 20.000 geldi. 20.000. Evet, arka kadrajda görünüyor şu anda. Yusuf Köten. Evet, Yusuf Köten'den 20.000 TL. Var mı efendim? Vallahi temiz. Evet, ikiye böl. Evet, harika. Harika. Mustafa Sarıkaya 100.000 lira alkışlıyoruz efendim. Mustafa Sarıkaya'dan 100.000 lira. Evet, baş pehlivanlıkta yarı final anı değerli güreş severler. Ekranın solunda Serhat Elvan, Doğan Uzun. Ekranın sağında da Ömer Faruk Dizikara ve Enes Güler mücadelesi. Kıymetli protokolüm, kıymetli güreş severler, oradan da isteyen varsa ağlı koçumuzu açık arttırmayla alabilirler. Var mı efendim? Diyaframı da düzelttik. Ekranın solundaki kameramızın. Evet, teşekkür ediyorum değerli yönetmenim.
Bir tırpan Serhat Elvan'dan iyi toparlandı. Yine bir itirazı söz konusu Doğan Uzun'un. Serhat Elvan mücadelesinde. Evet. Şu anda Mustafa Sarıkaya ağlı koçumuzu 100.000 lirayla aldı. Açık artırma. Ekranın sağında da Enes Güler ve Ömer Faruk Dizikara. Burası Sivas Doğan Çağrı Meydanı. Büyükler Türkiye Karakucak Şampiyonası. Müthiş bir yarı final. Bakalım kimler finalist olacak? Ömer Faruk Dizikara ekranın sağ kadrajında kasnaklara uzandı. Enes Güler kasnaklarda karşıladı rakibini. Ekranın sonunda Serhat Elvan Doğan Uzun mücadelesi. Kıran kırana bir yarı final mücadelesi. Koltuk altından budamak istedi. Bir kez daha koltuk altından Doğan Uzun. Sol eli kasnakta. Biraz daha yakın çekim alabiliriz değerli yönetmenim. Evet. Güreş severlerimiz şöyle güreşin içine doğru yaklaşsınlar. Bu arada sağ dirseğini taktı. Her an puan alabilir. Ve Ömer Faruk Dizikara ilk puanını aldı değerli güreş severler. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15 ortak canlı yayın ağındayız. Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'ndayız. Sivas Doğan Şarayır Meydanı'ndayız. 1-0 önde Ömer Faruk Dizikara. Ekranın sağ kadrajında. Enes Güler tekrar mücadele ayakta başladı. Ekranın solunda Serhat Elvan Doğan Uzun mücadelesi. Yan kasnakta. Kasnakları çiftledi. Koltuk altından müdafaa yapıyor Doğan Uzun. Abimize hayırlı uğurlu olsun koç. Çeyrek finalde Fatih Yaşarlı'yı mağlup etmişti Doğan Uzun. Genç baş pehlivan ümit vaat ediyor. Ustalarına adeta kök söktürüyor. Sivas Doğan Şarayır Meydanı'nda bakalım Serhat Elvan ona dur diyebilecek mi yoksa Doğan Uzun ben Karakucak'ta yeni yıldız adayım mı diyecek. Dış kasnaktan yanına doğru çekti. Toparlandı Doğan Uzun. Dış kasnakta Serhat Elvan sol kadrajdaki mücadeleyi anlatıyorum. Sağ kadrajda Ömer Faruk Dizikara 1-0 önde. Dış kasnaktan toparlanmak istiyor. Bir kez daha Ömer Faruk Dizikara sürdü rakibini. Dış kasnakta Serhat Elvan ayağını taktı, paçasını arıyor. Doğan Uzun ayağa kalktı. Müthiş bir mücadele var. Dış kasnakta bir kez daha Serhat Elvan. Sağ kadrajda da Ömer Faruk Dizikara kasnaklardan hamle üstüne hamle yapıyor ama 1-0 önde. Bunu da belirtelim. Sol kadrajdaki mücadelede her an puan çıkabilir. Henüz puan yok. Bir koltuk aldı Doğan Uzun'dan. Çok büyük bir baskı uyguluyor Serhat Elvan. Dış kasnakta. Kasnağını kurtarmak istiyor Doğan Uzun. Kasnakları öyle bir yakalamış ki kurtaramadı Serhat Elvan. Bu kez sağdan dış kasnakta. Paçaya doğru hamlesi söz konusu. Bakalım Doğan Uzun buradan kalkabilecek mi? Tecrübeli pehlivan Serhat Elvan. Aynı zamanda Kırkpınar Başaltı pehlivanı. Dış kasnaktan yükleniyor. Mücadele ayağa kalktı. Müthiş bir mücadele var hakikaten. Büyük bir heyecan var. Paçaya doğru bir hamlesi Serhat Elvan'ın. Kurtardı paçasını. İkisi de kasnaklarda. Sol kadrajda müthiş bir mücadele var. Kıran kırana, nefes nefese ve soluk soluğa. Sol eli kasnakta Serhat Elvan'ın. Sağ eli kasnakta Doğan Uzun'un. Güreş bir kez daha yere indi. Bakalım kondisyon mu, güç mü? Bu kez tek daldı. Apış arasından kalkmak istiyor. Müdafada şu anda Serhat Elvan. Topuğu çekti. Her an puan alabilir. Bastırdı. Blok etti Serhat Elvan. 1-0 öne geçti. İkili ekranda kalabiliriz değerli yönetmenim. Evet. Ekranın sağında da Ömer Faruk Dizikara da 1-0 önde. Serhat Elvan da 1-0 önde. Bir kol sarması. Serhat Elvan kol sarmasından bakalım aktarabilecek mi? Havalandırdı. Bastırabilir her an Doğan Uzun.
Kaçırdı. Tek daldı. Dış kasnakta Serhat Elvan. Müthiş bir mücadele var. Kol sarmasından kurtulduğu yetmiyormuş gibi puan hamlesi vardı ama bir kez daha bastırdı. Bakıyoruz. Puan var mı? Evet. 2-0 yaptı Serhat Elvan. İşte kondisyon farkı, dayanıklılık farkı. Doğan Uzun daha güçlü, daha patlayıcı güce sahip ama devamlılık noktasında Serhat Elvan rakibi genç baş pehlivan Doğan Uzun'u bir kez daha kol sarmasından her an sırt aşağı iniş yapabilir. Bir kez daha havalandırdı Doğan Uzun. Tek daldı. Oradan puan çıkar mı? 2-0 önde Serhat Elvan. Yine kurtardı ayağını. İnanılır gibi değil Serhat Elvan'da. Müthiş bir müdafaa güreşi var ve 3-0'a getirdi. Yarı final mücadelesini bir kez daha kol sarması deniyor. Kafaya taktı. Yeniş yapacak Serhat Elvan. Genç başpehlivan Doğan Uzun'u. Bakalım sırt aşağı yenebilecek mi? Hayır, vazgeçti kol sarmasından. Ama ne mücadele. Çok yoruldu Doğan Uzun. Mücadele ayakta devam edecek. Hakikaten genç başpehlivan Doğan Uzun çift aldı. Paçalara hamlesi söz konusu ama kondisyon açığı. Bu bir gerçek. Yapmış olduğu bütün hamleleri savuşturdu Serhat Elvan. Ama ümit vaat ediyor. Yine tek daldı. Oradan bakalım havalandırabilecek mi? Toparlanmak istiyor Serhat Elvan. Yine dış kasnakta. Ayağını bırakmıyor Doğan Uzun. Her an bastırabilir ve 4-0'a getirdi Serhat Elvan. Tecrübesiyle genç başpehlivanı 4-0'a getirdi. Dış kasık yan paçada. Sırt aşağı yenmeye kafaya takmış Serhat Elvan. Yan paçada. Yan kası alabilecek mi? Yine tek daldı Doğan Uzun. Buradan bastırabilir mi? Topuğunu aldı. Bastırdı. 4-1'e getirdi mücadeleyi. Mücadele tekrar ayakta. Serhat Elvan hiç vazgeçmiyor hakikaten. Çok tecrübeli bir güreşçi olduğunu ispatladı. Bakıyoruz 5-1'e getirdi değerli güreş severler. Ekranın sağında da 1-0 önde Ömer Faruk Dizikara değerli güreş severler. Adeta güç gösterisi yapıyor Serhat Elvan. Genç başpehlivan Doğan Uzun karşısında 5-1'e getirdi mücadeleyi. Böyle biterse finalist Serhat Elvan olacak. Bugün çeyrek finalde de Feyzullah Aktürk'ü saf dışı bırakmıştı. Kasnağını kurtarmak için çok sert bir hamle Doğan Uzun'dan. Ekranın solunda 5-1 önde Serhat Elvan. Sırtı bize dönük olan başpehlivan. Ekranın sağında da yüzü bize dönük, daha doğrusu şu anda sırtı bize dönük olan Ömer Faruk Dizikara 1-0 önde. Son dakikaya girilmiş durumda. Evet, mücadele bitti. İlk finalist Ömer Faruk Dizikara değerli güreş severler. Enes Güler de 3. basamağında yer aldı bugün. Tebrik ediyoruz Enes Güler'i de. Evet, Serhat Elvan da rakibini 6-1'e getirdi. Mücadele de bitti. Finalin adı Ömer Faruk Dizikara ve Serhat Elvan değerli güreş severler.
alt sikletlerin mücadeleleriyle devam ediyoruz. Hepsi finaller değerli güreşseverler. Ekranda görmüş olduğunuz tüm mücadeleler finaller. Büyükler 85 kilo final pehlivanları. Yanıma gelsinler. Kilo final pehlivanları yanıma gelsin. 85 kilo. Evet, sikletlerinde ilk üç dereceyi alan pehlivanlarımız madalya töreni için lütfen kürsü yanında yerlerinizi alınız. Üçüncü olan pehlivanlarımız kürsü yanında yerlerinizi alınız. Hemen müsabakalar akabinde madalya törenimiz vardır. içerisinde bulunan sivil vatandaşlarımız, sivil pehlivan kardeşlerim, bakın en azından er meydanı içindesiniz, bari oturun. Arkadaki misafirlerimiz güreşleri izleyemiyor. Lütfen er meydanında boşaltalım.
madalya töreni için Engin Çetin, Emirhan Demir, Adnan Gölha, Halil Gökdeniz. Lütfen kürsü yanına. Evet, 55 kilogram madalya töreni için 55 kilogramda dereceye giren pehlivanlarımız. Çok acele kürsü yanına geliriz. Evet, 55 kilogram üçüncülerimiz. 55 kilogramda dereceye giren pehlivanlarımız. Çok acele kürsü yanına lütfen. Evet, 55 kilogram üçüncüleri madalya töreni için lütfen kürsü yanına. Halil Gökdeniz. Halil Gökdeniz çok acele kürsü yanına. Halil Gökdeniz. Evet pehlivan kardeşlerim, kürsüye güreş kıyafeti pırpıtla çıkmak zorundasınız. Davullar, davullar, davullar. Bakınız kıymetli pehlivan kardeşlerim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ödül ve madalya seremonisi talimatları hükümleri gereğince Kıran kıran mücadeleler var. Bakın 10 dakika mücadeleler ama nasıl uzuyor, güreş nasıl kitleniyor ve çıkmak zorundadırlar. puan alamıyorlar birbirlerine. Normalde Mazeret beyan etmek sizin. 10 dakikada biter diyor. İkilide kalalım değerli önünde. İkilide kalalım. Ceza Evet. edilecektir ona göre. En sonunda birinciliğe uzandı. O daldığında süreyi eritti. Bakın tokalaşıyorlar. Sarılıyorlar, helalleşiyorlar. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15. Ortak canlı yayın ağındayız. Finaller anı her an baş pehlivanlık final anonsu yapılabilir. Evet, şu anda zaten çayıra geldiler. Hemen madalya törenine gönderelim. Halil Gökdeniz, bu size yapılan son çağrı. Gelmediğiniz takdirde ve 90 kilo final pehlivanları. 85 kilo. Son çağrı 85 kilo. evet 55 kilogram madalya töreni 3. Adana'dan Adnan Gölhan. Yine 3. Halil Gökdeniz. 2. Hatay 4 yoldan Emirhan Demir. Ve 1. Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Engin Çetin. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Halil İbrahim Kurşun Beyefendi'ye davetini arz edelim. Mehmet Hocam. 90'a. Hocam. 90. 85 yapılmış. Selamat hocam selam. Değerli güreş severler, kıymetli konuklarımız. 90 kiloda rakiplerini yenerek finale gelen pehlivanları arz ediyorum. Tokat Turhal Belediye Başkanımız Sayın Erdem Ural Bey'in pehlivanı. Bugün de burada Akasya Ahşap sahibi Sayın Yücel İnce adına güreşiyor. Muhammed Ali Genç, Tokat Turhal.
Evet, bir ihtar verildi pehlivana. Mevlüt Özdemir'e bir ihtar verildi. Ankara İller Bankası Spor Kulübü'nün pehlivanı. Avrupa şampiyonumuz, dünya ikincisi, milli güreşçimiz. Bugün burada Avrupa şampiyonumuz Sayın Tevfik Odabaşı adına güreşiyor. Fatih Erdin Çoruh. Karşı kadrajdan alalım değerli yönetmenim. Güreşleri de ekranlara verelim. İnsan dediğinde 90 da olur. Çayırda güreşlerimiz var. Sakın büyüklenme, bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. İnsanoğlu, yüce Allah'ın yarattığı en şerefli varlıktır. Kimi olur Allah'a asi, kimi de olur Allah'a kul. Beni de soracak olursanız, Tokat, Turhallı cazgırınız, Bünyamin Kurtul. Sürçülisan ettiysek affola, en kötü gününüz böyle ola. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah, yiğit Türk aslanlarına, 90 kilo final pehlivanlarına, alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah devam versin. Güreşten kaymayalım. Evet, yerde bir güreş var. Evet, puanı aldı. Furkan Uçoluk, Yasin Dağ. 70 kilogram Ahmet Salim Yiğit, Mustafa Zopalı, Faruk Kırtepe, Hamza Zopalı. 75 kilogram Can Osman Sarı, Ömer Baki Şahin, Ferhat Kılıç, Ertuğrul Kahveci. 85 kilogram Gürkan Kurt, Aleman Bulut, Ömer Faruk Çayır, Coşkun Keleş. Çok acele madalya töreni için kürsü yanında yerlerinize alınır. Evet, 80 kilogram Mevlüt Özdemir, Halit Özmuş. Özmuş, çok acele kürsü yanına. Evet, 90 kilogramlık siklette finallerde başlıyor. Çayırda tam önümüzde bir güreş var. İkiye bölelim ekranı değerli yönetmenim. Evet, 65 kilogram. Sağlar. Nebi Uzun. Evet, pehlivanımız Nebi Uzun. Lütfen kürsüye. ...65 kilogramda... ...3. Cabbar Duyum... ...3. Nebi Uzun... ...2. Furkan Üçoluk... ...1. Yasin Dağ. Evet, pehlivanlarımızı hemen kürsüye alıyoruz. Nebi Uzun. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Sayın Uğur Yumuşak Beyefendi'ye davetimi arz ederim. Fatih Erdin ekranın sağında. Net bir galibiyet Fatih Erdin'den. Müthiş bir final izledik. 90 kilogramlık siklette milli güreşimiz Fatih Erdin rakibini hiç şans tanımadı ve birinciliğe ulaştı 90 kilogramlık siklette.
Şu anda da bir mücadele kaldı. Tam ekran yapabiliriz değerli yönetmenim. Devamını diyoruz. Dernek Başkanımız Sayın Uğur Yumuşak Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. 70 kilogramda 3. Ahmet Salim Yiğit, Mustafa Zopalı 2. Faruk Kırtepe 1. Hamza Zopalı. Hemen kürsüye, evet pehlivanlarımız buyurun hemen kürsüye alalım. Faruk Kırtepe. Bakınız kıymetli pehlivanlarımız madalya töreni için lütfen hazırlıklarımızı önce yapalım. Evet baş pehlivanlarımız, baş pehlivanlar final için her meydanında... Evet, baş pehlivanlarımız final için çayıra davet ediliyor değerli güreşseverler. Evet, 70 kilonun madalyalarını vermek üzere. Türkiye Geleneksel Güreşler... Tekli kamera, evet, protokol ekranlara getirecek. Tamam. Tamam. Buyursunlar efendim. Evet. Evet baş pehlivanlarımız. Evet baş pehlivanlar haydi koçlar. ...75 kilo, 3. Can Osman Sarı. Serhat Elvan, baş pehlivanımız buyurun. 3. Ömer Baki Şahin. 2. Ferhat Kılıç. 1. Ertuğrul Kahveci. Evet hazırlansınlar. Evet baş pehlivanlık final müsabakası için. Evet, baş pehlivanlık final müsabakası için Serhat Elvan yerini aldı. Şimdi Ömer Faruk Dizikara gelecek. Değerli güreşseverler, kıran kırana bir final mücadelesi bizleri bekliyor. Avrupa şampiyonumuz milli güreşçi Sayın Tevfik Odabaşı'yı arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Tekrar ediyorum, Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15 ortak canlı yayın ağındayız. Değerli güreşseverler. Saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli güreş severler. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Tam ekran alalım finali değerli yönetmenim. Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz Sayın Ahmet Ayık onuruna düzenlenen Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda baş pehlivanlık final. Diğer kamerayı da o zaman madalya seremonisini alalım değerli yönetmenim. Evet, protokolden alalım. Madalya seremonisini alalım. Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türk İş Başkanımızın koymuş olduğu ödül hangi baş pehlivanlarımızın başına konacak? Antalya Manavgat Belediye Başkanı Sayın Doktor Niyazi Nefi Karabey pehlivanı. Bugün er meydanımızda Tekrar ediyorum. Bugünkü Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun faaliyet programı çerçevesinde yer alan Büyükler Türkiye Karakucak Şampiyonası Sivas, Doğanşar, Ahmet Ayık Ulusal Hazinemiz, güreş sembolümüzün ismine atfen tertip edilen bu muazzam organizasyonu Ekin Türk TV, Koza TV, Kanal 58 Nokta TV ve Kanal 15 ortak canlı yayın ağıyla ekranlara getirdik. Değerli güreş severler, şu anda da finaller anındayız. Ekranın solunda da madalya seremonisi başlıyor. Bu yayını sizlere ulaştırmasında çok büyük bir pay sahibi olan, az önce saymış olduğum kanalların genel yayın yönetmenleri ve yönetim kurulu başkanları hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan
Türkiye Gençler Güreşler Federasyonumuzun faaliyet programı çerçevesindeki bu organizasyona katkı sağlama adına büyük bir sorumluluk aldılar. Ben bir kez daha şahsım adına, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuz adına yayın kurulu üyesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15 yönetim kurulu başkanlarına. Yani atasporumuz güreşe sözde değil, özde omuz veren kanallar olarak atasporumuz her zaman, her daim yanında olduğumuzu da burada ispatlamış olduk. Akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu ağır meydanlarında peygamber sünneti icra eden Müslüman Türk gençliğine. Ne mutlu Türk'üm diyene. İndim gül bahçesine toplamın gülleri, yaptım bir demet. Yiğit olan baş pehlivanın hakkını da tas tamam yiğidin kendisine teslim et. Beni de soracak olursanız tarihi Kırkpınar cazgırlarından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu cazgırı Karabük bölgesinden cazgır Topur Mehmet. Allah Allah! Madalya seremonisini daha yakından alabiliriz. Evet, tamam, artık finallere odaklanalım. Bütün kameralarımızı hem finale hem de madalya seremonisini ekranı ikiye bölerek alalım. Çünkü gün sonunda artık kazananlar, kaybedenler belli oldu. Ve son kez Allah Allah nidaları yükseldi değerli güreş severler. Sivas Doğan Şarer Meydanı'nda Ekin Türk TV, Koza TV, Kanal 58, Nokta TV, Kanal 15 ortak canlı yayın ağıyla aynı zamanda Er Meydanı sosyal medya portalı, güreşin hakkını verenler, sadece Güreş Pehlivan TV, yağlı güreş pehlivanları ve güreş hayatın kendisi sosyal medya portallarından da ortak canlı yayın ağıyla birlikte oluyoruz. Artık son final güreşi. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu As Başkanımız Sayın Mehmet Emin Bay Beyefendi'ye davetini arz ederim. Ve mücadele başlayacak. Haydi bakalım, Allah derman versin. Serhat Elvan mı? Ekranın sağında sırtı dönük bize olan Ömer Faruk Dizikara mı? Ekranın solunda. Bakalım Karakucak Türkiye şampiyonluğuna kim ulaşacak? Mehmet Yüce Şaban Kızıltaş çok acele. Alkışlıyoruz pehlivanlara, başarılarından daim olmasını diliyoruz. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu As Başkanımız Sayın Mehmet Emin Bay Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, 60 kilogram. 60 kilogram, buyurun. Evet. Kilogram üçüncü. Evli Şakır Yusuf Uzun. İkinci Mehmet. Vay ama o ne galibiyet? Ömer Faruk Dizikara bir anda, belki de şu anda Cumhuriyet tarihinin finaldeki en hızlı galibiyetine ulaştı. Ömer Faruk Dizikara Serhat Elvan'ı mağlup ederek. Bakın, bir kez daha izliyorsunuz. Bastırdı, yan kazık yan paçada, iç paçaya bir anda yöneldi. Biraz daha yavaş alabiliriz değerli yönetmenim. Evet, dış kasnakta iç paçaya yöneldi. Net bir galibiyetle sırt aşağı inerek 2024 yılı Türkiye Karakucak Türkiye şampiyonu oluyor Ömer Faruk Dizikara. Serhat Elvan'ı mağlup ederek. Şimdi madalya seremonisinde birlikte olacağız. Bakın, bir anda dış kasnak iç paçaya doğru yöneldi. Ben bu genç yıldız isim Ömer Faruk Dizikara'yı yağlı güreşte de görmek isterim.
genç bir isim. Adem Akbulut, ikinci Ömer Faruk Çayır, birinci Coşkun Keleş. Madalya seremonisini birazdan gidecek. Madalyalarını takdim etmek üzere. Üstünü giyecek. Tebrik ediyoruz. Madalya seremonisini ekranlara getirin değerli yönetmenim. Tunç beyefendilere davetini. Ekranı ikiye bölerek, evet. Ömer Faruk Dizikara 2024 yılı güreş sembolümüz, ulusal hazinemiz Ahmet Ayık ustamızın ismini atfen tertip edilen Sivas Doğan Şarer Meydanı'nda Karakucak Türkiye şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Hani ileride çocuklarınıza, torununuza anlatacağınız başarılar var ya. Türk Güreş Vakfı Adana temsilcimiz değerli hocam da teşekkür ediyoruz. Evet hocam Mustafa Dönmez hocama da teşekkür ediyoruz. Bize bir kalem armağan etti. Sağ olsun, var olsun. Mustafa hocama teşekkür ediyoruz. Notlarımızı almamız için kalem. Evet. Alt sikletlerde madalya seremonisi bitmek üzere. Pehlivanlara başarılarından daim olmasını diliyoruz. Birinci kim oldu? Hemen söylüyoruz. Madalya töreni, üçüncü kadeh Değerli yıldızı, şampiyonumuz geldi. Ömer Faruk Dizikara. Baş pehlivan oldu. Tamam. Muhammed Ali Genç ve birinci Fatih Erdin. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Doğanşehir Belediye Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Karadaş Beyefendi'ye davetini arz ederim. Evet, siz madalya seremonisini izlerken 90 kilogramlı siklette de Fatih Erdin zirvede tamamladı. Şu anda canlı yayın kabinime yine milli güreşimiz yaşamış olduğu sakatlıktan belki Avrupa Dünya Olimpiyatlarında da ismini duyacaktınız. Değerli şampiyon hoş geldin. Hoş Şöyle bulduk abi. kendini bir tanıtsana güreş severlere. Ben Nuri Temur Kahramanmaraş Avşinliyim. 79 kilogramda yarışıyorum. Yıllarca milli takımda güreştim. Şu anda antrenörlük görevini devam etmekteyim. Sakatlıkların geçti mi? Evet, geçti. Bu nazar ne ya? Yani bu kadar nazara geldin. Abi biraz da zamanı geldi. Çünkü yeğenlerim artık büyüdü. Evet. Mevlüt burada 80 kiloda aynı beni yenerek birinci oldu dayısını. İşte onların gururu bana yetiyor artık. Yetiyor, değil mi? Sahada Evet. onları izlemek. Ekranı ikiye bölelim değerli öğretmenim. Madalya seremonisi de ekranlara gelsin. Buradan da bu güreşleri düzenleyen geleneksel spor dalları başkanımız İbrahim Türkçe, başkan vekilimiz Şahin Opura, Şahin Başkanım da buradan tebrik edelim, hayırlı olsun diyelim. Yozgat İl Müdürü Madalya oldu. seremonisi ekranlara gelsin değerli öğretmenim çünkü baş pehlivanların evet. Önümüz geçen yıl beraberdik Bertiz'de. Bu yılda inşallah. İnşallah abi, seni her zaman bekliyoruz. Orada da iddialı mısın? Memleketinde buralar her zaman iddialıyım. Geçen yıl birinci olmuştun sanırım. Evet. Finalde kimi yenmiştin? Muhammed Ali Genç'i yendim. Evet. Çağrımızı yendik. Ayağınıza sağlık abi sizlerin de. Sizler güreşimize çok renk katıyorsunuz. Ya şimdi bunlardan çok memnunum. biz katkı sağlıyoruz ama sizler çok büyük zorluklardan bugünlere geldiniz ki o geçen yıl Şubat'ta yaşamış olduğun o deprem çok büyük hazin sonlarla bitti. Senin çok büyük değerlerini kaybettin sen ama yine yılmadın ve ayağa kalktın ve gençlere bu güreş ışığını, o vefat eden gençlerimizin yarım kalan hikayelerini tamamlıyorsun aslında. Böyle de bir misyonun var. Evet, şöyle biz her gittiğimiz güreşlerde hem öğrencilerim olsun hem kendim olayım. 9 tane şehidimiz var, deprem şehidimizi. Onların hepsini adını anıyoruz. Ruhlarına Fatiha istiyoruz herkesten. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü çok büyük bir felaket yaşadık. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Yani şöyle söyleyeyim, buradan da ailelerine başsağlığı diliyorum. Başsağlığı dilerim. Hem selam yollayalım. Çünkü onlar da bizim için çok değerli. Çünkü biz aynı caminin insanlarıyız. Akşam sabah beraber oturuyoruz. Buradan birine selam göndermek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Deprem şehidi Mehmet Esrar'ın abisi Hacı Muhammed Esrar Ustama selam söylüyorum. Çünkü onun da bende çok emeği vardı. Benim de Mehmet'te çok emeğim vardı. Buradan mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Hepsine bol bol selam söylerim. Çok teşekkür ederim abi. İnşallah Bertiz Boyalı'da onların isimlerini tekrar anons edeceğiz değil mi inşallah? Biz, sen her tur birinin adına güreştin orada. Evet. Şöyle biz onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunun için her türlü mücadele veriyoruz. Şu an Avşin'de de ben Kahramanmaraş Avşin'de Evvel Şaşık Spor Kulübü çalıştırıyorum. Bu yılda
2 tane madalyam var Türkiye Şampiyonası'nda. 4 tane sporcu verdim güreş eğitim merkezine. Harika. Ve onları abilerin adına güreştiriyoruz. Hatta Türkiye'de çok nadir olan bir gece güreşimiz var. Onu gece güreşi onların adına... Tarihi belli mi? Tarihi şu an belli değil. Belli Belediyemiz... olduğunda haberimiz olursa, bak bugün 6 tane kanal ortak canlı yayın yaptık. Evet abi. Türkiye Şampiyonası'nın özelinde Ekin Türk TV, World, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV ve Kanal 15 olarak o organizasyonda katkı sağlamak isteriz. İnşallah abi bekleriz çünkü güreş gün geçtikçe popülerleşmeye başladı. Bunu da özellikle... Bir de onun bir anısı olacak evet. yani bir hikayesi var. Yani biz insanlar daha farkında değil bazı şeyler ama yeni biraz farkına varıyorlar ama biz elimizden geleni yapıyoruz. O gece güreşini o 9 tane şehidimizin adına yaptıracağım ben. Çünkü ben atasporu olarak büyüyen bir topraktan geldim. Yani Avşin'den geldim. Çünkü orada pehlivan yatağı. Bu sene festivalimiz yok. Ama biz hem küçük çocuklara teşvik olarak hem halka tekrardan güreşi sevdirmek amaçlı böyle bir gece güreşi düzenleyeceğiz. Harika. İnşallah emek veriyoruz abi. İnşallah sonu hayır olur. İnşallah. İnşallah. Sen de gerçekten örnek bir abi olarak, örnek bir sporcu olarak yaşamış olduğunuz o ağır travmadan sonra yine güreş hayata tutunabilmenin sportif anlamdaki burada öncüsüsün. Seni yürekten tebrik ediyorum. Yaşına rağmen büyük olgunluk ortaya koydun. Ben size çok teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık. Bu arada bizi oradan misafir eden deprem şehidimizin babası vardı. Evet. Onu da bir selam yollayalım. Buradan Necati amcama çok selam söylerim. Çok büyük güreş aşığı. Evet. Yani buradayken de aradı. Hatta oğlu Yusuf Esrar'la burada güreşti. Öyle mi? Evet, 8 kişi kaldı. Ondan sonra müsabakayı kaybetti sanırım. Geleceği iyi bir pehlivan. Abisi için güreşiyor. Peki. En önemlisi bu. Peki. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkür Kapanışı ederim abi. beraber yapalım. Ayrılma. Evet değerli güreş severler. Şu anda da baş pehlivanların madalya seremonisi tamamlandı. Bizim artık bugün için yayınımızın sonuna geldik değerli güreş severler. Ekin Türk TV, Kanal 58, Koza TV, Nokta TV, Kanal 15, ortak canlı yayın Ayla, Sivas, Doğan Şarer Meydanı'nda 2024 yılı Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu faaliyet programı çerçevesinde yer alan Karakucak Büyükler Türkiye Şampiyonası nihayete erdi ve Ömer Faruk Dizikara finalde Serhat Elvan'ı mağlup ederek baş pehlivanlığa uzandı, adını da tarihe yazdırdı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına, tüm kanallar adına, bugünkü organizasyonun ortak yayında bulunan tüm kanallar adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Salı günü Muhsin Yazıcıoğlu, şehidimizin ismini atfen tertip edilecek olan Sivas Belediye Başkanımız Adem Uzun Himayenler tertip edilecek olan Sivas Karakucak güreşlerinde Salı günü birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık. Bizi izlemeye devam edin. Efendim herkese merhabalar. Şu anda bizler Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesindeyiz. Yepyeni bir proje, imarlı proje isteyenler için sizlere bu projeyi çıkarttık. Evet şu anda üzerinde bulunduğum ana asfalt, evet Malkara'dan gelen ana asfalt ve buraya Malkara OSB bölgesi, organize sanayi bölgesi 10 dakika uzaklıkta, Malkara merkezde 20 dakika uzaklıkta. Burası Malkara merkeze bağlı bir mahalle. Eskiden köymüş, şimdi Çimendere mahallesi. Ben böyle köy hayatını özledim ama tamamen de köy olmasın, mahalle statüsünde olsun, ev yapabileyim diyenler için bu projeyi oluşturduk. Burada 13 tane parselimiz var. Her bir parselimiz 392 metrekare. Her birisi 392 metrekare ve %25 imarlı. Tekrar ediyorum burası Tekirdağ Malkara Çimendere mahallesi. Drone görüntülerinde gördünüz. Hemen yanı başı ana asfalt yol. Sonrasında arazimizi şimdi göstereceğiz tam içeriğini. Geldiğiniz zaman zaten bizleri algılayacaksınız. Ve etrafında evler var. Gerçekten güzel bir köy havası, güzel bir hava var. Güzel bir oksijeni, güzel hava. Ağaçlar, etrafında evler. Yani bu demek oluyor ki bakın hemen arazimizin bir diğer ucunda 10 metre ilerisinde bir ev var orada. 2 katlı ev var. Sizler de bir köy hayatı yaşamak istiyorsanız, hafta sonları geleyim ben kafamı dinleyeyim diyorsanız imarlı bölgedir. Bunu söylüyorum. Ana asfalta cephe,
Malkara Çimendere mahallesinde 392 metrekare parsellerimiz 13 kişi için satışa hazır. Ekin Gayrimenkul olarak etrafında evler var, camisi var. Organize sanayi bölgesine evet dediğim gibi 10 dakika mesafede. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın ileride üst geçidi göreceksiniz. Hemen çok ileride karşıda zaten drone görüntülerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Buradan ana yolu görebiliyorsunuz, otoban bölgesini. OSB'ye yakın, Malkara'ya yakın ve imarlı bir bölge. Her bir parsel 392 metrekare. Evet, bu parsellerin fiyatı ne kadar diyeceksiniz? Güzel bir kampanya, özel bir kampanya. Bu parseller 529.000 değil, imarlı olmasına rağmen kısa süreliğine 479.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. 529.000 değil, kısa süreliğine 13 parselimiz var. 479.000 TL. Evet, arabalar geçiyor görüyorsunuz. Burası dediğim gibi ana asfalt. Şimdi telefon numaramızı veriyorum. Hafta sonları servisimiz var. Serviste bizzati bizler geleceğiz. Bizler sunumumuzu yapacağız. Geldiğimiz zaman buradaki beton direkleri, parsel arası direklerini göreceksiniz. Yine söylüyorum, elektrik su sorunu yok. Şebeke suyudur, elektriği mevcuttur. İstediğiniz zaman hemen %25 olarak 2,5 kat inşaatınızı başlayabilirsiniz değerli izleyenler. Ekran altında numaramız var, ben tekrar ediyorum. 0212 594 4 594 0212 594 4 594. Çağrı atmanız yeterli. Unutmayın, bizlerde proje çok. Evet, hangi projeye dahil olmak istiyorsanız, hangi yeri görmek istiyorsanız çağrı merkezinde bulunan müşteri temsilcimize ne yapacaksınız? Bölgenizi, hangi reklamı izlediyseniz onu görmek istediğinizi belirteceksiniz. Kaç kişi gelecekseniz onu belirteceksiniz.